2. Ses 1 2. Ses. Background'da şu an Skyrim müziği çalışıyor. Sadece test ettim bu arada. Bilginiz olsun. Çünkü YouTube yanında ekrana vereceğiz. Call of Duty'nin Reveal Trailer veya öyle bir bugün Code Next var, bilginiz olsun olsan. Normalde bugün tatilim. İkindi bir yayın yapıyorum bu aralar. Kusura bakmayın. Bugün Code Next var. Call of Duty'nin lansmanı. Önce hemen Skyrim parçasını kapatıyorum. Skyrim parçasını kapattık. Yayınımızda umarım ses, görüntü, her şey yolundadır. Umarım bugün drop olmaz. Yaklaşık kaç dakika sonra hemen bakacağım. Bir saniye, sayfayı ben açayım bu arada. Yayını YouTube yayını şeyden vereceğim. Laptop'tan vereceğim. Laptop biraz yavaş. Umarım Call of Duty'de tıklama olmaz. Ben ekran çözünürlüğü yine düşüreceğim bu arada. Ekran çözünürlüğü düşük olsun ki abi çok bu kamera netlenmiyor ya. Bilmiyorum, anlayamadım. Bu aralar kameraları bir ayar yapmam lazım. Hemen background'a da biz Code Next'imizi verelim. Ne kadar kalmış ona bakacağız şimdi. 22 dakika kalmış. Hemen görüntüye veriyorum şöyle. Tamam, buraya bekliyoruz dostlar. 22 dakika var. Call of Duty 3 Modern Warfare 3'ün Next lansmanı, artık tam ismini bilmiyorum yani, karmakarışık bir şey olacak galiba, kusura bakmayın. Neymiş? Showcase Call of Duty Modern Warfare 3 Warzone and More. Showcase lansmanı yapılacak Call of Duty. Yarın Modern Warfare 3 ön sipariş verenler için zaten beta açılacak zaten. Bilginiz olsun. Ben normal ekrana dönüyorum. Ama şu kalsın ki en azından bugün ne yapacağımızı belli olsun. Bugün bunu seyredeceğiz. Anlaştık mı? Fazla süreceğini sanmıyorum. 20 dakika sonra başlayacak. Ses, görüntüm, her şey yolunda mı bebeğim? Her şey okeyse bana bir okey verin. Ben şu an zaten kimse yazmadıysa herhalde okeyiz zaten. Hemen like atıyoruz. Like yapıştır gelsin. İlk 10 dakikada 100 like geçmemiz gerekiyor. Ben de hemen yayınla ilgili birkaç şey düzelteyim. Ondan sonra tekrar Code Next. Tam 20 dakika sonra Call of Duty Next başlayacak. İçeride yayın yapacaktım. Hatta bir şey, aklımda şey vardı. Ya biraz Call of Duty oynayalım. Ondan sonra Call of Duty Next seyrederiz. Böyle bütünleşmiş olursa ben oturdum oynadım ama yayın yapmadım bu arada, kusura bakmayın. Hemen like atıyoruz. Ben hemen ilk selamlara girerken siz like atıyoruz. Çağrı bebeğim selamlar. İlk sen geldin. Abdülberkay, Hüseyin burada. Maskeli burada. İhsanay, Kodaman, Brokki, Nuvanda, Murater, Emrah, Ferhat, Doktor Patient, Mustafa, Himyan burada, Erdal Armutçu burada, Onur, Virok, Oğuz, Bilgöçesi, Oğuzhan, Mevre, Manga burada. Manga neydi? Ha, çizgi romanlar değil mi? Tamam, okey. Akif, Oğuzhan, Çağan, Benjaminus bebeğim selamlar, saygılar, saygı bizden. Don Smith burada, o gün çekiç bebeğim. O gün lahmacun yemeği bekliyorum seni, canımsın. Teşekkür ederim. Oğuzhan, Ahmet Logos burada, Ahmet, Eda, Burak, Mikail, Berkcan, Doruk Berkcan. Dostlar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hemen ilk 10 dakika dolmadan hemen like'lar atıyorsunuz. Bugün Code Next var. Yeni gelecek arkadaşlar için tekrar sayfayı göstereceğim. Call of Duty Modern Warfare 3'ün kısa bir lansmanı. Ben henüz ön sipariş vermedim ama bugün gece dolmadan ön sipariş vereceğim ki yarın Modern Warfare 3 betasını oynayacağız. Muhtemelen betası yarın ne günlerden? Cumartesi 3. Biz bayağı beta oynayacağız o zaman. Cumartesi, pazar biz Call of Duty Modern Warfare 3 sipariş veren olarak betasını bol bol oynayacağız dostlar. Umarım siz de vermişsinizdir. Call of Duty aramıza katılmak isterseniz her zaman söylüyorum, şu saatten sonra tekrar gösteriyorum. Şu saatten sonra Modern Warfare 2 almaya gerek yok. Modern Warfare 3'ün ben normal siparişimi vereceğim. 1.999 liralık bir siparişimi vereceğim. Neden dijital veriyorum? Çünkü ön sipariş verenler beta oynayabiliyor. Kutu vermek isteyenler öyle beta falan olmuyor kutuda maalesef, üzgünüm. Zaten kutu ön sipariş versen de kime vereceksin? Parasını esnafa vereceksin. Esnaf çıktığı zaman getirecek. Ama kutunun bir olayı var artık maalesef. Kutu çıkar çıkmaz hemen Türkiye'ye dağılmıyor. Muhtemelen öyle olacak diye düşünüyorum. Bakalım ne olacak. Kutu ne zaman gelir bebeğim? 10 Kasım oyun çıkış tarihi. Emin ol 10 Kasım'da gelmeyecek. Değil mi çocuk? 10 Kasım'da muhtemelen gelmeyecek. Herhalde çıktıktan bir hafta sonra falan. Ya örnek Diablo işte. Diablo'da da kutu çıktı. Vallahi kutuyu göremedim yani neredeyse. Bir tane ya gördüm ya gördüm. Hayal hatırlıyorum yani, bilginiz olsun. Yayını baltalama çocuk. Yayını baltalama. Tamam. Nerede kaldık şimdi? Tamam. Bugün okey. 2 gündür oyun oynuyorum. 2 gündür Modern Warfare Invasion oynuyorum. Sürekli sniper yatıp oynuyorum. Yatıp uyuyorum. Acayip sinirleniyorum. Ya Modern Warfare çok seviyorum abi ama bir o kadar da nefret ediyorum bazen. Yani böyle sürekli yatanlar, işte pusuda bekleyenler, ama sniper alınca ben de pusuda bekliyorum. Vallahi çok keyifli oluyor. Böyle koşarak oynamayı sevmeyen varsa
Hiç sorun yok. Direkt şey yapabilir dostlar. Sniper alıp background'da, yukarılarda bir yerde yatıp oynayabilir. Ya öyle de oyun tadı çıkıyor. Çıkıyor mu? Vallahi inanılmaz keyifli oluyor. Ben söyleyeyim. Headshot, dıkşım dıkşım inanılmaz güzel oluyor. Abi ismimi okur musun? Yusuf bebeğim selamlar. İsmini tabii ki okurum. Ne, yani bunlar ufak şey. Yeter ki göreyim mesajını soruyor. Sarkozy bebeğim sağ ol, sen nasılsın? Teşekkür ederim canım benim. Erda Aramuçu Simsah senden bereket Allah canımsın. Çok 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 teşekkür ederim. Bir Modern Warfare ön sipariş like'ımız 62. Hemen 48 like istiyoruz. Pardon 38 like istiyoruz. Hemen bunun olayı başka ya. Bunun derdi başka. Ben sana söyleyeyim. Bunun derdi kedi gibi değil bu, farkında mısın? Kedi gibi falan değil yani. Komik ya. Hemen 38 like'a ihtiyacım var. 33 like'a düştü. Hemen bir 100 like geçelim. Ondan sonra bize bakalım. Allah aşkına ondan sonra zaten 200 isteyeceğim sizden. Ya like istemenin adli hesabı yok. Sonu yok yani. Organik like severiz dostlar. YouTube da like seviyor. Ben like seviyorum. YouTube like'ı daha çok seviyor. Onu unutmayın. Bakalım geri sayım ne kadar kalmış? Hemen şuradan. Kaç dakika yazıyor orada ben göremiyorum. 17 dakika 39 saniye. Tamam, sağda mesajlar çıkacak. Kusura bakmayın. Full ekran yapamıyorum. Yani biraz bekleyeceğiz. 17 dakika sonra Call of Duty Modern Warfare 3 lansmanını hep birlikte seyredeceğiz. Eğer bu olmasaydı ben bugün tatil yapacaktım. Öyle söyleyeyim. Tatil yapacağım derken hani eve gidip yatmıyorum. Sadece dükkandayım ama yayın açmıyorum. Anladın mı? 2 günde bir yayın güzel yani. Cumartesi, pazar Modern Warfare 3 oynayacağız. Modern Warfare 3 ön sipariş verenler bir görebilir miyim aranızda? Beta yükleme yükleme açıldı mı? Eyvah, don ismisi eyvah. Ben daha ön sipariş vermedim. Bu kedi bayağı ağır ya. Bayağı ağır yani. Şunu tutma şeklim böyle. Şu an böyle tutuyorum bak. Böyle. Yüz ifadesi de şöyle. Yüzünü de şöyle görebilirsin. Böyle kendi kendine takılıyor şu an. Peki bakalım. Tamam. Birazdan indireceğim. Bir hevesini alsın. Ramazan hoş geldin. Doğukan Cihangir bebeğim siftah senden bereket Allah'tan. Canımsın. Çok 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 teşekkür ederim. Seni şimdi biz alıyoruz buradan. Abi komik durmuyor mu ya? Komik durmuyor mu? Şu sahneye baksana, komik değil mi ya? Ay, ellerini tutuyorum tabii yani. Ellerini tutmasam ne yapacağı belli. Aleykümselam, kolay gelsin. Merhaba, hoş geldin. YouTube'da canlı yayındayım bu arada. Bilgin olsun. Mamamız geldi. Çok teşekkür ederim. Ayağın sağlık. Çok teşekkür ederim. Sağ olsun. Eyvallah, canımsın. Köpek mi? Diğeri kediydi o zaman. Tamam. Bir de sabah bırakıldı. Tamam. Canımsın, sağ olsun çok. YouTube'da canlı yayındayım bu arada. Yayında. Tamam, teşekkür ederim. Canımsın, sağ olsun. O da selam verdi. Güzel. Ben söylemeyi unuttum. Bir an için söylemeyi unuttum sana. Aman. Berkcan bebeğim siftah senden bereket Allah'tan canımsın. Yeraltı çarşısında hangi yıllarda? Yeraltı çarşısında bulunmadım ben. Biz Üstün Pasajı'nda başladık. 74 sinemasını hatırlıyor musun? 74 sinemasında 97 yılında dükkanımızı açtık. 97-2001 arası Üstün Pasajı'daydık. Yeraltı çarşı derken Üstün Pasajı, ben o açıklamayı yeraltı çarşı, Üstün Pasajı, yeraltı çarşısı yazmamış mıyım? Ya, yeraltı çarşı mı yazmışım? Yeraltı çarşısında değil, yeraltısında diğer esnaf arkadaşlar vardı. Biz olduğumuz zaman bu arada dükkan açtığımızda yeraltı çarşısı yoktu. Yoktu. Sonradan yapıldı diye hatırlıyorum. Doğru mu hatırlıyorum ya? Doğru hatırlıyorum galiba, değil mi? Tabii yeraltı çarşı yapılacak falan diye konuşuyorduk biz. Evet. Doğru. Berkcan bebeğim siftah senden bereket alttan. Canımsın, çok teşekkür ederim. Hangi yıllarda bulundu? PS1'imi sen benden almadın. Yeraltı çarşısında 2-3 esnaf arkadaş vardı. Böyle ufak tefek bir adam vardı mesela. İsmini söylemiyorum. Böyle dövmeli bir arkadaş vardı yine esnaflardan. O sağda 3 tane oyun dükkan var. 3 tane dükkan. İkisini hatırlıyorum, birisini hatırlıyorum. Ama o arkadaşlar oyun falan vermiştim vardır yani. Oyun satmıştım vardır, bilgin olsun. Kol satıcı yapan onlardan almıştım. Tamam, o benden değil ama bizim esnaf arkadaşlar, o da güzel yani. Benden esnaf arkadaş. Hiç problem yok bu arada, desteği için çok teşekkür ederim. Köpek maması geldi. Sabah o zaman gelen kedi mamasıymış. Dün Amazon'da vardı, kampanya vardı. Valla bir köpek maması aldık 15 kilo. 490 lira mı, öyle bir şey. Ucuz aldım yani, kusura bakmayın. Bir de orada 15 kilo ben yanlış sipariş mi verdim ya? Allah. 15 kilo bayağı büyükmüş bu arada. Veya 15 kilo korkunç büyükmüş. Kedi mamasıymış sabah gelen. Bu köpek maması. Tamam, ben sabah gelen 15 kiloyu köpek maması sanıyordum. Tamam, şimdi köpek maması yani. Şimdi anlaşıldı. Tamam, okey. Anne böyle köpekleri falan da besliyor. Kedileri de zaten. Purina'nın böyle bir
15 kiloluk maması 1300 lira falan ama Purina'nın Cat Chow mu ne o? Cat Chow galiba. Cat Chow diyor. İnşallah iyidir yani bilmiyorum. Fiyatı uygun diye bir alalım dedik ama deneyeceğiz bakalım. Zaten önde arkada evde bir sürü kedi var zaten. Gökhan bebeğin siftah sen de merak dağıtan. Canımsın çok teşekkür ederim. Taner abi sende Asus TUF Gaming F1 15 var mı? Yok. Yok Merve. Bende pek yok. Öyle laptopları, bilgisayarları falan nasıl oluyor biliyor musun? Ben satmıyorum da böyle ikinci el güzel fiyat gelirse hemen kapıyorum. Ama güzel teklif gelirse. Mesela bir arkadaş MacBook Air getirmişti bana. Piyasası ne kadar? İşte 19-20. Sen kaç satıyorsun esnafa? 17-18 dedim almam. Yani anladım alınacak gibi değil. Hayır yarıya düşmez de. Hani 10-11 dese derim ki falan tamam al sat yapılabilir ama sen piyasaya 19 dolara satılan bir cihazı esnafa 17, 17,5, 18'e sat tabii ki mümkün değil. Esnaf küçük karlar için öyle kocaman paraları yatıracak sanmıyorum. Yani yatıran esnaf vardır. Ben yatırmam sadece. Abi adamsın estağfurullah canımsın kimliksiz estağfurullah bir mukabele canımsın. Bebeğim rica ediyorum uzun yayın olsun. Damakta uzun yayın olsun. O zaman şöyle yaparız. Bugün Call of Duty ile de devam ederiz. Anlaştık mı? İçeride yayın setup'ımız zaten hazır. Yalnız kamera arada bir kapanıyor. Gerçekten çözemedim. İçerideki green screen'de abi kamera anlayamadım nedenden ötürü bir yarım saatte bir kapanıyor, açılıyor. Çözemedim. Gerçekten kusura bakmayın. Kaç dakika kalmış? Hemen bakıyoruz tekrar. Ne diyor orada? 12:22. 12 dakika 20 saniye kalmış. Önce bir test yapabilir miyiz? Çünkü nasıl test yapacağım ben şimdi? Kulaklığım burada. Şurada. Kulaklığımı takacağım. Televizyondan alacağım. Ben buradan seyredeceğim. Ekranı büyüteceğim. Siz yayından seyredeceksiniz. Mesajları da tamam sorun olacağını sanmıyorum. Şöyle yaparız. Bugün Codemast'ten gidiyoruz. Modern Warfare'den gidiyoruz ya. O zaman yayını şöyle uzatırız Sarkozy bebeğim. Oynadık, seyrettikten sonra zaten lansman herhalde 20-25 dakika falan sürecek. Daha uzun süreceğini sanmıyorum. Yani sonuçta Bethesda böyle komple sezonluk oyun tanıtmıyor değil mi? O 20-25 dakika falan sürer maksimum. Ondan sonra biz Call of Duty başına geçeriz birazcık. Aha görüntü gitti. Niye görüntü gitti? Abi de laptopun güven şeyi varmış. Ekran koruyucu modu varmış. Allah'a uğraşacağız. Vallahi uğraşacağım. Hiç kusura bakmayın. Tamam o zaman yayından sonra, lansmandan sonra içeri geçeriz. Modern Warfare oynarız birazcık. Ondan sonra da eldenlik atarız. Yani ne yapalım? Bizim klasik. Assassin's Creed çıkmış galiba. Dün dostun yayını gördüm ben. Assassin's Creed Mirror çıktı mı? Bilgim yok. Daha gelmedi piyasaya ama. Abi teşekkür ederim soruma cevap verdin. Estağfurullah Merve. Ben soruyu görürsem cevaplarım dostlar yeter göreyim. Abi beni sevmiyor musun? Neden cevap vermiyorsun? Arda bebeğim ben öyle sevmeme olayı falan yoktur yani. Abi hayırlı işler Allah bereket versin. Akustik canımsın abi bin bereket versin hepimize. Hocam Polonya'ya selamlar. Polonya'ya gidecek arkadaş sen miydin? Mert gelen sohbet ettiğimiz Polonya'ya gideceğim Ankara'ya vize almaya gideceğim dediğin arkadaş sen miydin? Polonya enteresan. Polonya enteresan bir yer. Valla gitmişti dostlar. Halk oyuna gitmiş böyle. Silivri yöresi falan oynamıştık biz. Yani hatırladığımı sanmayın hatırlamıyorum. Çok da kötü halk oyunları oynarım bu arada. Kafam eğiktir başkalarının adımlarına bakarım öyle oynarım ya. O kadar kötüyüm. Zaten adımız çıktı öyle kötü oynadığımız için. Ama amaç şimdi biz Avcılar'da kültür merkezinde halk oyunlarına gittik. Ama amaç tabii ki halk oyun... Allah'ım. Çok korkunç bir itiraf geliyor. Neyse vazgeçtim konuyu değiştireceğim. Çıktı yayınlar vardı Twitch'te var mıymış? Çok özür dilerim. Telefon nerede? Dostlar baba arıyor. Çok özür. Efendim baba. Yayın var baba. Yayındayız herhalde. Sen kaç gibiydin bilmiyorum. Biz 6.30 herhalde 8.30-9'a kadar yayındayız biz. Ha aynen. Sen de o saatlerde gelirsin herhalde. Tamam okey hadi görüşürüz sağ olsun. Baba diyor yayın var mı bugün? var. Tamam selam. Neydi? Abi şarkı söyler misin? Tamam. Şarkı tabii ki bebeğim. Sen ne diyorsun? Yabancı parça söylerim ama. Okey yabancı parça bir tane biliyorum. Bir tane bildiğim parça var. Onu da kime söylesem yarılıyor zaten. Yani Radiohead'in Idiot diye bir parçası var. Onu ezberlemişim vardı gençliğimizde. Radiohead Idiot. Çok güzel parçalar ama ben söyleyince çok kötü oluyor.
Neyse söylemeyeceğim. Umut Erüksüz. Bebeğim siftah senden bereket Allah. Canımsın çok çok çok. Teşekkür ederim. Süper bir adamsın. Sevgili estağfurullah bir mukabele çok çok. O senin güzel. Canımsın çok çok çok. Teşekkür ederim. Ömerhan bebeğim uzun yayınları devam. Ömerhan uzun yayın. Tamam dostlar o zaman bugün şey yapıyoruz. Modern Warfare lansmanını seyrediyoruz. Dükkan düzenleri falan yok bugün. Modern Warfare lansmanı ne zaman başlıyor? Hemen bakalım tekrar şuradan. Modern Warfare lansmanı 8 dakika sonra başlıyor. Onu seyrederiz. Anlaştık mı? Sonra yayına içeride devam. Buyurun. Sonra yayına içeride devam ederiz. Anlaştık dostlar. YouTube'da canlı yayındayım. Ses, görüntü canlı. Sorun olmaz. Gelin sorun olmaz. Ses, görüntü canlı yayın sorun olmaz herhalde. Mükemmel. Tamam buyurun dostlar. Buyurun. PlayStation 5. Ben de yok. Ama genel bilgi verebilirim istersen. Resmi cihaz muhtemelen aramışsındır. Bulamıyorsun hiçbir yerde. Çünkü bulunmuyor. Evet maalesef. Bir ara vardı gitti. Şimdi tekrar var. Teknosa Mediamarkt genel gibi yerlerde. 24.900 lira varsa. Onun dışında tek yapılacak şey ithalatçı garantili cihaz olmak. Onu bulabiliyorsunuz. Onun fiyatı 17-18 liraya zaten bulabiliyorsunuz her yerde. Alınır alınmaz diye bir şey yok. Sonuçta ikisi de aynı cihaz. İkisi de aynı fabrikadan çıkıyor. Tek sorun bozulduğu zaman resmi distribütör değiştirir cihazı. Sorgusuz sualsiz. İthalatçılar da tamir etmeye çalışır. Böyle eski köklü bir firmadan alırsanız ithalatçı garantiden problem yaşamazsınız. Yani ne bileyim Amazon satar bazen, Migros, BİM satar. Onlardan alırsanız kaçırmayın ama tanımadığınız, bilmediğiniz firmadan ithalatçı garanti cihaz almamanızı tavsiye ederim. Sizde yok herhalde. Ben de şu an üzgünüm. Yok keşke olsaydı. Ben de satmak istedim. Yoksa dijital şeyini CD alır. Yani yolda CD bulsanız alıp kullanırsınız yani. Dijitalde tamamen böylesiniz. Bu arada ben de oyunlarını dijitalden alıyorum. Problem yok ama CD olsa da güzel. En azından birisi hediye ettiği zaman CD'yi alırsınız, kullanırsınız. Daha mantıklı. Konsollar var mı sizde? Konsol dediğiniz kol galiba değil mi? Onlardan da kal. Her şey yok diyorum. Ya. Çok özür dilerim gerçekten. Onları da piyasa 2,5-3 arası Mediamarkt gibi yerlerde bulabiliyorsunuz. Alırsınız yine resmi garanti. Fena değildir bu arada. Tamam. Görüşürüz dostlar. Saygılar. Konsol&Oyun YouTube kanalımız. Teşekkürler. Sağ olun. Okidoki kaç dakikamız kaldı? 6 dakika 58 saniye. Resmi garantili cihaz bu aralar pek bulunmuyor galiba. Bu ne demek biliyor musun? Elinde resmi garantili cihaz olan varsa bence güzel fiyatları satma imkanı var. Resmi garantili cihaz var mı elinde böyle satmak isteyen resmi garantili? Ucuz fiyata alırız. Ucuz fiyat. Bir dakika bana telefon şey gelmişti ya. Bana böyle teklifler gelmişti. WhatsApp'a bakmıyorum. Vallahi 2 günlük WhatsApp mesajı bekliyor. Çok özür dilerim. Ama bakacağım oradan resmi garanti cihazlar. Dur vardı birkaç tane. Dur vardı. Bebeğim harikasın ya kanepeye uzandığımda değecek. Sarkoz bebeğim sen kanepeye yerleş. Sıkıntı yok. Canımsın. Akustik abi hayırlı işler canlı yayınlar. Hayırlı yayınlar. Allah bereket bin bereket versin canımıza. Canımsın. Çok teşekkür ederim. Akustik siftah senden bereket Allah'tan. Hüseyinlerle 17 ay olmuş. Mükemmelsin bebeğim canımsın. Akustik tekrar kesene bereket canımsın. Umut Ereksüz kesene bereket. Diğer arkadaşlarım da kesene bereket. Canımsınız dostlar. Çok teşekkür ederim. Bebeğim seviyorum seni. Canımsın Ömerhan. Teşekkür ederim. Vallahi çok güzel. Dostlar utandıracaksın. Utandıracaksın hatta utandırıyorsunuz böyle güzel şeyler deyince. Ben şey diyorum tamam ya biz bitirdik. Bir şımarır bir şey olur var ya abi çok böyle güzel şeyler bile ama fazla yazmayın. 2 yıldır salmadım kendimi. Salmam zaten de. Ama düşünsene artık böyle tamam ya bitti artık yayın işi. Bir o kıvamı Allah korusun var ya. Aman disiplini bozmamak lazım. Aman damar çıktı. Utandığım için damar çıktı. Tuğkan artık saklayamıyoruz da damar olayını. Hay Allah neyse. Tamam bizde şımarma falan olmaz dostlar. İnşallah eğer olursa beni uyarın yani. En fazla daha neşeli davranırım. Bu kadar. En fazla daha neşeli davranırım. O kadar ama şımarık falan. Olur da öyle bir şey olursa uyarır yani. Abi çok şımar. Şimdi bunu espri yapacak. Bak Medet burada. Burada mı? Medet diyecek abi sen çok şımar. Direkt o espri oradan gelecek zaten. Konu değişiyor. Series X piyasası ne kadar ikinci elde tek kolu. Valla bende Series X garanti bitmiş. Kendim 3 ay garanti verdiğim bir cihaz var. 15-16 arası satmaya çalışıyorum. Piyasada resmi garantili cihazı eğer 14'e falan vursan güzel fiyat ama zor bulamayacaksın. Ama ithalatçı garantili cihazları falan 14-16 arası rahatlıkla bulursun diye düşünüyorum. Sen mutluysan biz de mutluyuz. Valerian canım teşekkür ederim dostlar. Aynen umarım keyfiniz yerinizde valla. Like'ımız 100'ü geçmiş. Bu arada mükemmel. Codenex'i unutmayalım. Çocuk bugün dur sen uzaklaş. Codenex'e bakalım. Kaç dakika kalmış? 4 dakika 24 saniye. Tamam hatırlatırsınız. Anlaştık mı? Abi şu koleksiyonu getireyim sana. Hepsini satalım.
Ha tamam. Bir arkadaş bir yandan da WhatsApp. Oy arkadaş. Abo. Tamam arkadaş böyle koca bir duvar dolusu rafta bir sürü şey biriktirmiş. Alırız. Sen fiyattan vereceksin bebeğim, fiyattan. Bir kol, abi sen bir kol satın aldın fakat abi ben bir kol satın aldım fakat orijinal değil mi anlayamadım. Sana getirsem bakabilirsin. Kayhan, o tür şeyleri yapmamak istesem de yani getir bakayım. Ama PlayStation 5'te zaten yan sahnesi yok bildiğim kadarıyla. PlayStation 4'te de yani şöyle ben şuradan alıyorum. Şu arka kısmını alıyorsun. Bak şu plastiğinden yan sahne olup olmadığı direkt olarak anlaşılıyor plastiğinden. En kolay anladığım yer burası. Bir de etikette anlaşıyor PlayStation 4. Kaç aldın? Neyse dur. Tamam şimdi detaya gireceğiz. Yani firmayı falan yazacaksın. Şimdi firma hakkında, o online satış sitesi hakkında bir şeyler söylerim. Ağzından çıkar Allah korusun. Getir bakalım. Konuyu ancak böyle bu şekilde kalacağım. Getir bakalım. Tamam. Okey anlaştık. Bebeğim şu var mı? Estağfurullah. White dedim bak öyle espriler gelecek dedim ben zaten. Bebeğim yanlış anlama ama oldu ama fiyatını alıyoruz. Ha ölü fiyatına. Dark Price. Bebeğim lütfen yani. Sen yakalarsan sen de alabilirsin yani. O fiyattan her zaman bulunmuyor bu arada. Ama yani ne yapayım şimdi 10 bin liraya satılan bir cihazı 9'a mı alayım? 9'a mı alayım? Elimde o kadar cihaz varken. Yani okey. Ama kim hayır der ki o güzel fiyattan yakalarsın. Aranızda mesela tamam okey. Tamam şöyle yapalım. Şimdi atıyorum bir arkadaş PlayStation 5 satıyor mesela. Tamam bir PlayStation 5 satıyor. İşte ikinci el resmi garanti bir cihaz sattığını düşünelim. CD'li. Şu an mesela 10 bine teklif verse aranızdan hayır diyecek arkadaş var mı? Ya şey mi diyeceksiniz acaba? Yani bunu diyecek arkadaşlar illaki vardır ama iş icraata girince diyeceğini sanmıyorum. Hani ya 10 bin lira olur mu senin cihazın resmi garantili? Ben sana 15 vereceğim. Diyecek var mı abi aranızda? Yani yapmayın. Yapmayın lütfen. O ölücülük değil. Sadece alan memnun, satan memnun. Ticaret dönüyordu. Ölücülük değil bebeğim o lütfen. Hani benim yerime başkası olsa hayır mı diyecek? Anladın mı? Mümkün değil. Ya hayır diyecek arkadaş var mı? Şey mi diyeceksin yani? 10 bin mi? Yok 10 bin olmaz. Ben sana 15 vereceğim. Bu cihazın tam ederim. Bunu diyecek sanmıyorum ya. Sanmıyorum yani. Şu an belki şey der bir arkadaş. Mesela şey der. Evet ben 15 veririm der arkadaş. Ama cihaz ona götürdüğünde şey diyecek. Ya işte bunu biz 11 yapalım ya falan filan. Abi, neyse sustum. Ben sana derim abi. Sen bana diyeceksin tamam. Sen bana diyeceksin okey soru yok. 10 bin liraya alır bir de yemek ısmarlarım arkadaşlar. Tamam. Bak abi 10 bin liraya kaçırmaz. Ya fırsat güzel olduğu zaman ev, araba abi buna kimsenin hayır diyeceğini sanmıyorum ben. Kimse. Resen Top Pictures hola baby. Resen Top Pictures'tan anam dur şuna hemen Resen Top Pictures geliyorum. Kaç dakika kalmış? Bekleniyor. Şu an hemen başlıyor. Resen Top Pictures'tan 5 kişi Konsol&Oyun ID'ye geldi. Hemen okuyorum. Kimlere gelmiş? Ertan'a gelmiş. Süleyman'a gelmiş. Atay'a gelmiş. Cam'a gelmiş. Mahsun'a gelmiş. Arkadaşlarım da chat'ında kendi adıma çok teşekkür ederim. Resen Top Pictures hola baby. Kesemeki canımız teşekkür ederim. Call of Duty Next başlıyor dostlar. Like'ımızı attık mı? Call of Duty seven arkadaşlar için bugün özel yayınımızı yaptık. Call of Duty Next şu an başlaması lazım. Şu an ben kulaklığımı falan takıyorum. Ya orada bir kola vardı. O kolayı içeceğim ben ya. Dur. Vallahi canım çekti. Şöyle. Vallahi bugün bir kola içiyorum. Kusura bakmayın. Arada bir de içiyorum zaten bu arada. Şöyle bir 18.45 diyor. Şu an başlamış olması lazım. Peki ben kulaklığımı takayım. Bakalım ne olacak. Sesi. Mikrofonda sesim bayağı geliyormuş. Evet, kamerayı biraz yukarı kaldır. Dışarıdaki sesler geliyor, duyuyorum ben de evet maalesef. Evet, başlıyor mu? Neyse bekleyelim, sıkıntı yok. Ben şöyle geleyim. Başlayınca zaten göreceğim, direkt başlayacağım. Anlaştık mı? Merhaba mükemmel. Estağfurullah canımsın Watashi. Watashi. Ne demek Watashi? Japonca olduğum benim de. Resen Top Pictures bebeğim. Siftah senden bereket dağıtan canımsın.
5 kişiye konsol oyun üyeliği hediyelisi geldi. Verirsen Top Pictures'tan. Kimlere gelmiş? Valeria'ya gelmiş, Kayna gelmiş, Göksu'ya gelmiş, Keşan'a gelmiş. Vay Keşan. Keşan'a gelmiş ve K'de Akın'a gelmiş. Ressam Pürcü arkadaşlarına kendi adıma konsol oyununa çok teşekkür ederim. Canımsın. Keseye bereket. Berkcan'dan da 5 kişiye konsol. Bugün üyeler. Valla Allah bereket. Ha başladı. Berkcan'dan da Çağrı'ya, Yusuf'a, lansman Starov'a, Benekmex, Uğur'a 5 kişiye konsol oyunu hediye geldi. Arkadaşlarına Berkcan kendi adıma, chat adına çok durursuz oldu değil mi? Çok özür dilerim. Berkcan chat adına, kendi adıma, arkadaşlarına çok teşekkür ederim. Gözüm şuraya kaydı. Şöyle bir şey çıktı. Az önce burada geri sayım yaptım. Bir gerisi olabilir. Böyle aksama falan olabilir. Soru yok zaten. Problem yok. Ufak tefek şeyler olacaktır. Yayını çok kötü bir laptoptan yapıyorum. Eski bir laptop. Yani eski değil aslında, yavaş işlemcisi düşük bir laptoptan yapıyorum. Berkcan tekrar kesene bereket, canımsın. Çok teşekkür ederim. Resen Top Pictures kesene bereket, canımsın. Çok teşekkür ederim. Ses faz yapıyor abi sanırım. 2 mikrofon birden. 2 mikrofon. Ses. Cam 3 açık. Cam 3'ten de o yok. Yok. Şu an ses yapmaması lazım. Çok özür dilerim. Evet süper yakaladın. Ses buradan da geliyor. Oradan yankı yapıyor. Vay abi ya. Tamam okey. Şuradaymış dostlar. Tamam. Buradan çünkü kendi sesimi duymam lazım. Olmuş. Şimdi yapmıyor değil mi? Geçti mi? Yapıyor ama. Tamam. Şu an geçti değil mi? Ya tamam. Abi nereden ne çıkıyor? Çok enteresan ya. Ama yayında özgür davranamıyorum ben böyle. Tamam. Şimdi çözdüm. Şimdi kulaklık abi çok enteresan. Hesaplasan yapamazsın o tür şey. Tamam geçti doğru. Kulaklıktan kendi sesimi de duyuyorum. Zaten bu yayın sistemin en kötü tarafı o. Bir şey seyrederken kendi sesimi de mesela oyun oynarken kendi sesimi de kulaktan duyuyorum. O beni bazen şey yapıyor falan. Ama olay buydu. Tamam şimdi çözdük. Abi çözdük yayın için. Onu abi çözdük. Yok ya daha daha öğreneceğim çok şey var. Bir ekran gidip geliyor sanki değil mi? Bir ekran böyle pıt pıt mı yapıyor? Pıt pıt yapıp gidip geliyor sanki değil mi? Vallahi şu sistem patlamaz inşallah. Çöp kamyonumuz. Sistem patlamaz inşallah. Şu yayını hakkıyla bir verelim, bitirelim. Ondan sonra içeride yayın açacağım zaten. Düzeldi tamam. Estağfurullah kamera küçük kaldı abi. Onunla şimdi hatırladım Berkcan. Onu da düzelttim. Evet. Bizim şeyde bir gidip gelme görüntüsü var dostlar. Laptoptan verdiğim yayında bir ekran böyle pıtışık falan oluyor. Çok rahatsız etmez umarım ama şu an sistem budur ya. Bakıyor benim arkada çalışıyor. Evet aynen öyle canımsın. Vallahi görüntü gidip geliyor. Çok rahatsız edici. Bak neyse yapacak bir şey yok. Nerede kaldık? Abi sen hiç eve girmez misin abi? Eve girmez misin? Evet ben valla işten çıkınca yaptığım tek şey eve gitmektir. Ben dışarıda yani ben üzgünüm. Hep ben de başlıyorum kusura bakmayın. Evden çıkınca direkt evdeyim. Ya evden çıkınca direkt evdeyim. Abi şimdi senin dediğine geldik. Şimdi dediğin doğru. Evet doğru itiraf ediyorum. Ben evden çıkmıyorum. Dükkandan çıkınca direkt ev dostlar. Yani evden çıkınca dükkandan çıkınca ev. Arada bir de belki sadece bazen kafe falan belki bazen sinema gidiyorum. Bu arada sinemaya bir film gelmiş. Yaratıcı diye bir film gelmiş galiba. Bak daha henüz onu seyretmedik. Bir korku filmi gelmiş. Abi bu aralar sinemayı çok boş verdik. Sinema biletleri şu an 100-120 civarı. Halk günü, çarşamba günü sinemaya gitmemiz lazım. İşten çıkınca direkt evdeyim. İşten çıkınca abi aynen direkt evdeyim. Eve giderim hemen anda duş. Klasiktir o hiçbir zaman şaşmaz. Yıllardır böyle genelde. Çok özel durum olmasa eve giderim. Hemen klasik. Hemen böyle pantolon, tişört ya banyoda çıkarılır ya balkondan. Neden? Çünkü evde 7 tane kedi var. Burada da bir tane pireli bir kedi var. Genelde pire yoktur ama pire olduğunu varsayarsak. Üstümüzde pire olursa, üzgünüm bu böyle. Üstte pire olursa en azından banyoda hayatta kalmazlar fazla. Ya da balkonda rüzgarla uçarlar umuduyla. Ayakkabılar böyle şeyler filan, tişört, pantolon filan ya banyoda çıkarılır ya da balkonda çıkarılır zaten. Ondan sonra hemen duş, yemek, yatak. Bitti. Bu kadar.
Bu kadar. Bütün hayat bundan ibaret. Ya uzun süredir bütün hayat benim için bundan ibaret. İnanılmaz da mutluyum bu şekilde. Of var ya, o yatağa uzandığım zaman var ya, her şeyi unutuyorum. Çok güzel bir şey. Yatağa uzanıyorum. Bir de kedim var zaten. Evde ayrı bir kedim var. Gözleri görmeyen çok özel bir kedim vardır benim. O gelir yatağımda hemen göğsüme uzanır zaten. Ya göğsüme ya yanıma uzanır zaten. Ondan sonra işte bir meyve, belki böyle bitki çayı falan. Ondan sonra 2-3 saat film dizi seyreder. Bitti, bu kadar. Çok rahat uyurum valla. Eve gittiğinizde abi yatağa uzanmak kadar güzel bir şey var mı ya? Ayakları uzatmayı severim. Anlıyorum yani, Sarkozy diyor ya kanepeye uzanınca değsin ya. Anlıyorum yani, benim sorun yok. Nerede bir dakika. 9 dakika 21 saniye kalmış. Anlaştık mı? Taner Reis, senin cihazlarda verdiğin garanti neleri kapsıyor? Kısaca özet geçebilir misin? Çağrı bütün bizim şeyimizi çözecek şimdi. Bütün strateji çözecek. Şimdi bebeğim, biz cihaz valla kullanıcı hatası olmazsa cihaz garantisi bizde. Ama bazı esnaflar şunu yapıyor. Diyor ki biz, abi şey var, bir film vardı, hangi filmde hatırlamıyorum ama biz bunu servisini, öyle bir garip konuşması var ama onun taklidini yapamayacağım. Bazı esnaf arkadaşlar şey der. Bazı esnaflar der. Diğer esnaflar hemen atıfta bulunur. Der ki esnaflar der evet garanti veriyor ama servis garantisi verir der. Parça garantisi vermez. Biz hem parça hem servis garantisi veriyoruz diye kendisi pazarlayan bazı esnaf arkadaşlar var. Var ya, adamları tanımasam. Sonra oradan bilgiyi alan kullanıcı da gelip bana şey diyor. Siz servis garantisi mi veriyorsunuz, parça garantisi mi? Ya diyorum, bunları yemeyin ya. Ya abi, bunlarla beyninizi bulandırmaya gerek yok. Kullanıcı hatası olmazsa garanti bizde. Kullanıcı hatası olmazsa. Cihaz düşürmeyeceksin, vurmayacaksın, su dökmeyeceksin, üstüne havlu atmayacaksın. Anladın mı? Onlar o dışında bir şey olursa ve başıma hiçbir şey gelmedi. Böyle garantide çok ağır bir durum hiçbir zaman başıma gelmemiştir. Sadece bazı kullanıcılar eşlemeyi pıt diye kırıverirler. Ondan sonra gider zaten. Yapacak bir şey yok. Ama dediğim gibi garantide çok ağır bir durum hiç karşılaşmadım şu an. Çağrı soruna cevap oldu mu? Eğer o şeyi duymuşsan sen, servis ve parça garantisi ayrı şeylerdir. Biz servis veriyoruz, parça garantisi ver. Öyle hikayeler umarım inanmıyorsundur. Onlar sadece kullanıcının aklını bulandırmak için. Bunu duyan kullanıcı şey diyor. Aa diyor, biz doğru yerdeyiz o zaman. Siz o zaman hem servis hem parça garantisi veriyorsunuz diyor esnaf arkadaşlar. Esnaf arkadaşlar şey yapıyor. Gel. Kaptım seni, anladın mı? Oradan var, diğer esnafları çürütmektir aslında. Abi çok ilginç stratejiler var esnaflarda. Neyse tamam, bütün esnaflar kötü değil ama birkaçı böyle çok şeydir, böyle dilini çok iyi kullanır. Dil kullanmak derken böyle kullanıcı şey yapar. Ne? Alıyorum. O moda getir yani. Aman dikkat. Zurna dürüm yeriz. Ha yok eyvallah. Şu eve gideceğim. Aç gideyim ki eve güzel güzel yemek yiyelim. 8 dakika. Bakayım kaç dakika kaldı. Aa başlamış. Tamam okey başlamış. Bakalım mı ne diyormuş bu arkadaş. Tamam bir dakika bakalım. Eyvah, ses gelmiyor. Ha bir dakika pardon. Niye bir dakika? Çok özür dilerim. Neden ses gelmiyor? Bir saniye. Ses çözme. Şu an sizin ses gelmiyor değil mi? Bir dakika. Çok enteresan. Çok özür dilerim. Bir dakika. Okey tamam. Bu arkadaşı tanıyorum zaten. Bir dakika. Bende niye ses gelmiyor? Çok özür dilerim. Hemen çözeceğim bu işi. Ses gelmiyor değil mi şu an? Neden gelmiyor? Bir dakika. Burada mı? Evet tamam, şimdi çözdüm. Geliyor. Kulaklara dikkat. The competitors feel for sure. It was an interesting year. We want to get back to the roots a little bit, and that's what a lot of this is about, like getting back to our roots. So, like for you, when you think back to the early Eyvah. days, like what's your first like memory of Call of Duty? Oh man, Call of Duty 4, first game that got me started. Bu elemanı tanıyorum ben. Tamam. Geldi. Ses bana gelmiyor ama. Dur. Bir gün buraya bizi de çağıracaklar. Ses az mı geliyor? Ses az mı geliyor dostlar? Abi çevirebilir misin? Yok. Hiç çeviremem, kusura bakma.
a career out of it, yeah. Do you remember kind of your roots when you talk Call of Duty, like where it all Ses started for az you? mı geliyor? Bana bilgi verir misiniz? Panda da orada mı? Ciddi misin sen? Pandayı çağırdılar mı? Helal olsun be. Helal olsun. Biraz gerideyiz abi. Sayfayı hemen yenileyelim. Dur bakalım. Yeah, I was gonna kind of ask that next. Like, for a lot of people here, it is it's been careers or it's been friendships, relationships. Like Call of Duty is. O kadar yavaş ki burası. Biliyorum cihazım yavaş. Kusura bakmayın dostlar. Cihazım yavaş. Gerçekten üzgünüm. Bir tık az abim. Allah Allah ben ses duyuyorum o zaman. I'm 38 and it was hard. I do. Ay! Bu nedir? Çık şuradan. I'm looking for more and more opportunities than we've ever had before for me to get probably overextend, get knocked, eliminated, and scream at my teammates for not carrying me. And then when we do win, taking 95% of the credit. So some changes to Warzone maybe is what. Ses güzel mi geliyor? O zaman bana geldi That ses. sounds like what we've been doing already, but yeah, if you want to call it that, sure. Ha şimdi geldi. For you, what does COD mean to you? Like, you said you're 36, you've been playing for a long time. What does it mean to you? First off, that hurts a lot, reminding me that I am that old. No, I think Call of Duty for a long time has been one of those games that brings friends together to do silly crap or run around having fun in multiplayer. Çözünürlük iyidir umarım. Abi çevir açabilir misin alt yazıda? Var mı öyle bir şey? Açalım. Well, hey, I appreciate it. Have fun, man. Awesome to see you. Bir dakika açacağım dostlar. Deniyorum. Alt yazı açmayı bilmiyorum. 720 geç. Kapalı. İngilizce otomatik oluşturulur. Seçenekler. Hop. Yok. Kalite şunu yapsak ne olur? Patlar mıyız? Alt yazı yok. Ya ben görmedim. Canlı yayında yoktur abi. Tamam okey. Sorun yok. Of. Ha tamam şu an daha iyi. Sesim izleyeyim şu an. Abi bu ya lansman seyrettiğince hep bir yerden problem çıkacakmış falan filan diye düşünüyorum. Neyse inşallah çıkmaz bu sefer. Dur bakalım. Genelde bir yerlerden problem çıkıyor zaten. Anyway. Abi arkadaşlar İstanbul PlayStation 4 aldı ikinci el. Alet PS Store'da banlı çıktı. Esnaf arkasında durmadı. Öyle kaldı alet. İnternete girmiyor. Artık esnaf arkasında durmadı. Esnaf arkasında yani bildiğim kadarıyla esnaflar o tür şeylere dikkat ederler. Sonradan banlanmış olabilirim acaba. Üzücü şeyler yani üzücü şeyler. Üzgün. Ya üzgün. Canlı yayında yoktur o oto çeviri. Tamam okey geçtik dostlar. 1 dakika mı kaldı? Başlıyor yavaş yavaş ve 1 dakika 43 saniye. Tamam. Hangi esnaf diye sormayacağım ama bilmiyorum. Üzücü şeyler bunlar. Abi sende Spider-Man kaç lira ayıptır sorması? Estağfurullah. Hangi Spider-Man? Yeni çıkacak mı? Yeni çıkacak Spider-Man 2000 lira falan olacaktır diye düşünüyorum. Minimum. Lansman sesi az geliyor abi. Açarız hiç sorun yok. Lansman sesi biraz daha açabilir misin? Tabii ki açarız hiç sorun yok. Sağ ol teşekkür ederim sağ olsun. Canımsın. Valla teşekkür ederim ama şu an bozum da yok biliyor musun? Bu seferlik beni affet. Sağ olsun. Canımsın görüşürüz teşekkür ederim. Estağfurullah sorun yok estağfurullah. Abi Rambo oyunu var mı? Yok canımsın teşekkür ederim. Koca 1 litre kola abi ya 1 litre yok be. 50'lik bu. 1 litre bu kadarsa benim daha iri yarı bir adam olmam gerekmez mi? 53 saniye, 54 saniye başlıyor yavaş yavaş. Biz sahnemizi alalım. Yeter. Lansman sesi az dedi bir arkadaş. Birazcık açtım. Kulaklığımızı da takıyoruz. Başlayalım bakalım ne çıkacak diyor. Hadi bakalım. Vay be orada Türk yayıncı var mı? Panda var deriz mi? Var mı gerçekten? Türk yayıncı var mı orada? Çocuk dükkan sahibi gibi oturmuş orada izliyor dışarı. Aynen o rahattır zaten. 1 litre oysa sen gerçekten Kronos gibi ol. Ha ben de ondan bahsedecektim aynen. Panda orada mı? Helal olsun be yakışır. İnşallah görürüz Panda'yı. Güzel güzel. Orada İngilizce döktürdüğünü görmek isterim. Çok iyi olur. Panda iyidir. Bir tek Türk yayıncı Panda mı? Bir gün inşallah biz de gideriz. İnşallah.
Vay be. Görecek miyiz acaba? Hiç belli olmaz. Dur bakalım. Kenan bebeğim siftah senden bereketli alttan canımsın. Çok teşekkür ederim. Kesene bereket diyorum ve başlıyoruz. Hadi bismillah. Ses iyi mi? Gideriz inşallah. Bu eski Call of Duty'leri gösteriyor galiba şu an. Değil mi? Abi Call of Duty güzeldir, severim. Şu Ghost ne çekti be? Güzel. Güzel bir ortam ya. Call of Duty her zaman sevmişizdir. Vallahi bizim de böyle ortamımız var. Değil mi? Biraz ses abi. Ses yok abi. Ses yok. Sesi açayım biraz. Hemen şöyle 1 punto, 2 punto. Biraz daha şurada açacağım. As the iconic Captain Price once İyi mi? said, it's a good time Biraz to daha take açabilirim. inventory. This month we are celebrating 20 years of Call İyi of mi? Duty. With all the matches played and missions completed, our history is made up of the incredible Okay. experiences Güzel ses, created tamam. by you, the players. On behalf of all of us who work to bring these games to life each day, thank you for sharing this journey with us. We have some amazing in-game rewards we will be announcing later in the show, but for now, we wanted to take a moment to reflect. You are the reason for the success of these games, and from all of the teams across the world, we are grateful and humbled at your ongoing support, enthusiasm, and dedication to all things COD. While we celebrate this milestone, we are also looking ahead to the next chapter of awesome moments together. Today, you will see and hear all the details of Modern Warfare 3 multiplayer, an exclusive look at Modern Warfare Zombies, a brand new Warzone map, Warzone mobile news, and more. In Call of Duty, no one fights alone. So we brought 250 creators from around the world to drop in live here. Vay at Call be, of yine Duty burada Net. değiliz. And Geçen yıl da first burada up, değildik. This is Modern Warfare 3 multiplayer. Pandayı göster madem. Bir dakika, doktoru çağırdılar mı bu sefer? Doktor Disrespect burada mı bu sefer? Gelmişse güzel olur ya. Alt yazı olmuyormuş canlı yayında. Gelecek yıl. Belki 3-5 yıl sonra. Telif yedik, hayırlısı. Zaten reklamlar kapalı, problem yok. Olsa da sorun yok zaten. Levo mu? Levo'yu tanımıyorum ama inşallah tanışırız. Eski Call of Duty map değil mi bu uçakta olan? Emin'in parçası almışlar ha. İyi para vermişler. Helal olsun. Daha çok antrenman yapmamız lazım. Eğimimiz çok kötü. Abi bu oyunu oynarken hiçbir oyuna ihtiyaç yok ya. Elden ayrı tutuyorum ama bütün her şey, bütün heyecan bu oyunda var zaten. Bu map biliyorum. Söylemiştim.
Güzel güzel. Vallahi bir Türk yayıncı olarak orada Türk yayıncıları görmek istiyorum. Türk yayıncılarını kamerada da görmek istiyorum. Hadi bakalım. Şu an gözler panda arıyor. Ben sana söyleyeyim. Sadece onu görmek istiyorum şu an. Call of Duty Warzone Doctor Mobile. Disrespect There are over orada mı? Bilen var mı? 250 creators behind us ready to Bir panda, dive bir into Doctor these games. Disrespect. And we're Onları so görmek excited to be here with you today to Yayıncı unveil the takip ediyor. future Çok güzel bir of şey. Call of Duty. Aha, panda I'm beyaz Golden olan. Boy, your host for Dur, today, gelsin, alongside göreyim. the one and only Stephanie Snowden. You may know her as the Studio Communications Director, and we are thrilled to go into what's going to be upcoming for the 20th year of Call of Duty, which is bonkers. It's a little bit younger than us. Yes. Just a little bit. Just a touch. Thank you so much for not revealing my Kaç? age. 25 You're misin o quite zaman? welcome. We don't do that here. It's a safe place. Thank you. I'm thrilled to be here. It is an electric atmosphere. It's absolutely incredible. And I am so ready to talk about Call of Duty. It's been an entire calendar year of us saying, next. Well, guess what? That starts today. We're here to talk about Modern Warfare 3, and we're going to be getting into gameplay very, very soon. But we have some amazing Gameplay guests coming in gösterecekler. from the Güzel. studios. I can't wait. Çok Yeah, that's yakın. right. We also have some awesome viewership rewards as well for people to watch at home. Isn't that right, Steph? It's true. Make sure you're dialed in on the broadcast here at COD Next because you will have a chance to unlock in-game rewards for Modern Warfare 3 just for watching this stream on the official Call of Duty or Twitch YouTube channels. Take a look and chat on either of these streams for more details for your chance to earn some of the awesome loot on the screen. I want that weapon charm. Yeah, that's right. So make sure you go out there. Turn my watch phone it. on. I mean, honestly, Yeah. there's no reason for you not to. But we've got some good stuff coming up on the horizon. But Steph, what do we have coming up first? And this is one I'm very excited about. Yes, First. we are diving straight into Modern Warfare 3 multiplayer. Joining us now, the multiplayer team from Sledgehammer Games. Adam Iskov, Senior Development Director. Greg Reisdorf, Multiplayer Creative Director. And Kim Wigan, Development Director. Guys, welcome. I am Direktör so amcalar. stoked Orasını to talk anladım about your zaten. game. Kamu Where do we even start? You know, I have an idea, Yeah, we have a run-up show. We have a direction that we're going to go in, thankfully. But kitlesi mi? guys, this has to feel Dostlar, very freeing. It has Call to of feel Duty like Türkiye'de çok now tutmuyor. you're Çok going to be able to enteresan. talk about this Türkiye'de thing that you've hangi been working FPS on tutuyor for so peki? long here, and you're going to Yani also Call have of these Duty incredible geçtim. creators Tamam. playing it PUBG, all in real time. Apex, Yeah, it's wonderful to be Valorant. here. It's wonderful to have all the Abi, creators being able to play, Türkler give us feedback on the game hangi right FPS daha away, çok seviyor? and have everybody Oynamayı play ve beta seyretmeyi. tomorrow. It's Hangisi? going to be great. Ama Call of Jump Duty right değil, into onu beta biliyorum. tomorrow, folks. We'll be Hangisi? talking about that more later to remind you. Pahalıdan But we're gonna get değildir abi. straight Pahalıdan into değildir. gameplay for Warzone the folks ücretsiz. behind us. But before we Eyvah. Bizden mi? do, Greg, can you give us Eyvah. a top line of what the community can Pause mu yaptım ben? Pause yaptın mı? really expect in the multiplayer experience for Modern Tamam. Okey. Ben hemen geliyorum. Warfare 3. We have one of the greatest sets of launch maps ever coming to the game. Hayır. Hayır lütfen. Lütfen. Yüzüm kızardı kusura bakmayın. Abi ben çözünürlüğü düşüreceğim birazcık. Yapma be. Abi internetim o kadar kötü değil ama rezalet ya. Benle mi alakası var acaba? Dur pause yapmışım zaten. Hadi bebeğim hadi lütfen yapma bunu bana. And we've taken these maps and we've really revitalized Hadi. them and modernized them with the latest in Var ya kızardım, terledim, bozuldum çok kötü. visuals, audio, Ben söyledim ama effects, as laptopum well as eski. gameplay coming to bat on those. Ben de dur 720 yapacağım. Bekle. Yapmaya çalışıyorum. Bir saniye. Başaracağım bir saniye. Şunu küçülteyim bir. Abi küçült gözünü seveyim. Hadi beni mahcup etme. Yayındayım zaten. Hadi. Dur olacak. Pause yap. Pause yaptım. Şuradan.
Hadi. Abi mouse tıklamıyor. Yemin ederim kıracağım. Dur. Olacak. Tıklayamıyorum. Çözeceğim. Bir saniye çözeceğim. Hadi bebeğim ama zaten konuşuyorlar. Şu an sadece developerlar anlatıyor. Oyundan bir görüntü yok. Bir saniye. Rezillik. Tamam. Abo! Bekle mi, ciddi misin? Bitti abi, bitti. Bitti valla. Skyrim müziği ben sürekli dinlerim, aynen. Sürekli Skyrim müziği. Bir dakika dur, düzelecek inşallah. Ben dedim başımıza bir şey gelmez inşallah. Neyse dur, düzelteceğim. 720 düşüreceğim. A great map to have in the back. We have Rust here. And again, Rust is, there's so much happening in these maps. Dur, tamam. Şuradan tıkla. Hadi bebeğim, açıl. Hadi. 720 yapmışlar zaten otomatik, tamam. Standart 720 yap. Büyüt. Başla. And, you know, Adam, what else are we going to have in the beta? Well, so Favela. As Stephanie mentioned, today we're playing 5 of the 16 core 6v6s that we're launching on day 1 with Modern Warfare 3. So we're talking Favela, Estate, Rust, Skid Row, High Rise, all of which are stone cold classics that, you know, we've modernized to, you know, accommodate the Modern Warfare 3 updated player mechanics and movement and gameplay and weapon feel. So really excited to get a little taste of what's going to be in the beta, and then, you know, give players some excitement around what's launching on day 1. It's really fun for me, as I had mentioned previously, you know, having played and competed way back in the day in Modern Warfare 2 and stuff, and seeing these maps return again. Because, like, you know, I look at Favela and I remember, a long time ago, and Clayster eliminated me from a Game Battles tournament and absolutely bopped me in the middle, you know, in front of all my friends. He doesn't remember it, but I remember it for the rest of my life. That's all that matters. Favela holds a special place in my heart, for sure. I think the coolest thing for me is dropping into a brand new set of maps, but having enough familiarity. I know right where I am, right? But a lot of what we've done and what we're going to see today are these great sledgehammer touches that you guys have brought to these maps, made modern for Modern Warfare 3. That's right. We've stayed true to the original level design and layout of the original maps. So if you remember some sweet spots, some lines of sight from the originals, those are still going to be there. But we've also made some adjustments to just make them feel better for Modern Warfare 3's player movement and weapon feel. And we feel like it's a really happy medium and a great balance between the two. Here's my personal favorite, Kim. Agreed. I would like to talk to you about this. Fellow high-rise stands, where are you at? I know you're back here. I see players are already figuring out some of the Easter eggs of, you know, the original maps of how to get back into it. Oh yeah, well there was only one way to try and take over Bombsite and S&D. You had to hit the little catwalk on the opening of the map. Come on, guys. Everybody yesterday, I saw all the creators at the red carpet event. They're all like, I'm sniping off the map. I'm sniping off the ladder on high res. Watch me. I'm a 360 off it. I'm like, oh, here we go. We're already there. So good. It was so important to us to keep all of those opening moves that you remember from back in the day, and being able to have those in the game, but also have this modernization of the movement, how we're able to work with the high mantles in the game now, like all of this stuff that we're watching in high res. You can now go over a lot lot of this with mantles, and you can go over, like you can use your slide canceling, you could do all of that. Well, I was going to ask about that. Did that create a layer of, you know, maybe some complexity with the slide canceling and stuff like that, like trying to ensure that the maps don't get just completely like turned upside down on its head? It does, and one of the things about these maps is these maps were made 14 years ago, like, and to have that, like, we had to make them ready to go for 2023, right? We've added that modernization to them, to what gamers expect, to what our Call of Duty has changed a lot in those years. Yeah, it is, and you have to bring everything up to the standard of today. And when we've gone through and we've maintained a lot of that within these maps, and there's a few places where we've had to make exceptions for that, but for the most part, like, you can go in, those lines of sights that were there are still there, and you're going to have fun. You're going to be able to do those opening moves, those opening snipe shots, especially in high rise, just off the bat. Yeah, no, that's awesome. And keeping that conversation going, what are the maps like? Because I know that there's going to be more down the line. Oh, right? For sure. Let's talk about the launch maps, So in addition to these 5 that we're playing today,
day one on launch, we're going to get the rest of the 16 OGs from 2009. So we're talking Karate, Invasion, Afghan, Skid Row, Sub-Base, Rundown. Yeah, like it's all there and on and on. Oh, we got the scrap. Yeah, so we're super excited to be bringing those. And in addition to those OGs, we have some new ground war maps that we're launching too. So we have 3 ground war maps that are brand new, which is the the traditional like 32v32 vehicle gameplay. Yeah, so that's going to be an awesome alternative for people if they want to take a break from 6v6 or just mash it up. Like want to go bigger, but you don't necessarily want to dive fully into Warzone. You have ground war. So for people like me who like big, crazy, like huge battles, like this is so exciting. Ground War is a great mode for that. And aside from Ground War, I'm excited to say that there is another mode coming back that many of us know and love originally from Call of Duty World War II. And that is War Mode. That's right. Wow. Yeah, we are super. I mean, War Mode holds a special place in my heart, too, from 2017. It's a brand new map that's launching on day one as well. It's got the attacker-defender gameplay that we remember from the linear objectives, the buildables, the scripted events. It's really exciting to see that be part of our day one launch slate as well. Awesome. So we've got Ground War, we've got Core 6v6, we've got War Mode, and a little something we're going to get to later in the show, a brand new mode coming to multiplayer that will be available at launch. And also playable in the beta. That's right. Yeah. Very exciting stuff. Yeah, it's really so cool to see a lot of these players get back to the roots, because you can even see it. Like something I always enjoyed about a lot of these like big reveal events, right, is everyone loads in, they're discovering these maps for the first time, they're seeing them with fresh eyes. But here, that's not the case. We got a lot of familiarity here, and now the fresh eyes are going to be like, what did they add? What did they contribute to like make this into their own vision of a map? But I do appreciate as a competitive guy that you guys really focused on keeping the core of the maps. We love these maps. Like these are. We've adopted these maps internally at Sledgehammer. We treat them as our own, and we've gone through every nook and cranny, understanding them, understanding where all of the Easter eggs are, where all the line sites are. We have tons and tons of PowerPoints about it that just allow us to go through and really understand like what makes these maps work. And then what we've done is we've taken that nostalgia and we've also added that modernization of spice on top of it, that when you're playing these, when you're coming back to them, it is familiar, but also new at the same time, where you're now able to mantle over things that you were never able to get to. You're able to get up on top of things right here. We're watching. Oh, there we go. Yeah. There it is. I live here. Yeah. Right on. And to Greg's point, too, when these maps first came out in 2009, Hardpoint did not exist. Did not exist. So those are brand new modes for these maps that were never experienced. Well, I'm interested to see how those modes potentially elevate some of these maps that maybe were less played like competitively or even casually back in the day. Whole new experience. Whole new experience. You have some of those maps, those larger maps in Modern Warfare 209, like Derail and Underpass. And those play fantastic when you get into 10v10 or 12v12. We've had those modes are coming. They're going to come out after launch. And it's just fabulous to be able to play them on there. We also have control for those CDL players out there. CDL folks, yes. And it's going to be amazing to watch the competitive community go to town on these maps and really, play them and understand what's happening. Well, we're watching some great kill confirmed action here. We've been flipping around a bit, and find me in that sniper lane. That's all I got to say. I will be there. I will be waiting for you in the beta tomorrow. This is so great. ADS ready. I know we've been talking a lot about the 20-year anniversary of Call of Duty, but like, what better way to celebrate that than with these dropping all of these 16 day one. We're looking at high-rise in 2023, and it's so cool. I'm just going to take a moment to appreciate that. Like, it's not every day that you get to not just go back and relive things that you enjoyed so much growing up, but then also to there are some streamers here who are younger than Call of Duty's launch, 20 years ago. So they're going to get to experience this really with a fresh coat of paint for the first time ever. That has to feel
quite liberating for you guys, wouldn't you say? Yarın belli olacak abi. Yarın belli olacak. I think really these maps hold bana up göre for, de you know, old school veterans as well as like people who are brand new to Call of Duty. If this is your first game playing Call of Duty, you're obviously never been a better time to jump in. Yeah, I mean you're absorbing so much of COD's history. To your point, what a better way to celebrate 20 years of Call of Duty than with these iconic maps returning in an all-new way, and we're going to talk about all those new ways as part of the innovations that you guys have brought to gameplay in just a second. But we want to remind the audience out there that while you're watching gameplay today, you'll get to play it starting tomorrow. Take a look here at the beta schedule for players who pre-order on PlayStation. Starting tomorrow and next week for players who order on Xbox and PC. The maps, modes, weapons you're seeing here today, those are in beta, and so are 2 round more maps and in-game rewards for playing. So anyway, take a look, take notes here with the pros playing, tune into the stream, get some hot tips before you drop into your first match tomorrow. Beta bayağı uzun sürecek. That's right. Bir 10 gün falan sürüyor herhalde. Yok. It's going to be quite exciting to see, you know, everyone across like all the different platforms just like going live, playing COD, like, and then again loading up and then seeing like Scrapyard or High Rise. Still just blows my mind. I genuinely am so excited about this. But you know, there are a lot of like maps that returning fans like myself definitely will enjoy, but you know, I love some new. You know, is there anything that we should be expecting, you know, like post-launch as far as like maps go? Oh, definitely. I am very, very excited to tell you both today that starting Season 1, we have a bunch of new maps coming. So Season 1, we're dropping 3, Season 2, dropping 3 more new ones. So over the course of our entire live season, there will be 12 new 6v6 maps coming to Modern Warfare 3. Awesome. So launching with 16, 12 down the road. That is a big map pool to choose from. And these are all different sizes of maps, different locales, for all different play styles. You know, you might see 1 or 2 fan favorites come back as well over the course of live season, but we have a bunch of new maps coming that we're really excited about. And those are 6v6 competitive maps that players can play. There are other maps in there as well that we'll talk about once we get into the live season, but 6v6 core maps. And guess what? With all of those maps, it's back. You know what you can do with them? You can vote. We're going to see it in a lobby soon, but map voting is back, folks. Yeah, that's huge. Get excited. I mean, the community has been thrilled. I can't wait to see it in action here today. I'll be taking notes on which ones we know are the ringers of the group. I think we have a good feeling. Somebody voted for Estate, it looks like. Here we're looking at Estate. Oh, nice, yeah. Somebody voted for that. That's a good one for snipers. I like Estate. Yep. I think we have an idea of where the maps are going to land in the voting, but when you account for the new modes, the modes that you were never playing in there before, when you get into hardpoint and you need that space to have that rotation, it'll be interesting to see what ones are popping up. That's what I'm looking forward to. I want to jump into a private match lobby with my friends and run around and see where the hard points are on you know, these like on Derailed or something like that. Because Skid Row, like, I was actually talking with Nameless and Zach about this. It's like these maps now, like you have maps like Skid Row that can actually like be potentially viable, like competitively, which is quite exciting. It just changes the entire like feel of the offering, which, you know, we didn't have back then. We've honestly already been talking to CDL a little bit about some of their favorites, about what they might want to play, and it's great to get their feedback early on to see how the competitive... All right, we're looking at Lupo, my guy Lupo. He is in his loadout editor. We can get a good look here. He's got the lightweight boots. And Kim, I would love if you would take us through what we're seeing here and how loadout select has changed and what players can expect. What? Yeah, so what you're seeing here, so someone is looking at our boots category. This is actually one of our new categories for perks. So we've split up the perks into 3 different categories. We have boots, gloves, and gear. And you're going to see some fan favorites come back. We've remixed some of the perks, and we brought some new ones into the fray. Now, they're all also represented with physical gear items. So everything that you see there has some contextualization for players. So it's not just a list of things you're selecting from. It's like you're getting these movement boosts because you're bringing in boots, or you're getting this weapon handling bump because you're bringing in gloves. So we really like to add that sort of context for players to understand what they're bringing in for perks. Yeah, it's different, it's logical, but you're also going to see some of the same perks that we know and love. So Call of Duty fans will be familiar with them, but presented in an all-new way. What are you guys most excited about to see here with players getting into that loadout edit, kind of customizing
these builds out for their playstyles. I think for me, it's all of the movement aspects of it, right? So we have so many things that are on there that are around. We have one that allows you to slide further. Yeni mapler, yeni karakterler. Greg, I've been using the tack pads. And then we have the lightweight boots. We have the canvas sneakers. I also hear those are your favorite. favorite. Yarın belli olacak zaten. I'm sneaky. I'm trying to move. I need all the help I can get. 2000 lira gitti zaten. So, and those are just going to cancel out your noise when you're moving around. They're going to eliminate footsteps. The true silent movement the perk true silent is back. Yep. Ben de aynı şekilde. Bak şu map'i yani Modern Warfare'da olmaz mı? Yapamazlar. It is very silent. Hopefully it was only footsteps. Oh yeah, no, I could. Well, yeah. Well, also, you know, I mean, I can't hear anymore either. Old age, anyway. No. He keeps making these old jokes. I don't know what's happening. Niye siyah beyaz? But hey, I guess when you're talking about Call of Duty having been around for so long, it's just amazing how we've all just grown up with this, right? And you guys are seeing these things that happened back then. You know, the way the game was made, and you're taking ways to like improve upon it while also again keeping it very familiar, but also keeping it very fresh. Something that really stuck out to me, Kim, is that you guys bringing back that classic radar, right? You know, you got your mini map with red dots on there. Yeah. I love it. And I'm glad that came back in. Yeah, we are too. I mean, so any unsuppressed weapon fire will show up as a red dot on the mini-map, and we think it's really just a core intel piece for our player base for Modern Warfare 3. We really want to make sure people know where the firefights are happening, really understand, and as we mentioned earlier about just knowing the maps and being very familiar and nostalgic with those things, like you can see the red dots on the mini-maps and you can understand, I know the map already potentially coming in. I know how I'm going to flank. I know where we're going to go. You can strategize more with your teammates. So, we really just felt that bringing back the classic was absolutely the way to go. It's classic gameplay return to classic maps. I think, to your point, on these maps, it makes perfect sense, especially with the familiarity. And even for new players, you're going to figure these maps out quickly. But it's it feels right. It feels great. I've really loved seeing it. You have a direct way to engage. Yeah. So I'm really excited to hear you guys talk about that. And that's not the only piece of classic gameplay that you'll see returning in Modern Warfare 3. Oh. Tell me more. Tell me more. We've talked about a little bit of movement, but I'd like to get into some of the nitty-gritty. Slide, animation cancel. Ama dönüşler çok sevdiydi yani klavyeye göre, mouse'a göre. Yeah, so we felt really strongly about bringing back slide cancel and reload cancel. And in both of those things, really the core was we wanted players to feel responsive and feel like they had a lot of options. So we know that when you commit to doing a slide, you're stuck on a pretty linear trajectory. We know that when you're doing a reload, some of those weapons have really long reloads. It's a real big commitment. So even after doing that, we want to make sure that players had the choice to cancel out of that because we know things change moment to moment so quickly in these battles. And it felt right, and we're just so happy that we have it back in, and we know that I think we. Bir oturuşta bitirmeyiz ama iki oturuşta biter herhalde. Are back in. Awesome. We're going to see it a lot here today. I'm sure we have our movement kings and queens getting around the map in a few interesting ways. Now, Greg, time to kill or TTK. Always a hot topic with our players, with our community. It's complex. It has a lot of different moving pieces when we talk about it. Can you give us details on what to expect in terms of time to kill for Modern Warfare 3? Controller oynuyor. Anladım. Doğru. Yes, you can. Yeah. This is the guy. Only the exact details. Only the exact details. So Controller hayatta beceremiyorum ya. Health across all of our players. So that's got parity with Warzone. So that is parity with Warzone. What's currently live Panda'yı burada verecekler. And it'll also carry over into Modern Warfare 3 Season 1 as well. And what we've also done with that time to kill, so what you're going to notice is it's much more consistent across the board. So we've eliminated some of these spikes that we've had in the past because our modifiers, so we have modifiers on when you get a headshot, it does more damage. When you do a limb shot, it does less damage. So we've kind of normalized those and closed the gap between them. And what that allows for you as a player is you're able to really have this experience where it's consistent. So when you're putting bullets on target, it is now like you get that feeling, you get that rhythm back into your gameplay. And you're able to go from combat to combat and start to feel that pace of combat, especially with our hit markers now. İçimden böyle seyirci oynamak geliyor ya. Çok enteresan. Sizde böyle bir his oluyor mu? Bakıyorum ama şey diyesim geliyor. Çekil! Çekil! Yer var abine. Onun diyesim geliyor.
Çık şuradan. when that extra damage is going to come into play, and it's normalized across the board. So it is a little longer. You could respond to getting shot. Bugün Like onlar as oynasın, soon as you yarın start to biz see your oynarız. screen light up red, you can Bugün pull siz away, oynayın. you can get into cover, and İyiymiş really arkadaş. take that engagement in the way that you want to take that engagement. Yeah, I think with those visual identifiers and with the audio cues, kind of taking that step forward a little bit, you certainly feels like you have a bit more time to evade. Definitely, Yes. you have more survivability, you have more options with the freedom of movement Yes, Abi, it certainly to get out of kendini combat. And that includes a new thing that I would Yo, like onu to talk kıstım about ben. called tax stance. Yes, İzlediğimiz yayını kıstım. is a Kendi fantastic yayını değil. addition to our Biraz daha mı movement set, kısayım? as well as Bir what tık you're daha. doing with tactical gameplay. Bir tık daha verdim. It is a mix. It's right in between your aim down the sight, so you're very like. Şu an bütün Twitch'te, bütün YouTube'da Call of Duty Modern Warfare review var değil mi? And so what it allows you to do is when you're in ADS, you Güzel, can güzel. actually go in and toggle tax We just stance. saw the UI pop up Oh, on sweet, the there it is. screen. There's So tax stance it's right gonna there. appear as down on the D-pad. Bu kim bu? And for any like gameplay. sweats out there, I think it's important Ha, to bu note şey ya. this is kind of it takes like an assault rifle. Abi böyle oynamam. Almost like a little bit of a sub. Where you can kind of like push corners a little bit more aggressively with it. It's great for a CQB. Yeah. So it feels like you're getting the best Dedim of bu both kim worlds ya? with it, while also still obviously you're not going to get the full benefits of using an SMG. And Fall so 90 şu an LMGs, galiba, like ya da being able to 80. take those longer range, when we talked earlier about Derail or some of the larger maps, like you want to be able to run a longer gun. So being able to take that in and then going to canted, going to tax stance, inside, indoors, going in those warehouses is a fabulous mechanic to have. Çok enteresan. Yan tutma olayı. Yeah, and it is very good. Having used it myself, I can see the application for it, and I think we're going to see some awesome outplay opportunities. Like, players are going to go nuts with that. Güzel, benim taktik. Koş yandan zıpla. It's also nice just if you have a specific playstyle. Adam, you mentioned it's really great for close quarters combat, which is personally what I have used it for when I'm playtesting with you guys. But I think it's there if you want it, and if you're not, if you're not into it, don't use it. You know, it's an option. It's again that optionality for players. Choose how they engage with movement and all of these new fun toys that we're showing off in Modern Warfare 3. And there are option settings for that tax stance. Right now it's on the down D-pad. If you're not a controller masher, like I am, I panic a little bit. There's options for you to allow you to put it on your stick, which, well, if you're not a keyboard and mouse player. Dönüş nasıl olur bilmiyorum. You could go in and it is much more like... Yıllarca bu anı bekledim, düşünsene. Being able to utilize that in those close quarters combat. Right. Adam, I see you studying gameplay intently. We're on Rust here. What are we seeing? I love me some Rust. Yalnız adam öldüğü zaman bana Cold War'ı hatırlattı. Modern Warfare 1'i değil, Cold War'ı hatırlattı. Böyle öldürdüğünü hissettirmesi lazım. En büyük isteğim ve tek endişem odur. Adam öldürdüğünde öldüğünü hissetmelisin. Ya da öldürdüğünü o hissi vermeli. Yeah, there really is nothing Biraz better than Cold War hissi var. Bilmiyorum, bakacağız. Running around the map and I mean, he just had the Renetti out. He's going ham with it. Going in. You got all Vurduğunu hissedeceksin abi, vurduğunu hissedeceksin. Gösterimiz komik dizi, ha evet. Well, this is Sorma ya. really fun to check out, and we have plenty Engel more de to watch olamıyoruz. without a doubt here. But we're going to take a quick break from the gameplay for a brief second. Şuraya giremedik Actually ya. wanted to mention an awesome partnership between Call of Duty and the Hundreds. Now, you're taking a look here. We should be seeing in a moment at a limited edition Call of Duty Hundreds clothing line, and you have a chance to win one of these 50 sets. So simple. All you got to do is follow at Call of Duty on X or Twitter, and make sure you tweet or post hashtag CODNEXT and hashtag sweepstakes for a chance to win one of 50 sets of the Ghost Bomb collection. So follow the channel. Reklam olayını bayağı abartmışlar. Çok güzel yani. Paylaşma yöneltiyorlar değil mi? Paylaş bunu kazan, paylaş bunu kazan. Zekice valla, çok zekice. Gelen var. Dostlar merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. YouTube'da canlı yayındayım. Ses, görüntü canlı yayınlayacaktım. Sorun olmaz umarım. Satın alıyoruz. Nakitim ne kadar var? Bu arada sessiz görüntü canlı yayınlayacağız. Sorun olmaz değil mi? Dolayısıyla yanınızda mı Cez? Hiç çıkartmadan kaç tane oyun var yanında? Oyun yok. Kaç tane kol? 2 tane kol var. Slim kasayı gördüğüm kadarıyla. 500 GB. Aklınızda sizi mutlu edecek rakam nedir? Sohbet ediyoruz.
pazarlık yaptı. 7-8 arası satış yaptı. Tek kolusundan bahsediyorum. Çift kolunu. Çift kol 8 bin lira falan satış yaptı. 6 bin. Yok. Bana uymaz. 6 bin verecek esnaf çıkar. Muhtemelen. Ben 5 falan veya 5 hatta aslında 6 güzel fiyat ya. Şu an para ödedi. Okey, bir kere 6 vermeyeceğim. 6 üzerinden konuşuyorsak 6 vermeyeceğim zaten de. 5,5 arası düşünür müsünüz? Yoksa 6, hayır 6'dan aşağı asla vermem diyorsunuz. Bilmiyorum, cihazı temizle, kolları temizle. Kollara bakayım sadece, kollara bakayım. Niye satıyorsunuz diye sadece meraktan soruyorum. 5 aldınız. 5 oyunu vereyim o zaman. Para yerine. İstemez misin? Modern Warfare 2 var, Last of Us. Ha, store'dan. Ne büyük hatadır. Tamam, kol okey. Okey, sorun yok. We have new global attachments as well that are available that you can use across all of your weapons. Görmemiş. Fansız falan herhangi bir şey. And then we have 20 plus operators that are there for you to en son fiyatta her şey okey derdiği zaman minimum şey yapıyoruz, enerji harcıyoruz böyle alışverişlerde. Ya cihaz kötü değil. 2 tane kollar full çalışıyorsa, cihazda HDMI, mekanik ve fan sesi yoksa, tüy aldığım farz ederek fiyat veriyor. Yanına böyle kutu önünde çıksan arkadaşlar. Çıkmaz mı? Is an amazing experience. It is. It's very important for us to bu arada sizi çok fazla yormak istemiyorum. Anlıyoruz. İlk biz ben değilim yani. İlk biz miyiz? O çok kötü olmuş. Eyvallah, sağ olsunlar. Son bir soru soracağım. Son bir soru. Hepsi nakit mi olsun diyorsun, yoksa bir PlayStation 5 oyunu üstüne nakit okey mi? Last of Us 1, Call of Duty Modern Warfare 2, Ghost of Tsushima. Dijital mi? CD mi? O zaman ben oyun hediye edeceğim sana bir tane. Keşke CD alsanız, çok önemlidir CD aslında. Sıkıntı yok, güzel fiyatı gelmiş o zaman. Peki, test edeceğim. 5,5 bana okey. 5,5 okey. 5'e düşünmeyeceğim ama 6 zaten çıkmayacak. Kozmetik olarak biraz şey olmuş ama çok da problem değil. Olacak o kadar. Zaten bunu 5,5 okey miyiz? 5,5 okey. Tamam, süper. Kolların versiyon 2 diye bakmadım. Ona bakacağım. Şu versiyon 2. Bu da versiyon 2'dir muhtemelen. 5,5 bana okey ya. 5,5 okey. Tamam. Kutuya da alacağım sizden. Thank you so much. That was what I needed to know about, you know, not Spawn. Yok, kutu beni daha çok mutlu ediyor bu arada. Cihaz gidecek ama kutuyu mesela ben satarken vermeyeceğim. 500 lira. Peki o zaman siz burada bir 5 dakika beklettiğim cihazı test edin. Okey mi? Ödemesini de... Tamam. Ödemesini de banka hesabına bakayım. Ne kadar var? Kalınlığı yardım gönderimsiz için okeyse benim için süper. Bütün yıl sizi bekledim. Sizden sonra artık havada gideceğim artık. Okey. Okey, süper. O zaman ben cihazı teste başlıyorum. Anlaştık mı? Tamam, okey. 15-20 dakika cihazı test ediyorum zaten. Anlaştık, tamam. Sağ olun dostlar, görüşürüz. Dostlar kusura bakmayın. Bu arada bir cihaz geldi. PlayStation 4 silip zaten pazar dinlediniz. 5.500 lira kötü fiyat değil. Kollar 1500 lira çok rahat satılır zaten. Şöyle hesaplıyorum. 5500 cihaz. Biraz oyun sesini kısayım. Siz onu seviyorsunuz, farkındayım, özür dilerim ama konu değiştirdim. Kusura bakmayın. Codenex seviyoruz normalde. 5500 cihaz normalde. Ama ben 1500 koldan düştüğüm an o cihaz bana 4000 liraya gelmiş oluyor. Mantık bu. Anlaştık mı? 4000 liraya aldığım cihazda bizim satış fiyatımız zaten 7-7,5 arası olacağız ama bu işlemden biz 3000 lira falan kazanmış oluyoruz normalde. Ama iki kollu dediğim gibi koldan 1500 düşüyorum. Yani 5500 pahalı görünüyor evet ama kolu 1500 zaten çok rahat satarız. Bu ne oldu bize? Cihaz 4000 lira gelmiş oldu silip. Cihazın minimum satışı da zaten 7'ye vermem 7,5 kilo. Yani bu cihazdan biz nereden baksan 3,5 arası kazanmış olacağız. Kötü bir alışveriş değil. Hani diyoruz ya bazen ürün satmak değil, bazen ürün alarak da alışveriş yürüyor diyoruz ya.
Aynen bugün mesela ürünü pek satmadık ama ürün almak da bizim için ticaret. Güzel bir ticaret. Güzel. Bence fena değil. Cihazı test edeyim şu an. Size bu kamera kalsın isterseniz. Geri alayım şöyle. Şöyle bu kamerada kalsın isterseniz bir yandan. Ben de cihazı bir test etmeye başlayayım. Anlaştık mı? Okey, oyunu kapat abi. Senin dinleyin. Canımsın Onur Bey. Estağfurullah canımsın. Yani nasıl isterseniz sorun yok. 5.5 iyidir öğretmen. Biz o tür şeyler, o kelimeleri pek kullanmıyoruz aslında. Canımsın. Allah bereket versin. İşte bekleyelim. Yayın müşteriden cihaz geldi. Aynen. Ha, bekleyelim. Tamam okey. Bir yandan şurada kalsın. Ben şöyle çevireyim. Cihaz geldi, onu test ediyoruz. Anlaştık mı? Yalnız beni en çok mutlu eden şey söyleyeyim mi? Bu. Kutusu çok temiz. Kutusu çok güzel. Tamam. Cihazın ilk seri. 2000 serisi. Sorun değil. Abi kamerayı bir tık büyütsen. Büyütemiyorum işte. Kamera böyle büyümüyor. Bu sabit sistem. Kapat abi cidden. Tamam abi Switch'den satıyor musun? Tamam Panda orada mı? Okey o zaman bir şey yapalım. Cihazı deneyelim, test edelim. Bir yandan sohbet edelim. Şu şey dursun burada. Bir dakika şöyle. O zaman sesi kapattım. Şöyle yaptım. Tamam. Şu an sizi biraz kurtardım. Tekrar baştan söylüyorum. Hemen hızlı. Az önce kullanıcım geldi. PlayStation 4 Selim getirdi. Pazarlık yaptık. 6 istediler. 6'ya almam. Yani 6'ya gerçekten almam bu arada. Yani çok anlamlı olacağını sanmıyorum. Ha yine alınır satılır ama abi para o kadar patır pıtır param çıkmıyor maalesef. 500 GB Selim 2000 model kasa, 2 tane kol 5500-5000 arası verebilirim dedim. Cihaza baktım. Kollar kötü değil. Yani en azından çalışır diye düşünüyorum. Kollar versiyon 2. HDMI kablosu yok. Sadece data kablosu var. Cihazı deneyeceğiz. Eğer anlaşırsak 5500 lira nakit ödeme yapacağız. Bir kısmını şu an çıktığı kadarını havale yapacağım. İnşallah çıkar birazcık para. Kalanını da yarın yapacağım zaten. Sağ olsun arkadaşlar da anlayış gösterdiler zaten. Panda bu arada orada mı bilmiyorum ama Code Next'ten bahsediyorum. Cihazı test edelim. Hemen kamerada şöyle çevireyim isterseniz birazcık. Bir yandan da cihazı test edelim. Anlaştık mı? Blackmagic uygulamasından Atem'in. Cihan kamerayı büyütebiliyorum aslında. Ama cihazı iMac'e bağlamam veya bir PC'ye bağlamam lazım. Kendi setup'ından kamerayı büyütebiliyorum. Evet aynen. Ama kötü olan ne biliyor musun? Kamera sabit kalmıyor. Pencere değiştirince kamera yine eski boyutuna düşüyor mesela. Ama cihaza bağlı değil şu an. PC'ye bağlı değil. Okey tamam. Canım teşekkür ederim. Biliyorsun sen de. Güzel. Tebrik ederim. Güzel. Kapat abi oyun seninle. Estağfurullah. O zaman PlayStation 4 serimizi bir deneyelim. Anlaştık mı? 5500 liraya anlaştık. Güzel fiyat. Yani dediğim gibi sadece ürün satmak değil, almak da en güzel ticaretlerden birisi bu arada. Hemen cihazımızı test edelim. Eşleme bakalım. Hemen göstereyim. Dur çocuk. Şöyle göstereyim mesela. Cihaz tabi biraz kullanılmış yani bariz. Ama şurada garanti etiketi açılmamış bak. Bu benim için yeter de artar. Bu güzel bir şey. Ama cihaz tabii ki biraz yani normal kullanılmış. Fan sesi var mı yok mu hemen deneyeceğiz. Arkadaşlar da fazla bekletmeyin ekranına. Yalnız bana güzellik yaptılar. Ya çok güzel değil mi? Abi yani tamam siz esnafsınız, kalanı yarın gönderirsiniz. Abi çok güzel değil mi bu? Ya iyi insanlar, harika gerçekten. Cihazı taktım. Power kablolarını kullanacağım. Vallahi yayın bereketli geldi. Sağ olsunlar. Gerçekten yayın bereketli geldi. Yayın bereketi. Bana göre yayın bereketi. Cihazı bir açalım. Zaten arkadaşlar sistemi silmişler. Yayını beğenelim. Ha evet yayını beğenmeyi önemli sonra. Yayını beğenirseniz efsane olur. Tekrar yeni gelenleri söyleyeyim. Bir cihaz geldi. PlayStation 4 Slim. Şöyle bir cihaz. Bunu şimdi test ediyoruz ve 5500 liraya çift kollu olarak satın alacağız. 5500 çift kolda bence güzel fiyat ya. Çok güzel. Yani çok değil ama güzel fiyat. 4.5 olsa mükemmel fiyat olacaktı. En eski PC oyunlarının orijinal CD'leri var. 2000'ler oyunları. Satıyorum ne yapalım? Serkan'cığım bir arkadaş arıyordu onu. Chat'ten bir arkadaş. Sen videonun altına yorumları bir eski elinde kutu PC oyunları var diye yazarsan aramızda chat'ten bir arkadaş eski PC oyunlarını arıyordu.
Mesela bana sormuştu ama belki aranızda alışveriş yaparsınız. Üstüne 2000 var lan. Abi benim de PS5 Ghost of Tsushima var mı? PS5 Ghost of Tsushima var. Var. Stokta var. Çocuk dur atlayacağım ben anladım seni dur bakayım dur. Dur. Hayır dur. Tamam görüntü geldi. Abi kedinin derdi çok başka ya. Kedinin de baksa ayağı bastığı yere falan bak. Çocuk! Bak şimdi harekete bak. Ne güreşte böyle bir hareket var. Künde mi? Kündeye getireceğim şimdi. Nazik yaptım. Şimdi bir de hemen kablomuzu takalım. 2 tane kollar şunlar. Kolların durumu da fena değil. Yani mükemmel. Yok kolların durumu iyi bence. Kolların durumu da şöyle. Kolların durumu fena değil bence. Komple 5500 liraya alacağız inşallah. Bakalım. Versiyon 2 güzel. Codemex'te en çok pandayı görmek isterdim. En çok pandayı görmek isterdim. Şuradan tamam. Okey. Sistemi kurduk. Zaten sıfırlamışlar arkadaşlar sağ olsunlar. Önce bir mekanik testi yapacağız. CD rahat girip çıkıyor mu onu test edeceğiz. Test edeceğimiz oyunda zaten Uncharted. Mesaj nereden geliyor abi? Tam bana mı geliyor? Dur bakalım. Uncharted. Infamous da var aslında. Infamous da olur mu? Çizik çalışmaz. Uncharted. Şurada bir Infamous daha var. Boş. Uncharted. Uncharted. Şu Uncharted'ların boş kutu çıkması var ya. Bir tane dolu çıktı. Biraz çizik ama sorun çıkartmaz diye umuyorum. Hemen test edelim. Biraz çizik ama yok ya bunu takmıyorum abi. Zaman kaybederiz zaman. Zaman kaybetmek istemiyorum Uncharted denerken. Bir Uncharted, sağlam bir Uncharted serisi yok mu? Neyse kayıp miras deneyelim. Bu CD bozuk muydu sanki ya? Bir tane neyse takalım bakalım. Mekanik testi. CD normal girdi. Çıktı. Tekrar çıkarttık. Tekrar taktık. Normal girdi çıktı. Sorun yok. Bir de mekanik testi yapacağız şimdi. Kamerayı birazcık daha çevireyim. Böyle gıcı gıcı yapmaması lazım monitörün. Şuradan kamera HDMI testi. Aha. İyi bakalım. Belki şansa yapmış olabilir ama. Yok tamam. Yani şansa olmuş. Kabloyu belki fazla çekmiş olabilirim. Bazen abanıyorum. Abanırsak daha kötü olur. Çoğu yok. Birazcık daha mıncıkladım eğer ölmüş olursa. Bir an korktum. Bir de kötü. Yani onu kullanıcıya anlatmak zor. Anladın mı? Kullanıcıya anlatmak çok zor. Yok bence sorun yok. Cihazlar zaten zor bozulur. Port gidik. Yok sağlam. Ben kabloyu fazla asılmış çekmiş olabilirim. Bazen öyle yapıyorum. Hani yapıyorum. Hadi falan yapıyorum bazen. Temiz sorun yok. Bazen çok oynuyorum böyle. Okey banlı mı diye kontrol ediyorum. Yok banlı diye hiç kontrol ediyorum. Çok nadir çıkar banlı. Çok nadir. Abi de sahibine bakıyorsun. Sahibine bak. Bu öyle bir sahipten banlı çıkar mı? Çıkmaz. Adam ne dedi yaparken konuşurken?
Oyunların tamamını dijital alıyorum dedi. Bitti. Yani sahip de önemli aslında dostlar. Yani ban derken şimdi gelen arkadaş çok garip, böyle çok güven uyandırmayan bir arkadaş olsaydı ban kontrol ederim ama normalde kontrol etmem. Alacak kişinin şekli de çok önemli. Kablo dediğinle oynayacaksın böyle iyice. Kablo dediğinle oynayacak. Valerian çok fazla kurcalamaya gerek yok kabloyu. Hafif tık tık yapsan yeterli zaten. Banlı olursa cihazı kullanmıyor mu anlamadım. Ha ban şey demek dostlar. Store'a girmiyor cihaz. Ban bu. Ama bu binde bir gelir, yüzde bir gelir. Çok nadir gelir. Çok nadir. Ve başıma hiç gelmiş mi diye sorsan belki bir kere gelmiştir. Belki bir kere. O kaç yıllık ticari hayatım belki bir kere gelmiştir. Van'dan sen Veysel Dinç bebeğim. Van'lı selamlar, saygılar, canımsın. Konsol nasıl bağlanır abi? Nasıl bağlanır? Çok güzel. Hiç bilmiyorum. hiç başıma gelmedi. Hiç bilmiyorum. Sahte kredi kartı kullanırsan veya başka çalıntı kredi kartı kullanırsan merhaba olsa hoş, yine ses görüntü canlı gelecek. Okay. Bir yandan test ediyorum. Şu an oyunu söylüyorum bu arada. Bilginiz olsun. En son ne zaman internete bağlandın? Ya en son ben bir ay önce falan sıfırlamıştım. Ha. Ondan önce bağlanıyordum ya ama. Aynen, ama tamam. Sıfırlayabilmişim değil mi ya? Her şey silinmiş. Her şey silinmiş. Sıfırlanmasa boşa gitmedi değil mi? yok. Onları o tamam sana sordum baba. Aynen. PlayStation 5'te indiriyor. Tamam. Okey. Birkaç soru vardı. Onları cevaplıyorum. Ban nasıl olur biliyor musun? Çalıntı kredi kartı kullanırsan cihaz banlanır. Okey mi? Veya başkasına ne bileyim Sony şüphelendi işlem yaparsan cihaz banlanır. Ama FIFA'da da mesela alsat yapan arkadaşlar var. FIFA oynuyor musun mesela? Alsat yapıyor musun? Ya Ultimate'inde çok yokum ya. Tamam. FIFA ticareti yapan arkadaşlar 5-6 ticaretten sonra banlanıyor mesela. O da vardı, bilginiz olsun. Okey, hemen hızlıca dostlar sizi minimum bekletmeye çalışıyorum bu arada. Onun dışında konuşuyorum ama ayıp olmuyor değil mi? Çok teşekkürler, sağ olun. Aranızda cihazı pat diye banlanan arkadaş var mı? Sadece şu nedenden dolayı banlandı diye arkadaş varsa yazabilir, en azından bilgimiz olur bizim de. Geldik izlemeye. Berkcan canım, selamlar, saygılar. Cansın, teşekkür ederim. 4 dakika kaldı. Oyun bir çalışsın. Bir fan sesi var mı yok mu ona bakacağım. Oyun çalıştan 5-10 dakika içinde belli oluyor zaten. O arada bekliyordum. Orada bende param ne kadarmış ona bakayım. Bakalım paramız yeterince var mı? Önce telefonu bulacağız. Banka hesaplarını kurcalayacağız. Çocuk. Yok. Telefon nerede olabilir acaba? Bir çağrı atayım kendime. Suda oturuyorum. Hataya bakıyorum. Geleceğim. Fırsatım var. Yolda sürece almıştım. Abi şu an koleksiyon gittim. Okey. Hemen kendimi arayıp cep telefonumu bulmam lazım dostlar. Alırım. Fiyat uygun olsun, alırım. Bir de Xbox'ta bizim şey vardı değil mi? Neydi oğlum o? Hani böyle hareketli. Kameralı bir şey. Kinect. Xbox One mı? 360 mı? 360. O yani onu da alırım. Soru yok. Ama iyi pazarlık yaparım onun için. Bilginiz olsun. V'yi de alırım. Bu arada bilginiz olsun. Alırım. Her şeyi alıyorum da hiç soru yok. Yeter ki fiyat uygun olsun bizim için. Hemen banka hesaplarına hızlıca bir giriş yapıyoruz. 3 dakika kalmış. Bakalım. $100 bu çok kötü. Buraya geçiyorum. Burada paramız yok. Bir de buraya bakalım. Ne kadar paramız varmış. Bir de çantaya bakalım. Bir saniye. Ticarette para olmayınca bütün işler duruyor. Çok enteresan. Ve bazen
Hani nakit olmadığı zaman bütün fırsatları kaçırıyorsun. Böyle gelen fırsatları falan da kaçırıyorsunuz. O zaman biz babanın banka hesabına gireceğiz. Babanın banka hesabından. Babanı şimdi yoldan arıyorum. Babadan müsaade isteyelim. Allah'tan babanın banka hesabı bizim bilgisayara kayıtlı. Babalar ne için ama değil mi? Baba diyecek ki ya ne alıyorsun? Kaç alıyorsun? Klasiktir baba. Kazanacağım mı? Klasiktirler. Babadan para isteyince biraz yapmam lazım. Baba ne yapıyor? Ha beni seyrediyorsun güzel. Seni arayacağım o zaman duydun yayında. Cihaz alacağız. PlayStation 4 Slim parayı senden göndersek olur mu? Ne dersin? Ya, ha görüyorsun. Tamam okey anlaştık. Tamam okey anlaştık. Okey hadi görüşürüz. Sağ olasın. Şifre gelecek birazdan. Tamam. Bütün ödemeyi yapıyoruz. Tamam. Yok ben babaya teşekkür ederim. Size de teşekkür ederim. Buyurun. Sen şey yap. İBAN'ını vereceksin. Tamam. Ha evet İBAN alacağım ama şu an değil bekle. O yükleniyor. Ben ödeme işlemini yavaş yavaş adım adım halledelim. Şimdi şuradan şu ekrandan ben yavaş yavaş bankaya giriş yapmaya başlayayım. Ziraat. Size WhatsApp'tan falan mı atsın? Yo ben şey de okuyacağım zaten. Bir saniye. Yo ben şey yapayım. Resmini çekeceğim. 30 saniye önce banka hesabına gireyim. Hesap en kolay iş. En kolay iş soruyor. Oyun açıldı. Sesi biraz kısayım. Biraz dönmesi lazım oyunun ki makine birazcık ısınsın. Okey, o dönsün. Babaya şifre gitmiştir şu an. Babaya arayalım, şifremizi alalım. Tamam, arıyorum hemen 30 saniye. Baba da harbi kral adam ya gerçekten. Vallahi sağ olsun baba anne de emekli maaşını verdi. Baba da emekli maaşına destek oluyor. Sağ olsunlar vallahi aynen. Ne mutlu ki böyle gerektiğinde arayacak babanız var. Evet, çok şükür çok şükür. Allah uzun ömür versin. Hepimiz için tabii. Amin. Tekrar arıyorum. Bakıyorum hemen. Tamam giriş yaptık. Havale yaptıktan sonra sana bir kod daha gelebilir. Arayacağım seni baba tekrar öptüm. Hadi görüşürüz. Tamam hesaba giriş yaptık. Okidoki. Başka hesaba havale. Yeni bir alıcı. İsim soy ismini... Çok iyi oldu. İsmini soy ismini söyleme yayına gitmesin diye. Sadece ben şey yapayım istersen. Resmini çekeyim İBAN'ın. Daha kolay olur. Sen tek tek söylemek yerine. Tamam. Şurada zaten isim bilgisi de yazıyor. Şöyle ben edit yapayım sen buradayken. Şu kısmı ihtiyacım yok. Şu kısma da ihtiyacım yok şöyle. Sadece şurası. Sadece şu kısmı aldım. Tamam. Bilginiz olsun. Okey. Şu da benim için yeterli. Tamam. İBAN bu. Hemen yazıyorum. Okey şurada. 8. Tamam. 2, 3, 6, Şey mi? Bes mi? Bes ya. Aynen. 9. Okey. Ha doğru. Çok özür dilerim. İsim soy ismi buradan yazacağız.
Tamam. Okey. Daha henüz göndermedim bu arada. İsmi soy ismi yazdım. Banka hesabını seçtim. 5500. Devam diyorum. Fesle şimdi gönder diyor. Fesle şimdi gönder. Bireysel ödeme. İsme sadece mücahit yazacağım. Yazdım. Ha evet gördüm. Konto yazdım. Okey dedim. Şimdi babaya bir kod gidecek. Normal cihazlarda çok nadir sorun çıkar zaten. Yani sadece prensip olarak. Ben de biliyorum yani. Onu yayında da söyledim zaten. Cihaz alırken işte şunu filan test ediyor musun diye sordu arkadaşlar. Dedim ki alırken arkadaşa da bakıyoruz dedim. Ondan sonrası kolay değil zaten. Şimdi babaya kod gitmiştir muhtemelen. Evet babaya kod gitti. Şimdi babadan da kodu aldık mı işlem tamamdır. Bakmıştır muhtemelen. Beni arıyordu. Aha no'ya bastım. Baba da tam beni arıyordu herhalde. Tekrar arayayım. Hemen kontrol ediyorum. Onayla dedim. Dekontu görüntüle. Tamam okeydir o sağ olsun. Hadi öptüm seni. Görüşürüz sağ olsun. Hoşçakal. Tamam dostlar havale gerçekleşti. Dekontun fotoğrafını çekeyim istersen veya sen oradan bakabilirsin. Tamam, kontrol edip. para geldi diye zaten şu an bildirim Geldi mi? Geldi. Süper. Tamam okey. 5500 lira. Çok güzel. Okay. Şimdi bir mesaj atman gerekiyor bana. Cihazı sattığına dair bir numaramı vereceğim sana. Tamam. 0507. Sen bir de kaydet belki bir şey sorman Ha belli olmaz ya. ama. Belki diğer Xbox V'yi falan satmak istersin belki. Ne bileyim PlayStation'la ilgili bir şey olur. Kol bozulacak zaten. Eninde sonunda bozulacak kol. İşte Belki satmak ikinci isteyecek kol belki. alırsın. Ha aynen. Ha, olabilir. Ha, 0507 404 Evet. 0 Evet. 444. Evet İsim tamam. neydi? Taner Konsol&Oyun Bakırköy. Taner Konsol&Oyun Bakırköy. Şu tarihte, şu saatte bu fiyata sattım. Gibi bir hemen mesaj şey yapacağım zaten. Mesaj yazmaya hazır olduğun zaman SMS veya WhatsApp hiç fark etmiyor benim için. İkisi de aynı. Tamam. Şuradan cihazı ben de kapatayım. PS4 Slim konsolumu. Tamam ben yazıyorum şimdi. Tabii direkt söylüyorum. PS4 Slim konsolumu. Kendi rızam ile. 5500 TL banka havalesiyle ödeme alarak sattım. 5500 TL. Banka havalesi ile ödeme alarak sattım. İsmini, soy ismini yazıyorsun. Bir de sana seri numarası söyleyeceğim cihazın. Cihaz kapansın. Kapandı. Seri no yazıyorum altına. Evet, seri no. Onu sen de bir fotoğrafını alardı. Hatta yolla o fotoğrafı da. Şu numarayı yazıyorsun. Şu numarayı. Sesli okumuyorum ki yayına gitmesin diye. 2'den başlayan mı? Şu son 6 tane var ya, tireden sonraki. Şurası. Tamam. Bir de ben Bir de kontrol onun edeyim. fotoğrafını çek, fotoğrafını yolla bence. Bakayım. Doğru. Tamam. Onun bir de fotoğrafını al. Tabii size de kalsın böyle. Aynen. Orayı çek. Çekeyim. Sen de ne sattığını bil. Tamam geldi. Çok memnun oldum. Dostlar teşekkür ederim her şey için. Kendinize iyi bakın. Saygılar diliyorum. Sağ olun, hoşçakalın. Saygılar, sağ olun. Teşekkürler. Okidoki. Tamam dostlar. 5500 liraya slim kasa, tek kol, 500 GB cihaz aldık. Güzel. Cihaz dediğim gibi kullanıcıya bakıyorsun zaten. Cihazına bakıyorsun. Açılmamışsa bereket versin. Süper.
Kol 5500, kol 1500'e satılır. Minimum 1500'e satırız. Cihaz böylece ne oluyor? 4000'e gelmiş oluyor. Cihaz satacağınız fiyatta 7-7,5. 7'ye satmam ama 7,5 zorlarım. 7,5 civarı satarım muhtemelen. Yani bu işlemden biz 3-3,5 civarı kar yapmış oluyoruz. Hani ne diyoruz bazen? Ticarette her şey satmak değil. Bazen alınca da kar yapıyorsun. Bereket versin yani. Günü kurtarmış oluyoruz böylece. Ama şimdi ne yapıyoruz biliyor musun? Şimdi diyoruz ya biz günü kurtardık diyoruz. Ne oluyor biliyor musun? Bunu sattığımız zaman da günü kurtardık diyoruz. Şimdi ama 2 kere günü kurtardık, kendimizi kandırıyoruz aslında. Bugün günü kurtardık, o zaman sattığımız zaman kurtarmayacağız. Anladın mı? Ya da aldığımızı saymayacağız günü kurtardık diye, sattığımız zaman günü kurtardık diyeceğiz. Yani orada biraz kendimiz, ya neyse cihaz sattık günü kurtardık. Ya neyse cihaz aldık günü kurtardık. Biraz kendimizi şey yapıyoruz böyle. Tamam ya bugün en azından cihaz aldık falan diyoruz. Okey, yapacağız bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Böyle maalesef. Üzgünüm. Okey, cihazımızı aldık. Kenara koyduk. Burada unutacağız. Abi bir ara ne yapalım biliyor musunuz? Cihazlarımız o kadar dağınık ki sağda solda. Bunları bir araya getirelim, toplayalım. Hangi cihazlarımız var? Onları satış hazırlanır. Bazen ben geç geliyorum, erken çıkıyorum, bir yere gidiyorum falan. En azından babanın elinin altına böyle satış aracağız cihazlar olsun. Anlaştık mı? Kolları test etmedim ama kolları test ettim. Kollarda ufak tefek şeyler illaki çıkacaktır. En fazla 150-200 arası masraf çıkar. O da zaten kaçınılmaz. Yapacak bir şey yok. Normal. Olursa şaşırmam, olmasa da bereket versin. Çünkü olmazsa bonus zaten bize. O zaman biz Codenex'e geri dönüyoruz. Güzel. Alışveriş güzel ya. Yani yayının bereketi oldu. Bereket versin. Güzel güzel. Harika. Şöyle. Dev ekranda seyredin. Ben şimdi 43 ekranda kendim full ekran yaptım. Demek böyle görünüyorum ha. Tamam, fena değil. Normalde küçük ekran ya. Okey, geçiyorum. Sedat Taş bebeğim, selamlar, hoş geldin, selamlar. Abi bende PlayStation 4 Pro 5 onu hediye ederim. Kaç alırsın? Murat, önce cihazın bana bir resmini at. Sonra bir de teklif yaz altına. 0507 404 0444. Teklifin hoşuma giderse okey. Hoşuma gitmezse karşı teklif yapacağım sana. Arayı bulursak ne mutlu. Arayı bulamazsak da sağlık olsun diyeceğiz. Sorun yok. 0507 404 0444. Tek kareli böyle bir resim gönder. Abi bu kadar düşünüyorum dersen bilgimiz olsun en azından. Güzel fiyatsa kaçırmayız. Tamam, Teknosa, PlayStation, God of War, Ragnarok 800 güzel fiyat Cengiz. Teknosa'da 849. Güzel fiyat. Güzel fiyat. Kendisi sattığı ürün mü? Teknosa'nın kendi sattığı ürün mü yoksa satıcıların sattığı ürün mü? Güzel fiyat Cengiz. Bence kaçırılmaz. Güzel fiyat. Hatta şu an piyasasının N11 Trendyol'da veya hepsi burada 1200 olduğunu söyleyebilirim sana. Kampanyaları kaçırma bence. Tamam okey, o zaman ne yapıyoruz? Biz hemen koda devam ediyoruz. Gerçi bir arkadaş konuşuyor. Ne anlatıyor bakayım? Dönüyorum. Yayına dönüyoruz. Codenex'e yayına dönüyoruz lan. Tamam, direksiyon seti var mı? Yok maalesef. Bir ara bir teklif geldi ama pahalı geldi. Onun için almadım onu. Tekrar yayına şöyle dönüyoruz. Kulaklıklar patlayabilir. Dude, you like yourself some pizza? Listen, I was a little worried that the cardboard capacity I'd be a little overweight, but I'm feeling really good right now, and I feel like you and I together in this hot seat together, it's just too much hotness. This is too much interaction. If our bald heads connect one more time, the venue light shows. Pizza reklamı var şu an. Pizza reklamı yapıyor. Bereket versin. Bilmeyenler için söylüyorum. Bugün Codex lansmanı var. Modern Warfare 3'ün lansmanı. This game amazing man. Abi herkes iyi diyecek. Yani kötü diyecek adam var mı burada? Yapma. Bir panda diyor mu? Panda şey diyecek mi? Modern Warfare 2 ile aynı bu. Yani anlayamadım yani filan derse of var ya. Ben söyleyeyim, bütün Türkiye pandayı alkışlayabilir yani, helal olsun diye. Güleriz. 11K demişti Ilgaz, evet, ama ben onu 7.5'a falan teklif yapmıştım. 7.5 alırım demiştim. Ben arkada Twitch yayını açım, Blueprint falan düşüyor, almak isteyen varsa. Okey. PlayStation Plus şu an taktığım kulaklık ne kadar tavsiye? Bence en iyi kulaklık şu an, ama bir dakika. Şu an 4000'e doğru gittiği için kulaklık en iyi diyebilir miyim bilmiyorum ama bir ara 1200, 1150, 1500, 2000 civarıydı, o zaman süperdi. Güzel. PlayStation 5'in varsa yapıştır. Bilgisayarda, iMac'te her yerde kullanıyorsun. iMac'te kullandın mı?
En azından PC'de çalışıyor. GTA 5 muhtemelen 650 Days Gone, 350 Last of Us, 850 fiyat olarak bence. Days Gone pahalı. Last of Us 2 de biraz daha ucuzabilir. Yani 150'şer lira düş. Ne için? O soruyorsun onu Erhan bilmiyorum ama 150'şer lira daha ucuz oyunlar. Piyasası genelde. Ama fiyatlar yakın. Yakalamışsın neredeyse. Ne anlattığını bilmiyorum. Şu an dinliyorum sadece. Deniz katılıyor maalesef. Yani Modern Warfare, ben söyleyeyim mi? Modern Warfare 3'e ihtiyaç yok da abi. Sadece map'e ihtiyacımız var. Bu kadar. Adamlar, operatörler zaten hiç sorun yok. Ki ben bütün silahları oynamadım da. 2-3 tane silah denedim. Sektör ama, üzgünüm yani, sektör. Ne diyelim? Sana soruyorlar abi, oyun fiyatları sende var mı diye. Ha ne kadar diye. Ha okey. Ha bana soruyorlar. Tamam. Okey. GTA 5 600-700 doğru. Days Gone 200-250 arası. Last of Us'ta 700-750 arası civarı. Ama bir check etmem lazım fiyatları. Sen satacaksan o fiyatlardan satarsan maşallah güzel olur. Kim bu arkadaş? Konuşan arkadaş. What type of player, first of all, I'll be, but especially our two MP experts over here, Nameless, Ali. I mean, you guys not only talk about multiplayer for a living, but you guys play it day in, day out, so many hours grinding. Nameless, what are you making of it so far? Yeah, I mean, you know me, I've been playing Call of Duty since way back in the day, 06, back to COD 2, and for me what this feels like Vay be, demek yayıncı olunca böyle oluyormuş ya. But you're also getting the best of the innovations of recent Call of Duties as well. So it's just been spectacular seeing. We played Hardpoint on Skid Row yesterday. Who could say that in 2023? It's been amazing, Ali. No, it really has. I think it's interesting that you brought up like the play style, because I feel like in events like this especially, like I was bringing up Warzone players, like their style of play is a little bit different from like what we see on a day-to-day basis. Tezgahın güzel oyun ama pek alan yok. Tezgahın modası biraz geçti. And high rise obviously a perfect place for that. So I think the fact that the movement feels so smooth and to see everybody, there's something for everyone, right? So I mean, it's been a great day so far. So far, so good. We have a little bit more time than we thought we'd have, guys. So far, so good. A little deeper here. I think one of the coolest things, and the desk touched upon it a little bit, we got to experience yesterday when we played. We're making the most meaningful decisions, I think, ever in COD when it comes to our loadouts now and our perks. So, what vest I'm wearing? I ran the demolition vest. It means I think I lose. Vallahi Berkcan, böyle İngilizce konuşmak isterdim. Which turns me into a killing machine, quite frankly. The breacher drone, a lot of fun, way too much fun actually. That thing's insane. The breacher drone, you just throw it in a hallway, it flies super quick. You can actually shoot out of the air. I didn't know that yesterday. Bir de İngilizce bilip konuştuğunu düşünsene. I shot my own drone down accidentally. I was pre-aiming somebody in cover. They were in perfect chest high cover. I let the drone fly out and it follows a direct path. It doesn't have the craziest range. It is fast enough. But I was pre-aiming that spot, and then when the guys, with the red dot appeared, I fired away. I shot down my own breacher drone. But it's just one of many fun new items that we have to play with here. And again, meaningful choices, like from top to bottom. What shoes am I wearing? What kind of gloves am I wearing in this loadout? How do I want to play? Am I stationary? I might have the swift speed shoes on. Güzel ama İngilizce. We heard Shots talk about the tack stance. And how he's sliding around the map. Abi yurt dışına çıkınca çok büyük sorun oluşuyor İngilizce var ya. Korkunç. Bir de konuşmaktan utanıyorsan bittin. Çok zor. A pistol basically into an SMG. You don't need a perk, you don't need to have that on. You can literally do that yourself with guns and get it to the way that you want it. I mean, running basically a secondary SMG with an AR. I mean, that's just stunning. We heard them talk about it too with like the aftermarket weapon. Abi çok enteresan sorular geliyor. Çok özür dilerim. 30 saniye olsa bir şey biz onu ganimet olarak almıştık aslında. Görüşürüz, saygılar, hoşça kal, sağ olsun. Sağ olsun. Çanta unutmuş arkadaşlar. Ah be, içinde bir şeyler çıkardı, belki bonus alırdık. Çok özür dilerim. I am so sorry.
Sesi kısıyorum artık. Zaten şu saatten sonra mesai bitti. Saçlar enteresan. İngilizceleri iyi. Gerçekten. Murat bunun yarısı kadar konuşsam yeter de artar. Yarısı. Fazla. 1/4. Razıyım. Okeydir bana. Düşününce çantanın içerisinde 5 tane oyun kutu var. Kutu oyunu olmazmış. Dijitalmiş hepsi. PlayStation 5'leri de dijitalmiş. Kızın Insta mı? Ya cevap verecek mi bilmiyorum. Nezaketen verir belki. O yayıncıdır muhtemelen. İsterseniz arar bulursunuz yani. Instantly? Ne demek acaba instantly? A bit different than obviously back in day with MW2, but a lot better. It feels super smooth. And that's the most important thing we've been touched upon when people have been asking us. Oyun çok mu yumuşak diyorlar burada. Bir tek onu anladım. It feels really good. It's very very smooth. Bunlar galiba yabancı. Mı? Berçan bilmiyorum. Melih Taner abiye niye soruyorsunuz? Efe kurcalama. Soru yok. Instantly aniden. Tamam güzel abi kelime öğrenmek ne güzel bir şey. Ben unuturum. Instantly. Aniden. Instantly. Kazınsın kafama. Tekrar edeceksin. Aniden çıktı. Instantly come out. Stargate, Baldur's Gate 3 oynanır mı? Hiçbir fikrim yok. Oynamadım ama turn-based oyun bana göre değil. It's not perfect by any stretch of the imagination, but it's still really nice to have choices as a player. We've got so many options here. So much fun. Modern Warfare sevmemin en büyük sebebi abi gerçek hayata çok yakın. Bak Valorant, Apex, şu bu falan çok bilim kurgu geliyor bana mesela. Fortnite falan. Modern Warfare'ın en güzel tarafı bence bu. Bunu korusalar yeterli. Fazla bilim kurgu olmasın ya. Dronlar falan gelmesin. Lazer silahları falan çıkmasın. Bildiğin modern. Modern olsun yeter. Like'ımız 400 mü? Mükemmel. Mükemmel. 500 yaparız onu. Daha Modern Warfare maçı yapacağız. Dostlar bundan sonra bir Modern Warfare maçı yapalım. Elden'e zaman kalmayacak ama biz 9 gibi yayını bitiririz. Bu arada lansman bayağı uzun sürüyor sanki. Yalnız şu konuşmalar bilmiyorum. Oyun göster bana daha mantıklı. Abi bunlar övecekler yani kusura bakma oraya çıkıp da oyunu şey yapamazlar. Olmamış falan diyemezler. An amazing milestones, and with a great milestone comes an opportunity for great 20 yıl olmuş. To celebrate 20 years of Call of Duty history. Players can receive daily login rewards between October 6th to October 16th for every single daily login per day, up to 7 in total. You'll receive these rewards, which you're seeing on screen, including an old school price operator skin. That takes me back. These rewards all will carry forward in MW3 as well, so grab them now and take them into the next title. For more details, head over to the Call of Duty Yo Berkcan, Modern Warfare 2'de eksik bir şey görmedim ki ben. Bayağı keyif alıyordum, oynuyordum yani güzel güzel. Şu an sadece fazladan 2000 lira vereceğim. Tek farkı fazladan 2000 lira verecek olmam. Yani ona değecek bir şey olacağını sanmıyorum. Yani of işte iyi ki aldım falan diyeceğimi sanmıyorum. Bütün dünya alıyor diye ben de alacağım. Bitti bu kadar. Bak ama Modern Warfare 1'den 2'ye geçerken böyle değildi. Acayip heyecanlıydı. Şu an 2'den 3. Bakalım yani ne kadar fark var. Sürekli smooth diyorlar. Bakalım. Has to be with zombies. When I was in middle school, I'd go over to my friend Anastasia's house, and we'd go in our basement, we'd turn off all of the lights, and then we'd load up split-screen zombies on her big TV on the couch, and just all night on her Xbox just sitting there playing zombies. İki kişi zombide split screen büyük televizyonla salonda bütün ışıkları kapatıp oynuyorlarmış. Doğru mu anladım? Hiç zombi oynamadım ama Asya'yla oynarız bir ara. Belki 20 kişi zombiye gireriz. Olmaz mı? 20 kişi.
Bu akşam ön siparişi vereyim de ben. Babadan alırız 2000 lira. Abi aldın mı sen? Yok daha almadım. Şu an 2000 lira var hesabımda. Cüzdanda da 600 lira var. 1000 lira var hesabımda. Cüzdanda 600, 1600, 400 lira eksik. Onu şey yapayım ben. Telafi edip alacağım tabii ki. Mecbur sipariş vereceğim. Dur bakalım bir şeyler gelecek. Abi bir şeyler göster. Hiç bıçak kullanmadım. What did you guys think of lockpick? That's another one that we saw on the decks. And I mean, there's so much to break down here. All of the team were going through every single detail. But Ali, what did you make of it? She's freaking cool. Like, I know Stephanie talked about how she insta-locks her every single time that she's loading up into a game. And I might have to follow suit. Like, we might have to battle it out for who gets to be the lockpick in game because she is cool. I'm down with the blue camo. She kim? She? See all the crazy skins. We've got a tease of some of those skins in game already. The trailers. You name it, it's all happening. But Lockpick available for you, PlayStation players. Hit that pre-order. We've had quite a deep dive on MW3's multiplayer mode so far, and over the past couple of months, I mean, I suppose that was the best way to put it. We've had some teasers, we've had some insights, we've had a few leaks of the return of Makarov and what that means to Modern Warfare 3's campaign. Berçan bebeğim, Berçan'dan 5 şişe Konsol&Oyun ID'ye geldi. Kimlere gelmiş? Manis'e gelmiş, Furkan'a gelmiş, Talha'ya gelmiş, Melih'e gelmiş, Şen'e gelmiş. Berçan arkadaşlarımla chat adına kendi adıma çok teşekkür ederim. Kesene bereket, canımsın. Çok teşekkür ederim. sus sonra teşekkür. Allah bereket versin, sağ olsun. Berçan teşekkür ederim tekrar, sağ olsun. PS5 özel operatör, PlayStation özel operatör. Ha. Bayan operatör. Emirhan bekliyoruz, daha hukuksal uygulama devam ediyor. Bana gelme yine. Kısmet Deniz, kısmet. GTA 6 150 dolar yalamış kardeş, 90 dolar. Ha 150 abi, 150 dolara gelmesi bilmiyorum. Gelecek diyen mi oldu? Demişlerdi, öyle bir söylenti vardı. Oyun fiyatları genelde standarttır. GTA 6 diye maksimum yüksek fiyat vereceklerini sanmıyorum. Zombi mi bu? What? Ha zombi modlu. Oynarız. Böyle chatten 20-30 kişi zombi modu oynayabilir miyiz acaba? Hep birlikte yani. Demek istediğimi aldın mı? Güzel olur. Aynen. Adamlar yaratıkları değiştirmiş. Var mıydı önceden bunlar? Çok ilginç. Oyun içinde oyun gibi, değil mi? Abi bütün chat zombiye girelim ya. Bunu yaparsak harika olur var ya. Of. Düşünsene 30-40 kişi chatten zombi bölümü oynuyoruz hep birlikte. Bize böyle bir şey lazım. Veya Invasion'a hep birlikte gireceğiz. Ground War hep birlikte gireceğiz. Her şey yapıyorlar, şunları yapmıyorlar ya. Çok enteresan. Biz 40 kişiyiz, oyuna girmek istiyoruz belki. Veya 20 kişi. Sanatıl nerede seçiyorlar? Ha aranızda konuşuyorsunuz sonra. Delik sürümü falan 90 dolar olacak olunca. Yani 100 doları geçeceğini bile sanmıyorum ben GTA 6'ın. Ha delik collection o başka bir şey. But guys, earlier this week we held an event at Treyarch. We were able to bring a couple of different creators who are here today at Call of Duty Next into Treyarch. First time you guys have had folks in the studio in a long time. It was super exciting. You want to talk a little bit about the event and some of the awesome reactions we got to see in the room from these guys? Yeah, no, it was a great experience bringing in those people. You know, zombies is traditionally something. Vay be, yayıncılar. Exploration, discovery.
but we felt like there's so much new here. We really wanted to get a group in there. En güzel kısmı abi işte. Get impressions, get feedback, and we just had a really great time playing with them. You get to see a couple of the reactions in the room there. They got to see some footage. They got some playtime. You guys answered about some questions. Yeah, the playtest though was absolutely fantastic. Sanmıyorum. Awesome moments. It just felt right getting them into play. Well, I was going to ask, like, as you know, having been in the lab, making this for so long, right, and then getting people to see it. In what you guys said before, şuraya bir giremedik ya. It's not a thing you do often, bringing people into the studio. So that must have been a very like almost revealing experience for you. Bir gün. Bir gün olacak. Dur bakalım. Biz koşturalım. Abi şu pazar oyunun yapımı kadar para harcıyor. It's like we were right. Yeah, we did it. Guys, one of the most popular questions I noticed, you know, ripe amongst the crowd of creators that was there. 3-4 sene. Dur bakalım. Ama sürekli Call of Duty oynamamız lazım. Call of Duty oynarken çok izlenmemiz lazım. YouTube'da da yürümemiz lazım. Abi çok fazla kriter var. So if you were paying attention to that trailer you just saw for the first time, maybe at the end, if you go back and scrub it, you might see something that you'll see that's kind of big. Now, I don't want to give it all away. There's a lot to discover in this open world zombies. Oh yeah, and I think that is going to lead perfectly to my question, which is with so much that needs to be unpacked here. I guess, you know, what I'm curious about is like, what are the key things that you want the community to know about this iteration of zombies? The differences potentially from, you know, the previous game till this one, because you guys are having some fun with it out there. Absolutely. I mean, it's a mobile. Sosyal medya hesapların paylaşılması lazım. Sosyal medya hesapların paylaşılması lazım. Ha? Annesiye bak ya. Neysen oğlumuz ne iş yapıyor? Serkan çok ilginç meslekler çıktı değil mi? Evet, katılıyorum. Herkes canlı yayında yetişemeyebilir, oyun oynanabilir. Aynen Berkcan, içerik, video. Doğru, sadece canlı yayın olmaz bu iş. Aynen, kesinlikle. Nurullah selam. O zaman 1 sene olur abi. Ha, içerik üretirsen 1 sene. Bakalım. In the past, we had pure PvE. Konusunu video atsak mı bu sefer acaba? Demek istediğim anladın mı? Yani Modern Warfare campaign'i video olarak da ayrıca atsak bir deneyelim bakalım, ne kaybedeceğiz? Tek ihtiyacı olan zaman da abi. Yavaş. Hata yapmayalım da canlı yayında. Tek korkum odur abi. Hata yapmayalım, gerisi olur zaten. Abi kesip alıp atayım mı yine? YT'ye. Kesip alıp. Yani isteyen istediğini yapılır. Ben bir yasak koymuyorum. Yeni tekrarını video olarak atabilirsin. Onu ayrıca kaydedip yüksek kalitede atmak lazım. Evet. Çok, abi Türkiye'de çok kod yayıncısı yok. Öyle çıkaracağım. Maalesef kod. Deniz, Call of Duty ilgili yayıncıların şunu söylediğini biliyorum. Call of Duty çok seyredilmiyor abi. Bitti. Bu kadar. Genelde bana bu söylüyorlar. Abi Call of Duty Türkiye'de çok seyredilmiyor. Bunu söyleyen yayıncılar var. Bilgin olsun. Ama Valorant falan uçuyor gidiyor. Çok enteresan. Valorant, Apex bayağı seviliyor. Enteresan. Warzone gibi veya Call of Duty gibi oyun sevilmemesi normal olabilir, keyif vermeyebilir. Biz seviyoruz, önemli olan o, yeter. What's going on here? Evet, katılıyorum. 100%. Olabilir, doğrudur. So, you know, that opportunity that Kevin talked about is there's a few questions when people saw that cinematic, and if you hadn't, go and watch it. It's awesome. Hold on a second. Where are we in time and place? We are between Modern Warfare 19 and MW22, the year 2021, and that's really important to the story because in true Treyarch Zombies QR kodlarını denk gelirseniz taradım. Beta kodum veriyor. Sağ ol Don Smith. I can't go into all of it, but there's a reason for that. Now, the next question which you're hinting to is, why is Zakayev alive? I saw him die, but did you? Did you really? I saw him get shot. I saw him fall down a missile silo. You saw him fall. There was blood.
But in true sort of story fashion, if there's no body, he's not dead. Now, Task Force 141 went back to that silo. Bir gün grafikler böyle olacak oyunda. Lots of blood. Zakaya was gone. Now officially declared çok değil 3-4 yıl. Gerçek oyun grafikten bahsediyorum. Direkt böyle olacak. And now of course in true sort of villain fashion, he starts to hear whispers himself as he's recovering from falling down that silo, which he did. Yeah, that hurts. That hurts a little bit. Yep. Is about this new thing called Ethereum. And he wants to get it. And that really sets the stage. All of that, by the way, is day one. Berkcan canım, teşekkür ederim. Which is, that's the start of the story. And players are going to experience this story. Ama ben farkında olmuyorum fazla. So it's a flashback, it's canon, we've got worlds colliding with Cold War, with modern warfare. We'll talk a little bit more about that later. But the story really progresses in a new and interesting way. Let's take a look at how these come to life in the intro mission. Ooh. Yes, yes. Campaign mi? Hadi bismillah. Ne bu? Campaign. Zombi. Abi karakterlerin koşuşları ve yere böyle sağlam basmalarına dikkat ettim. Hoş göründü. Yani adamlar koşarken ayakları yerde kaymıyor, anladın mı? O çok önemli benim için. Zombiyi de deneyelim. Deneyelim. Arkaya dön şimdi. Gelen sürüyü göster bize. Grafikler çok iyi. Hoş değil mi? Adamların ayakları çok güzel sağlam basıyor yere. Bir dakika, eğlenceli olacak sanki. Dur ya. Kendimi heyecanlandırıyorum. Panda nerede panda? Diablo Steam'e geliyor 17 Ekim'de. Harbi mi? Steam'e, pardon ya. Ben Game Pass sandım bir an için. Abi kısmı ama çok sevdikleri beni. Senin iyi yayınlar diyorum. Mesajlarımda hatam olur. Yok canım Berkcan, estağfurullah, ne demek? Yani benim yayında hatam olduysa özür dilerim lütfen. Cansın, sağ olasın. What a great game, man. You can free roam and do that and then jump to the story later. We really have embraced that open world sort of feeling across this, and that's really Zombiye 4 kişi oluyor diye hatırlıyorum. Evet. Hep biz ama şey yapmak istiyoruz. Chat'teki bütün arkadaşların zombiye girdiğini düşünsene abi. 20 kişi, 30 kişi. Tadından yenmez. Mobil oyun muydu? Mobil oyuna göre gayet güzeldi. Valla. Sorma Eren, Diablo 4'ü ikinci el gelse onu da alacağım mı? Yok abi, satmadılar. Biz telefonda satacağım demişti, 1350'ye getirmedi. Aynen expert. Hep birlikte bir oynasak, abi zombi şart değil, Grand var veya Invasion'a da bir 20-30 kişi girsek Allah bereket versin. Absolutely. So zombies can be pretty intimidating, and we know that there might be a lot of players who might only play Modern Warfare, or DMZ, or Warzone. So we've built this mode to make sure that they can have success and have fun. Güzel olacak ya. Yine şimdi abi oyun oynayacak da zaman lazım. Bugün Modern Warfare oynuyorum. Sürekli telefon müşteri. Satış yok ama. Telefon müşteri. This is kind of like lower level difficulty. Tuna abi yayında gidebiliriz sana abi. Ayrı yayını açık. Ayrı yayına çıkma. Bakarız. Şimdi bir şey demesin, kızmasın. Niye bizim yayınımızı korkarım ben öyle şeylerden.
Pandaya bakalım mı? Kızmasın sonra. Abi kızarmızlar. Hayırdır filan der. Pandayı kızdırmak istemem. But one thing that we know is that there are core Zombies fans that love this experience, live and breathe it. So what do you have for them? Yeah, absolutely. When you talk about that fusion, and like Kevin said, the experimentation was, well, how do you bring all those zombie Treyarch features? Önümüzdeki yıllarda inşallah. O zamana kadar İngilizcemizi de öğrenelim. Böyle şakır şakır İngilizce konuşalım. We've got the Pack-a-Punch, the Pat Machine. All of these things are spread out across this ginormous map. And abi çalışırsak gideriz. 2-3 yıla çalışırsak gideriz oraya. Hedefimiz bu olsun mu? Call of Duty lansmanına katılabilmek. Güzel bir hedef. Vize de alırız. Amerika'da mı burası? Davet ediliriz, vize alamayız bu sefer. Dead Space PlayStation 5 Remake varsa bende yok Efe. Kutu olarak bulsam oynayacağım. Daha oynamadım onu ben. Taner'im yayınlar. Canım annem. Teşekkür ederim. Keyfi nasıl? What? Is our cereal. You can't find this in the map. I wish you could. It's actually delicious though. Yeah, it's here Call of Duty Next. It has some awesome features. It's got. Bu arada lansman 20-25 dakika demiştik ama tahminimizden daha hızlı gitti değil mi? Oh yeah, I've stolen this. I mean a crate. I'm not talking about a single box. I'm talking about a single crate. What came off the truck? You know? Wow. And shout out to Off Limits Cereal for making this with the box. 2 saat mi olmuş neredeyse? Güzel güzel. Sıkıntı yok. Bacakları esnetelim de şöyle. Vallahi senden başka Türkiye'de kod reklamı yapan yok. İnşallah değinebilirler. Medmar estağfurullah, sorun yok. Biz sevdiğimiz şey yapıyoruz zaten. Ama inşallah. Buna bir inşallah derim. Tamam annem. Bugün makarna yapalım. Aa yok. Aa yemek. Sen yemek mi vermiştin bana? Yemekler arabada kaldı. Bozulmaz değil mi? Pilavla. Neydi o? Neydi o ya? Unuttum. Anne yemekleri arada unuttum ben. Gelirken onları yeriz. O zaman yemek yapma. Dünkü yemeği yeriz. Anneyle konuşuyorum. O kadar yayıncı toplamışlar, kısa tutmazlar. Uzun olsun, sorun yok. O zaman bugün maç yatar. Bebeğim iyi lan. Erdi canımsın, teşekkür ederim. Konsol'a selam olsun. Konsol anne, güzel isim. Especially with this new open world field, is the replayability, is this, it's not a one and done game mode. So how is Modern Warfare 3 Zombies gonna push that forward and take the next step in terms of what keeps players? Pandaya bakalım ya. Pandaya bakmak istiyorum. Taner'im yemekleri evde de. Evde kalmış onu yarın. Ha evde kalmış yemekler. Diyorum bugün çanta getirdim. O zaman anne bugün makarna yapar mıyız? Makarna var mı evde? Makarna yapalım. Makarna, sulu, sarımsaklı yoğurt, yine salça, suda böyle yağlı suda. Mantı hesabı. Sulu makarna olacak ama. Çıkınca haber veririm ben sana. Sıcak yiyelim. Panda yiyin de tamam. Pandaya bakacağım ama panda kızmaz inşallah değil mi? Oraya gidince biz unutma. Deniz bebeğim. Biz buradayız. Selam. Bir haftadır izliyorum seni. Bağımlılık yaptı. Canımsın Aytekin. Estağfurullah canımsın. Benim kadar. Teşekkür ederim. 44 yaşındayım. Eski kafalıyım biraz. Age of Empire 2'ye devam ediyorum. Valla Aytekin canımsın. Çok teşekkür ederim bu arada. Aramızda bayağı büyük bir arkadaş var. Benim yaşım biliyorsun zaten. 49'um ben de. Çok küçük değiliz yani. Age of Empire, Warcraft, Starcraft, Command & Conquer, Red Alert. Abi efsane zamanlardı zaten. Ah be.
Eski oyunların tadı yok ama. Eski kafalık değil o ya. Eski oyunları seviyoruz biz de, sorun yok yani, estağfurullah. Aytekin teşekkür ederim, canımsın, sağ olun. Abi benim yazıları bir okumadım, bir gittim. Aha bunu okudum ama olsa. Hadi bakalım. Sen ona bir yaz abi, sor Panda'ya. Panda'ya yok şimdi, rahatsız ediyor mu Panda? Olmaz. Hoş cevap. Aha kulaklık gitti. Cevap vermeyebilir de. Şimdi yazmam yani. Abi satrançta yenebilir mi? Beni yenebilir misin? Satranç epeydir oynamıyorum. Oynamıyorum epeydir. Ama satranç severim. Çoban matı mı yapacağım? Ben de FIFA 99'uncuyum. Hala oynarım. Ha FIFA 99. Vay be. Kickoff oynadın mı? Resen top üçüsü veya Sensible Soccer. Onlar da bayağı vardı eskiden. Sen onu bir, okey, onu geçtim. Oğuzhan ne yazmışsın bakayım sen yukarıda? Vallahi 40 satır çıktı mı yoksun Oğuzhan? Berkcan bebeğim, eyvah. Gerçekten enerji çok güzel abi. Gündüzlerinizde, akşamınızda neşe katıyorsun. Canımsın, teşekkür ederim. Enerjin umarım hiç inşallah inşallah bitmez. Güzel beslenelim. Onun sana pozitif dedim zaten, biteceğini sanmıyorum inşallah. Ayrıca harika bir estağfurullah, canımsın. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Sessizce eşimle onu maç moduna geçiyorum. Abi saygılar. Sevgi saygı benden, her zaman bizden. Aileye selamlar, saygılar. Çok çok teşekkür ederim vallahi güzel mesaj için. Desteğin için ayrıca teşekkür ederim. Kesene bereket, canımsın. Tekrar sevgiler, saygılar. Sessizce iyi akşamlar diliyorum ben de. Canımsın, sağ olasın. Ya oyundan bir şeyler gösterseler daim hani tamam konuşuyorlar. Süper İngilizcemde de anlamıyorum ama anlayan arkadaşlar var, onu biliyorum. Like'a bastım. Canımsın Aytekin, teşekkür ederim. Like de önemli. Like önemli. 400 like'ımız var. 500 like olacağız inşallah. Az kaldı. Lightning Group. Şu yayını geçip Panda'ya bakasın var, biliyor musun? Neyse. Like'a basın. Abi ben satranç ilk çıktığında oynuyordum. Sonra güncellemelerde bozuldu. Satranç ilk çıktığında. Güncelleme. Geldi ufaktık. Arkadan atlayacak bak. All of the secrets. I want to, but the team would kill me. There's a lot in there. But we want people to find them. We do want them to find it, but we have Kaset ATR'de gol 3 vardı. Top, şimşek, balık falan oluyordu. We love watching the community find these things. That is part of the fun. So we don't want to spoil any of it, but there's a lot in there, and we're already planning some fun stuff to come later as well. Well, so look, you're not getting it out of us. You know what? Steph might be trying to dig deep. I will never do that. I will never do that. Ya İngilizce çok güzel bir dil. What do you tell us I will never do that. We have coming up here, because there seems like there's some wild ones that are going to be available for players to fight against. We have a full gambit. It starts with just our zombies. We have more zombies than we've ever seen before in one space. They completely fill up this map. Anywhere you go, there's going to be. Bu zombilerle bazuka nasıl gider biliyor musun? Awesome enemies. So Hellhound, our mimic, who can disguise himself as a cache in the map. So you have to be careful. Satranç yeni güncellemesinde çok değişti. Satranç. Ben tahta satranç oynuyorum bu arada. Yani ona güncelleme gelmiyor. Tanrım selamlar, seni canlı görmek çok güzeldi. Sevgiler, saygılar. Kerem Çelik, canımsın. Kerem Çelik. Ben nerede hatırlıyorum seni? Nerede görmüştük? Kapasitenin arka kapısına çıkışta senle mi rastlamıştık? Doğru mu hatırlıyorum? Şansa. Kapasitenin arkamızdan çıktık böyle bir arkadaşlar. Kerem Çelik, sen benim hatırlamıyorum, emin değilim. Anne de vardı galiba. Yanılıyorsam kusura bakma. Şansa. Yolda görüştük galiba. Doğru mu hatırlıyorum bilmiyorum. Yanılıyorsam kusura bakma tekrar. Satranç evinizde arkadaşlar QR kodunun, beta kodunun linkini bu alabilen varsa haber verin. Herkes kullansın. Don ismisi okudum mesajını. İnşallah arkadaşlar bakarlar. 72 TL Zero Down. Complete Edition. Ha 72 TL CD mi? İyi tabii ki. Kutusu 40 lira zaten. Boş kutu 40 lira. Bebeğim Mete'nin eski videolarının Facecam'in üzerinden konsol yazar. Ha doğru, olabilir. Olabilir. Eski videolarında sponsordum Mete. Birçok yayıncıya sponsorluk yapmışım var. Övünerek söyleyebilirim onu yani. Sağ olsunlar. Stüdyo çok güzelmiş ya. Şuraya bak.
Kamera arkası ayrı bir güzel. Işıklara baksana abi. Süper profesyonel. Bir gün. Bir gün bebeğim, bir gün. Biz de yapacağız onu. Kocaman bir stüdyomuz olsa, dev ekranımız olsa, orada yayın yapsak. Yayın tek işimiz olsa, dükkanı bıraksak. Hayaller, hayaller. Taner bu doğru tekrar karşılayacağız. Ha doğru. Ha Kerem, vay be, iyi yakaladı. Anneye selamlar, saygılar bu arada. Doğru hatırlıyorsam mutlu oldum. Yanlış hatırlıyorsam kusura bakma. Anneye selamlar, saygılar. Cansın, sağ olsun. Kerem şöyle güzel güzel, iyi hatırladım. Panda başladı güzel. Metin okey. Neredeyse bütün mesajları okudum yani. What's the news? What? That big map that you guys keep talking about. I am excited to announce that the big map you saw here teased in Modern Warfare Zombies was actually your very first look at the brand new map coming to Warzone. We're deep diving into Battle Royale coming next. Oh boy. Battle Royale Warzone map'ini mi göstereceklermiş? Doğru mu anladım? İlk defa göstereceklermiş. Abi Warzone'u çok saramadım ben ya. Warzone çok ciddi geliyor bana. Zor geliyor bir de. Bir de Warzone tedbirli oynamak zorundasın. Ben tedbirli oynamıyorum. Ben kafayla kurşunla direkt şey yapıyorum yani. Anladınız mı? Büyük map mi var Warzone için? Gelsin bakalım. Gelsin. Berkcan inceliği galiba, bereket versin. Kıskanırım. Tamam, keşke senin dükkanın arka odası olsa 100 metrekare stüdyo düşse. Eren şu küçük stüdyoda aslında bize yeter yani. Küçük stüdyoda bayağı bir şeyler yaptık. Gelsin map'i göster bakayım. Sponsorumuz. Monitörlerimiz. Başka? Saatlerimiz. Bereket versin. 348 dolar. 218 dolar. Makaro klasik. Mobilde. Firma kazanacak dostlar. Reklam olacak yani. Firma bir şekilde kazanmak zorunda. Normal. Ticaret bu. Gayet doğal. Göster göster, sıkıntı yok. Ladies and gentlemen, mesdames, messieurs, welcome back to Call of Duty Next. Zombies, where do we even start? Oh my God! I mean, it's what we've got the spiritual successor to Outbreak from Cold War. We've got everything we know and love about zombies, and a big old. Bir dakika. Bir soru sormuştum. Doktor Disrespect katıldı mı katılmadı mı? Geçen yıl almamışlardı. Call of Duty'nin Doktor Disrespect'te bir şeyi var böyle. Bilmiyorum nesi var. Burada mı değil mi? Bir söyleyen var mı? Modern Warfare ne zaman bebeğim? İlk Modern Warfare. Yarın betasıyla başlıyoruz Tuğkan. Abi sponsorluk sana niye gelmiyor? Hiç bilmiyorum Ilgaz. Hiç bilmiyorum. Başarısın galiba o konuda. Sorun yok. Doğru, niye gelmiyor? Doktor kodda ipleri kesti. Yapma be. Ah be. Çok yakışıyor adama kalıtıya doktor. Çok. Bana çok ilham olmuştur abi doktor. Bazı konularda çok ilham vermiştir gerçekten. Özellikle yayın konusunda örnek aldığım bir arkadaş, sağ olsun. Konsol abi seni de çağırsalar işi bırak gider misin? Tabii ki. İşi bırakırım, babaya bırakırım dükkanı, giderim. Tabii ki giderim ya. Kaçar mı? Abi burada olmam. Yapma. Ha, şuraya çıkmam. Ya çıkamam. Bu İngilizceleri zaten mümkün değil ama arkada o ortamın içinde olmak keyifli olurdu ya. Bir de sadece orada değil. Bunların otelleri, dışarıda yemekleri, dolaşmaları, açık büfeleri. Açık büfe. Efsane. Doktor kim abi? Alex Disrespect. Kaçın Taner abi, oyunu aldın mı? Daha almadım Broki. Alacağım inşallah. Bir 600 eksiğim var, onu alacağım. Bu zombilerin hepsini çöp. En iyi zombi Black Ops 1'dir. Oynamadım, onu da deniriz inşallah. Bebeğim eskiden çok dükkan açmasaydın daha karlı olur muydu? Ha kesinlikle Ömerhan. Şubeleri açmasaydım
yazılıma da aplikasyona da yatırım yapmasaydım arşivim 2 misli daha büyüktü. Arşivim 3 misli belki daha büyüktü. 3. Temiz. Yapacak bir şey yok. Şube 1, aplikasyonlar 2. Çok para bağladım oraya, çok. Hırs yaptım ya biraz da. Gerek yoktu aslında. Kaçıncı tane orada. Abi şu an sen Call of Duty gözüküyorsun. Call of Duty gözüküyorsun. Nasıl gözüküyorsun? Bilmiyorum Cembotu, onu ben bir kişiden daha duydum. Ama ön sipariş vermedin Deniz. Ama şu an arkada Call of Duty açık PlayStation 5'te, onu söyleyeyim. Umut Ereksöz, bebeğim siftah senden bereket alttan canımsın. Elden uzatalım, ekstra tamamlansın. Canımsın Umut. Çok teşekkür ederim. Kesene bereket. Aynen, elden çok güzel bir söz var. Teşekkür ederim. Eyvallah. Watch live on. Biz Twitch'te de mi yayın yapsak? Bir yandan ya paralel verelim Twitch'e abi ya. Kaybedeceğimiz şey yok. Yayınımızı her zaman paralel Twitch'e versek ne olacak ki? Şuradan bir düğmeye basarız. Yapalım şunu yapalım abi. Her gün fazla 10 kişiye fazla ulaşmak kötü bir şey değil bence. Tek sorun Twitch'teki mesajları okuyamayınca çok bozuk atıyorlar. Oradan biraz çekinmiyor değilim. Hocam yayınları süper uzun sürsün diye dua ediyorum. Muhammed teşekkür ederim, sağ ol var ol, teşekkür ederim, bir mukabele. İnşallah daha uzun yapacağız inşallah. Şimdilik 2 günde bir 2,5 saat fena değil gibi geliyor. Ya da her gün 1-1,5 saat arası. Yeni geldim Nadal abicim, çok şey kaçırdım. Yok Murat abi, bir şey yok. Yani oyundan bir sahne gösterdiler. Zombiyi anlattılar. Ondan sonra bu dörtlü arkadaş 1 saattir konuşuyor. Yaklaşık olarak. Abi eğer ön sipariş vermediysen yarın oynayamazsın. 9-10 Ekim'i beklemeye gerek. 6 Ekim'i sadece bugün yayından sonra ön sipariş vereceğim. Yayından hemen sonra. Şu işi halledelim. Hatta şu an ben bir yandan ön sipariş versem mi ya? Bugün ön vermem lazım. Vereceğim. Taner, bu yazılım ve şube işini dolar bazında ne kadar yatırmışsın toplamda? Temiz 100.000 dolar gitmiştir. Temiz 100.000 gitmiştir. Temiz. Az değil. Fazlası bile olabilir ya. Fazlası bile olabilir. Gereksizdi ya. Çok gereksizdi abi. Bir köşesi bebeğim. Siftah senden bereket altından canım sana abi. Yarın gideceksen ben de vereceğim modem. Yarın geleceksen modem var. Sipariş ver. Verin dostlar. Ben yarın akşam modem var. Betasını hep birlikte oynayacağız inşallah. Yalnız bug çıkabilir. İlk çıktığında biraz bug çıkıyordu. Hazırlıklı olun bug'lara. Anlaştık mı? Abi araban var mı? Yok. Babamın var. Babamın arabası kullanıyorum. Üzgünüm. Evde yok, arabada yok. Söyleyeyim yani. Bir şey yok. Üzgünüm. Vergi borcum var. Allah bereket versin. Taksitlendirip gönderiyoruz onda. Onu da baba destek veriyor. Ödüyor. Aa çok kötü. Neyse dur abi, çalışmaya devam. O can sıkmaya gerek yok. Çalışmaya devam. Direkt Call of Duty yazıyor ama. Direkt Call of Duty yazıyor ama. Bilmiyorum. Adam sana bizim yönümüzde Erhan canımsın, estağfurullah, bir mukabele teşekkür ederim, sağ olasın. Vallahi canlı yayınları seviyorum dostlar. Yani birlikte olmak, birlik beraberlik inanılmaz keyifli. Zaten chatimiz mükemmel. Herkes de, çoğu kişi genelde birbirini tanıyor. Yavaş yavaş da herkes birbirini tanıyacak zaten. Sevgi, saygı, nezaket aldı başına gidiyor. Bu yeter de artar. Bu bence en büyük başarı şu an. Çok ciddiyim. En büyük başarı bu. Çok güzel. Gurur duyuyorum kendimden. Bu chat'e sahip olduğumuz için gurur duyuyorum. Yani gerçekten gururlandırıyor, sağ olsun. Resident sponsor olur bence bebeğim. Bilmiyorum. Dostlar hiç sponsorluk gelmedi bana. Yani şunu yap, bunu yap filan. Bilmiyorum. O kadar ilgi çekmiyorum herhalde muhtemelen. Hayırlısı olsun. Sonu yok ya. Biz böyle mutluyuz. Problem yok. Ne geliyor? Senior Creative Director. This is something else. I can't This is something else, man. This is something else. Çok güzel bir söz. This is something else. Bu başka bir şey mi diyor? This is something else. Steam'de eldenlik 1000 liradan 650 indirime girdi. İlgilenen varsa güzel fiyat. 650 eldenlik için var ya, bedava.
we're really excited to have you and to talk all things Warzone because I know everyone's chomping at the bit to get this information. They are, and we teased it a bit earlier. There's a new map coming to Warzone later this year, I'm happy to say. But Ted, tell us where we're headed. Ready? Tell us. To Urzikstan. Ooh, okay. Tell us where we head. Take a look, here's Urzikstan. Map bu mu? We've been waiting. We've been sort of hinting all day long, right? Hinting all day long, a little bit for the last week. It's of course got 11. Şu yolun böyle yuvarlak olması çok hoş. Etrafta dolaşır sürekli. Abi güzel güzel. Ben seviyorum ya. Ama nedense Warzone'un ilk map'i inanılmaz hoştu bence. Uçak, havaalanı, market olan bölüm var mı? Warzone 1'i oynayanlar bilir. İlk map'i çok güzeldi. Adamlar şehir yapmış. Bak haritalar değişir kesin. Silahlar güzelleşir, grafikler güzelleşir. Oyun aynı o görünebilir ama haritalar gelişecektir. Detaylanacak. Bir de sizi bilmiyorum ama ben haritalarda yukarı tırmanmayı çok seviyorum abi. Sürekli yukarıdan bakmaya bayılıyorum. O çok keyifli. Onun için hep bir haritada tırmanacak yerlere bakarım böyle. Nereye tırmanırım diye. Şuraya bak güzel güzel. Harita bak işte haritada korkunç fark vardır ondan eminim. Kesin eminim. Again, like really built around that kind of close quarters combat that we want our players to experience. Awesome interiors here. I've had some really fun close quarter engagements here. Detaylar güzel görünüyor valla. Çözünürlük düşük ona rağmen güzel görünüyor. Yarın. Ben ön sipariş vereyim hemen ya. Şu işi halledeyim hemen. Harita evet bana öyle geldi Erhan. Harita çok güzel. Biz zaten ona bakacağız. Yani grafik tamam okey ama abi biz haritalardayız. Multiplayer mapler. Oyunun keyfini çıkartan en büyük şey haritalar. Kesin. Şuraya baksana güzel güzel. Bir de yeraltı şeyler olsa böyle madenler böyle anladın mı sen? Hani yer altından böyle ne deniyordu? Kanalizasyonlar falan. Daha da güzel olur. There's going to be some fun opportunities to get some good fights. Yeah, it was one of our focus points, and I love this vista shot of the map. But it was genuinely one of our focus points was to say, how can we make a more dense map where it feels like, like rotation opportunities? Alacağız. The regame. Alacağız. Arkadaşlar hangi yerden vermem lazım oynamak için? Hangi bilgi ölçüsü ben 1999'lu alacağım. En ucuzdan alacağım. 2008'e gerek yok bana göre. Kanalize. O gökdelenden tam evet aynen. Abi yukarı çık sniper'la kafadan. Yatacaksın, çayını da alacaksın. Sniper çay, sniper çay. Tadını çıkartacaksın. Last of Us 2 controller 0-3 bin lira satan biri almaya değer mi? 3 bin liraya Last of Us 4 controller. 0 mı? Alperen güzel. Ya bulamazsın o fiyata. Gerçekten 0'sa güzel fiyat. Koleksiyon değeri de var o cihazın ama sakın alıp açma. 0 olduğundan eminsen güzel. Dur Modern Warzone oynuyorlar bekle. Şunu seyretmek istiyorum. Bu adam iyi oynuyor değil mi? I mean, they're warming up, but I've seen him crush with shotties today in MP. Biraz ses lazım sanki. Always does. This is actually quite exciting to check out here, especially that, we got ourselves a little bit of a fight happening here. So I think Lupo does manage to get the better and just again, it feels so fluid. And I think one of the points that is really sticking to me here is also just on that movement front as well, right? Yeah, it was very important to us. Yeah. Yeah, and so tell us, Ted, Warzone shares the same foundation of Modern Warfare 3. Raven worked really closely Sağ alta bakınca anlıyoruz to zaten. make sure all of those gameplay Sağ features olsun bir that we arkadaş covered in söylemişti. multiplayer earlier today are aligned with Battle Royale. Can you take us through that a little bit? Yeah, as you mentioned, we've been working with Sledgehammer all year. They've been a great partner because we know when we make something like a big Battle Royale. Bir de abi düşünsene vurduğun adamlar yayıncılar daha keyifli olur. Oy. Everything needs to work well and seamlessly. Şöyle bir yerde maç yapmak lazım ya. Birkaç yıl dur. Dur bebeğim dur. Bekle sen.
I guess the word be parody. I guess I'm thinking of just basically seeing how continuity. Continuity is a way better word. It's with synergy across all the modes. Yeah, synergy. I love it. I love that. I love that we managed to fit synergy. And at the same time, you know, we saw earlier on from Greg and the team that they increased their health. Dolaş ama şimdi bekleme burada. Hadi. Not only is there a synergy. Hadi. Öyle beklemek olmaz. But that has to be pretty awesome for you as well, having been involved in Warzone for so long and the amount of love and passion you have for it, to see like, hey, when players load into the game, like the experience is going to be the same. So try it out, right? The water's warm. Yeah, move around. You know, we saw zombies. We saw, you know, now with Warzone, we really want our players to move between all these different experiences. This is one of my favorite weapons that I can pick up in the map right now. I love the scope on it. Yeah. I hope Dr. Lupo likes it as much as I do. Let's see. I mean, I expect a lot of people to use this today. Oh, they're up in the crane. Oh, they're in the crane. Let's go. Okay, so the crane has a vertical ascender for you to get all the way up there. Oh, because it's such a good redeploy mechanic. You can literally use the map to redeploy. You know, you can go up to the crane and jump off and go to wherever you need to go. So he's just equipped a Guardian. Yes. Guardian, we talked a little about in MP. I said I'd talk about it more in Battle Royale. Taner abi seni izlemek daha eğlenceli ya. Bu adam hepsi. Canımsız teşekkür ederim. Abi evet, aynı yerde durma, koşturacaksın. Anladın mı? Keyif alman lazım. John Wick bebeğim. John Wick. Sabit kalırsan ölürsün, mantık bu. Ha, Gulag. İşte bundan nefret ediyorum. Gulag'ı sevmiyorum hiç. Efendim dijitalden mi abi sence? Karhan, şahsi tavsiyem ne olur biliyor musun? QR kod geçti bu arada arkadan. Şahsi tavsiyem şu oldu. Kutu al. Neydi Karhan? Kutu al. 2000 lira. Oyna. Sonra dijital eninde sonunda indirime girecek. Bir bakmışsın dijital 400'e düştü. Ne yap biliyor musun? Dijital 400 al, kutuyu beklet, dijital kampanyası bittiği zaman kutuyu sat, devam. Ben olsam böyle yapardım yani. Anladın değil mi mantığı? Al, oyna kutuyu, dijital indirim beklet, dijital indirime düşünce dijitali al, sonra kutuyu yüksek fiyatı sat, oldu bitti dedi. Koşturacaksın ama oluyor, merak etme. Which was the overtime mechanic. But this time around, it's an ascender, and a rope drops down from above, and you can ascend and get out. So it's kind of like, you know, I'm a big pro wrestling guy, so it's kind of like escaping Hell in a Cell or something like that, right? That may have been some of the inspiration. Okay, I'm all about that, baby. That makes me very, very, very happy. But as we continue to see these players just like run around, we're actually, they're being hunted currently, so we got a bounty up right now. Yeah, so what I love about the bounty that we've updated is when they complete the bounty, I should say if they complete the bounty, they'll actually get one UAV ping, which is a new mechanic that we've added for the bounty. Şu takımda ping çok önemli değil mi? So this was a bounty that you brought back from Warzone. Silahlar çok güzel. Her zaman olduğu gibi. Oh, see, I was talking about big game bounty. I assumed this was big game bounty. Can you talk to us a little bit about that contract, which is new? Map'in detaylarını ben çözünürlükten anlayamıyorum ama iyidir herhalde. And it's something that this group in particular, like the really high skill player, I don't know why they love it because it effectively marks the highest killed player in the game. But it's great for content. It's got a great reward with the advanced UAV. So yeah, really happy. We want to be recognized for our hard work in game. Oh, 100%. I mean, I'm never going to get marked, so I'm Abi çok büyük bir organizasyon bu ama. Bir sürü yayıncıyı toplamak, bir arada hepsine modern varsa Warzone oynatmak. And if you complete it, you get that advanced. Yayıncılar bedava mı gitmişler acaba? Çok merak ediyorum. Yani anladın mı demek istediğimi? Tabii ki kazansın, Allah bereket versin de. Hani continues to play out here and our competitors kind of get the lay of the land. I find it to be really refreshing for these players that, you know, they were just tooling around in Modern Warfare 2 maps, you know, old Modern Warfare 2 maps, but now they're going into something fresh and new. Was that like an objective for you guys with this map to make it feel just Estağfurullah fresh, canım. like you're jumping into this with a new pair of eyes? So whenever we think about a map, you have to think about both the Mouse map nerede? and the gameplay. Like they're so intrinsically linked. So hopefully a little bit later on, we'll see some of the gameplay that we kind of hinted at. Yayını patlatmayalım da. Aman. Haven't yet seen if a team landed on that. Yayın devam değil mi? That's the newness. You know, it's the new map plus the new gameplay, and those things combined will
yield today's experience that everyone's playing. Yeah, and also feels like a lot of quality of life features, right? And also some great gameplay features that have been introduced into this that I'm also looking forward to, because traversal, big thing in VRs, you got to be able to rotate effectively. If not, you're gonna get. Yayından sonra ben direkt onu sipariş vereceğim. Yayından hemen sonra. A zip line off in the distance. We're gonna get a better look at them here. This is the crane we were talking about earlier. So that's the vertical. Dostlar bir su içeceğim 30 saniye. Hemen su içip geliyorum. In addition to going up. Redeploy drones. Oh, that's cool. Launches. We're bringing those across from Al Mazrah. But then, here's the nice. The new. I was going to ask when we were going to get horizontal zip lines. Yeah, so I mean, we were so happy to bring these into the map. It really fits the POIs and the layout of the land. Yeah. But also, you know, this group here, they're going to use them to push another team. Oh, yeah. Whereas for a lot of our players, they might use it to away or evade a team. So it's got dual purpose. I'm sure we'll have encounters where they meet each other. On the zip lines. Bir su aldım, bir de mandalina aldım içeriden. But you can use your AR, so. But I mean, like, you should shoot. Yeah. You could duel like an old British horse. You can do like 10 paces, turn around, zip, and then just go and try and see if you can take each other out. It's content. No, that is really cool. Especially over water, we saw them sort of between the higher buildings. We're going to have them across the water. I think in terms of getting across this map, can you tell us anything about this map in terms of size, sort of what to expect for folks at home who aren't going to maybe get a sense of it from everybody today? What we did was, obviously, we always look at like the latest maps. So we look at, you know, Caldera and Al Mazrah. So it's closer in size to Caldera, a little bit smaller than Slightly Al Mazrah, smaller than Al Mazrah. but it's more dense. So it should feel like, in terms of land space and mass, it should still feel very familiar. And so when you say dense, we mean to less open spaces more between packed. points of interest, of course. And I'm even seeing it here. Like, there are some wide open spots where snipers can have a great time, but there's so much like. Ya şöyle doya doya bir Warzone oynamak istiyorum artık. Zamanı geldi. Has there been some like really cool play tests where everyone's just like scrapping it out in these like wild locations, close quarters? Like I mentioned, you know, when we look at Low Town and Old Town, they're kind of like the rattier places. But you know, again, we'll talk about some of those gameplay mechanics that we've added to improve that. It's mail atak abi. Mail atak güzeldir. Okay. So you'll be in Low Town, maybe just like getting into it with another team, and then another team just comes steaming through, literally on the train, and potentially pushes the team through the POI. And Old Town and Low Town, of course, are on that central landmass. And here's the train. Speaking of the train that stops in Old Town. Yes, yeah. Zemindeki çimenler çok güzel değil mi? Tell us about this. I feel like everybody downstairs is. They saw the handbrake yesterday and were like, wait, what? There's a handbrake on the caboose? So if anyone at home doesn't know, the rear carriage is called a caboose. We've got the UAV tower, the buy station. On the train. UAV and buy station on the train. And if you push the driver's carriage, you can go forward, backward, you can stop. But the nuance that these players will find out today is you're in the driver's carriage, you're driving, happy days, you know, you're the conductor. But if a team jumps on the back and throws that handbrake, you're going to have to go. Burada grafikler biraz daha iyi mi görünüyor? I didn't know that. Gerçek oyun grafiği mi? No, the handbrake controls it. Controls all of it. So that's the master you have to go back. And so there's almost like a decision you have to make of like, well, do I want to put a body over there, have someone defend the handbrake, but then you might be running into a full squad. So there are going to be some decisions players are going to have to make with these with this train. Yeah, we had a great play test where adamların koşusu çok hoşuma gitti. Dedim ya hani böyle adamlar koşarken ayakları yerde kaymıyormuş gibi olması benim için çok önemli. Şu an adamlar sanki ayakları gerçekten yere basıyormuş, koşuyormuş gibi geliyor. Güzel. Ya bilmiyorum, baksana. Anladın mı demek istediğimi? Adam kaymıyor yani, ayaklar yerde kaymıyor böyle. Bakayım. Bak. Demek istediğimi anladın mı? Bu çok önemli. Benim için. Belki Modern Warfare 2'de böyledir bilmiyorum ama burada biraz daha iyi geldi bana sanki. Baksana. Tam da söylediğim şeyi bahsediyor bak. Çizgi film değil gibi yani. And of course fictionally. Bakayım biraz. Direkt oraya bakıyorum abi. Etrafı değil, adamın ayaklarına bakıyorum şu an sadece. Okay, I just love how deep into the lore you are. I am a lore head. Yeah, I'm a lore head too, so it makes me very happy to see another fellow lore head here. When I watch these guys behind us, our awesome creators and community making the story, you know, making their content about the storyline and the narrative. Kollar sıfır bu arada abi. Kollar sıfır.
And Ted, you always say, Kanal you 3 know, doğal they're the sens koma storytellers, and you know, you guys are providing them those raw materials to create. Beyaz I love şarj that. istasyonu 19 ay garantili Yeah. 3 yıllık deluxe vereceğim. Kaça satmanı üstlenece. Ha sen satacaksın. 3 tane kol. Siyah, kamo ve beyaz. Şarj istasyonu. Kollar 0. Ses dışarıdan. Ha şey araba sesiymiş ya. Ben de dinledim. Doğal sens onun olacağı garantili 3 yıllık. Sadece kollar hariç. Deluxe üyeliği de hariç. Cihazı 19-20'den aşağı verme. Kolları ekstradan 2.5'tan aşağı verme. Deluxe sana bırakıyorum. Deluxe'e bir şey diyemem. Ama cihaz 19-20 aşağı olmaması lazım. Personal favorite, I believe this is the cash gulag. Here we go. Let's have a look. Abi kollar, okey. Adam can çekişti bir yer vermeden. Ha. Let's see if the ascender comes down. Let's see if they push. Well, they're pushing. I don't know if they're even going to have an opportunity 5 for it. seconds. İyi mi güzel? Bayan mı oynuyormuş? Tebrik ederim. She's like, I got, yeah. Now that we see the gulag, Bayan Call of Duty'ci varmış. For the clutch there. What are some things that we should be expecting for the gulag, because that was different. That was different than what we saw before, Alex. Yeah. In fact, we got some video. Here we go. This is the OG gulag. This is what we're going to be playing most of the time in the 3 lanes. But Ted, for the first time, there might be some other gulags. Yes. PSN'den de istedim. PSN'de verdim. Ne kodu? No way. So this is something that can happen from time to time. Ha aranızda konuşuyoruz. Okay. Gerçeğe yakın And bir we have şeyler several yapmak of these, and I istiyorlarsa almost don't böyle want to deli spoil gibi. too much. Yeah, we want to wait and see. But like, and here's the ascender that we've already mentioned. That if you can get on it and you can get out, you can be shot on the way up. You can be shot from below. Like you can also get off of it and make a play as well. Yeah, make a play. That's cool. Okay. We've seen some really interesting play tests of. Zıplama ayrı bir güzel. Ben zıplayarak koşmayı severim. Zıplamak bambaşka. Zıplamak biraz daha gerçekçi olmalı. Biraz hafiften yukarı sekmeli yani. Biz eski Quake'ci olduğumuz için biz zıplamayı severiz. Zıplayacağım bebeğim. Zıplamak güzeldir. Other gulags that we're talking about, but it's Kolla mı oynuyor? ultimately Kolla oynuyor. the Enteresan. implementation of the public event into the gulag mechanic. We're showing them off here today. It may not be like that at launch because we're still obviously in the Warzone alpha build, but we've got some exciting stuff planned. Kolla koşmak kolay da savaşı görelim. Streamers are dialed in. You know, there was a tone shift when we went into Warzone in the venue. They're having a feel good the time. tension where everyone's like, boş alanı koşuyor galiba. Pop off. Arda Çelik bebeğim nice birlikte senelere inşallah kralım. Estağfurullah bir mukabele Arda inşallah nice senelere hep birlikte. Cansın teşekkür ederim. Buradayız inşallah. Allah sağlık sıhhat versin. Buradayız. Yeah, I mean at Raven, you know, we have to cater to so many different player types. When you've got millions and millions and millions of people playing your game, you've got these creators who play 10 to 12 hours a day, 7 days a week. But equally, we know that we have. Kollarken gamepad mi? Evet, aynen. Gamepad'le oynuyor. O sağda tuşlardan anlaşılıyor. Muş, ben de onu yeni öğrendim. Bugün chatten bir arkadaş söyledi. Telefon mu çalıyor? Bir saniye olsa. Ay ya. Efendim bu. Now I hope she turns around the front. Oh, she's getting pushed from behind. Oh, we've got a lot of action. Oh no! Oh, I'm not sure that was the smart play. No, they were both getting off of it. That was smart. That was smart. Yeah, Noisy Butters was like, guys, I'm out. Yeah, I'm out. Yeah, not worth it. Oh man, that is going to be a sweaty drop. Yeah, I mean, she was seconds away from pulling the break there, and that would have just caused complete chaos for the map. And pretty soon here, we're going to have probably a winner of our first match. So hopefully we get the news. I mean, they've come here to win. Right? Yeah. Baba diyor ne zaman çıkıyor ya? Today and ya hadi çık diyor boş ver ya. Checking out your favorite creator streams here at COD Next. Baba dedim lansman yarıda bırakılmaz. What else? I mean, like, should we be looking forward to here, right? Because I know like you guys are doing some creative things with like the contracts. Bu da controller'la. Bayanlar controller oynuyor o zaman. People in the game to move çok genelleme mi oldu? Affedersiniz. Abi direksiyon setiyle Modern Warfare gelir mi? Direksiyon setiyle Modern Warfare gelir mi? He, Furkan. Hiçbir fikrim yok.
Direksiyon seti kısmet. Geleceğini sanmıyorum o arkadaşların. Modern Warfare 3'te oyun çıktıktan bir hafta içinde gelir. Oyun çıktıktan sonra bir hafta içinde gelir. Abi dengeye baksana. Ben mouse klavyeyle bu duvarın üzerinde yürüyemiyorum düz bir şekilde. Baksana şuraya. Klavye mouse'la yapamıyorum ben onu. Adamlar biliyor ya, öğrenmişler yani. Aim assist olmadan zor oynuyor. Abi zaten beni game kontrolün en güzel tarafı aim assist olması. Everything carries into the Warzone of the year ahead of us. So. Ama nasıl ya? Onu hissetmedim. Bir hissedebilsem. Hani şey yaparım. Ya tamam artık gamepad'e alışmak lazım derim belki ama bilmiyorum ki hissetmek lazım. Bir deneyimlemem lazım onu. Bir olmadı yani. Hatta denedim. Abi aim assist falan var mı yok mu anlayamadım bile. You've put your own, touch on specific things, tuned a little bit more specifically for BR. Do you want to talk to us a little bit about, how some of those perks might work a little bit differently in Warzone specifically versus MP? Yeah. So on the Warzone side, we felt that this time around was an opportunity to have some unique perks only for Warzone. Because again, it's a big map. We have different player styles, different motivations. So different experience too. My personal favorite is Combat Scout. Okay. Zekice açık alanda yaklaşmak yerine araya şey koyuyor, barikat koyup yaklaşıyor. Vay be, arkadan helal olsun. That's the beauty of perks. Like the perk should. Yerini belli etti ama yukarıdaki iş var. Zor. Yok abi bunlardan asker olmaz, hele küçültmüyorlar. Askerde çok değer geldi. Estağfurullah. Baba ne haber? Which is that when you get downs, you automatically drop a smoke grenade. That adds a really new dimension to it. And equally, I think another one will be Resolute, which is when you get shot and you take a hit, you move faster to get out of dodge. So. Oh, that's cool. So good opportunities for, especially for like field, like a wide open field traversal. Get shot, get a speed boost, get down, potentially a smoke. Adamın ayağı kayıyor ama olacak. There you go. That's the kind of variety that we're looking for. Yeah, well, I will definitely run the smoke. Dur sevdiyorum, dur. Because I know that is going to be me. I'll run the evasion perk. You'll run the evasion one. Drop some duos. It'll be iyi nişan aldı ama. Yeah, that's really cool, and it's almost like giving the character, giving the players, like as it's been said time and time again, right, that freedom of choice to be able to get really clever with like how you want to approach that, and it feels like tune that play style. Feels like player agency. We want the stories, etc. Yeah, and we're back into Gulag again. I see some tactical crouching. Okay. Preparing for battle. Pandayı göstersinler. Panda. Biz pandayı görmek istiyoruz. Panda da oynuyor mu şu an Warzone'da? Got a Molotov out. But she's picking up that cash, so this is the cash gulag. But we're waiting to see. Here we go. 1 second. The ropes come down. Grab it. Oh, she baited them. Oh, well played. Well played. Baited. Smile. Yeah, she baited them really good. Aleykümselam Furkan, aleykümselam. I don't blame him. I would have done the same thing too, just gone straight to the rope. It was like, oh, honey. I'm going to grab some honey. But now she's got that cash, right? So she's got both of her, she's got one teammate down. Maç mı var? Beşiktaş 2-0 yeniyormuş Medmar'ı. Canımsın. Valla maçı merak eden ve sevdi arkadaşlar biliyordur değil mi? Maç var bugün ha. Well, the other teammates down. Oh, she's pushing. Here we go. This is ambitious because she's literally. I think. Does she have any help here? I don't think she does. They're both in the gulag. Yeah, the gulag of life. Yeah. Big dive to get out of there. Can she make a run to that by section? Nikari doing the hard carry here. Butters is back. She's just redeployed. Yeah. Enemy soldier incoming. Very well played. That dive, I've been loving that we have the Hayatta options böyle of yürüme. diving and sliding, you know? Yes. You can do some really funny things with the dive. I love it. Just Dönüş this galiba. ground loot. And in fact, maybe we can actually quickly talk about ground loot. Yeah. We've brought back weapon rarity. Okay. Yes, we will see colored loot. You just saw it right there. Like she picked up the blue AR. It's one of those things that when you think about the looting gameplay,
you need to be able to quickly see, like, what's that weapon, what's this item, etc. So even from a custom loadout perspective, you know, it's got that pink/magenta tooltip, that card that you can see. I think they ended up losing both of their teams. Grafikler güzelleşmiş mi? Yani çözünürlük düşük şu an. Çok anlaşılmıyor ama sanki grafikler daha mı güzel? Bana mı öyle geliyor? Redeployable buy stations, are they coming back? Yes, they'll be there day one. We really see this as a continuation Call of Duty of the current Warzone, and then just leveled up, polished, all new movement, etc. on top. Got it. So something. O yüzden sürekli ölürsün abi. Daha bir evet Uğur. Ya heyecanla oynamak daha keyifli ama. Koşacaksın, zıplayacaksın, sağa bakacaksın, sola bakacaksın, taktik geliştireceksin. Sürekli olacaksın. And it's been really fun for a lot of people. But we want to open that up a little bit. What can you maybe breadcrumb us a little bit? Oyun mekanikleri değişmiş. With where you might take us with Champions Quest in the future. So Champions Quest is something that we're going to be launching during the first. Vay bu yeni. So we don't want to reveal. Oh, she's on the horizontal zip line. Değil mi? Stay through because there's so much going on. I saw the train. I was like, oh my god, the train. I want to buy a train again. Vardı sanki o ya. Champions Quest, it's been a huge success for us all year long. You know, that ability vardı galiba, to vardı. move the map, the challenge of doing it is just unbelievable. Yeah. So what we want to do for next year's Champions Quest is allow players to steal it from the team who is doing the Champions Quest. You can only steal it once. Okay. So if you see, if you see a team is doing it, push them, be the first, take them down. They'll drop the contract, they'll drop the pieces. You can pick it up and try and take it through to the finish. My goodness, I cannot wait. All right. And it gives people more options. Güzel güzel, boş boş durmaktansa 100 kere ödün diyorsun. Aynen öyle Furkan, aynen. Sağa sola bakıp böyle sürekli tedbirli olmak, korkarak oynamak yerine saldıragan oynamayı tercih ediyorum. Agresif. Koşturacağım bebeğim. Well, let's actually go ahead and check in on our TCO Power Hour and see how many challenges have been completed thus far for the days. And remember, for each one completed, you have a chance to win a 65-inch Aynen dostlar. PC, Xbox betasını bilmiyorum ama biz cross platform oynuyoruz zaten. Ben oynarken Xbox'lar, PC'ler sürekli katılıyor aramıza, problem yok. Sevgi, saygı, nazik, dostluk maçları yapıyoruz sürekli. Bazen sinirleniyoruz ama yani işte. En sevdiğim oyun, aynı zamanda en nefret ettiğim oyun olabiliyor bazen. Üzgünüm. Agresif oyuncudan estağfurullah bırakıyor, estağfurullah. Up here, so looks like we still. I didn't see which ones it was though. Was it the train? Did we get the train? I hope so. I hope we get it. Can we see the card again? Yeah. Actually, can we bring it up one more time? I just want to see what we have. Here we go. Contract. We did get a drivable train elimination. Yeah, we watched it. Oh yeah, that was that. Yeah, the pistol. For some reason in my head, I thought it was run someone over with the drivable train. I honestly did. Horizontal zip line. Legendary. If that happened and we don't know, I need to see the highlights. So I'll Big see game bound. Bunlar şey mi? Oyun bölümleri mi? It would actually be kind of cool. But there you see it there. But for now, though, we're actually going to head on over to Miles, Lottie, and Nameless, as well as Alley Cat, for their thoughts on live gameplay for Warzone. What you got for us, guys? What you think? Choo-choo! All aboard the new train. That's what I'm looking for, friends. I was discussing with this with you guys prior to we got on camera. It was like, are we going to drop train, win the fight, pump the brakes, take the cash, buy our gear, all aboard, next stop? It's going to be an amazing experience. Like, we're going to be able to finish on train. We're going to be able to rotate using the train. Francis Borgia's going to be out there well excited with the camera on his face because of the train. It's a big day for COD. Netiremiş arkadaş. Netiremiş bu. Hayırlı akşamlar Hüseyin. Hayırlı akşamlar canlısın. Teşekkür ederim sayısın. Get out that bingo card, but now I'm seeing bu arkadaşlar kim abi? Yayıncı mı? Sürekli bunların olmasının özel bir sebebi var mı? Şu sağdaki ikisinden bahsediyorum. Bunlar yayıncı belli zaten. Adımın üstündeki ceket bu arada galakside karakter. Evet, ceket güzel. Ceketi özel seçmiş bugün özel. Cool görünüyor abi. This one sort of feels, again, like movement's back. Everyone's super excited about that. Guns look really fun. But the increase in health. Fights feel a little longer, you know? That's the big thing, right? It's the quality of life. Yayıncı mı hepsi? The game now has. And do you know what I've bunlar absolutely ünlü loved abi. about Raven and the team up as well? Tamam. Is the fact that they have not been afraid to bring things back, to bring things back that the community wants, and I think that is just incredible. They're listening and they care, and that is definitely coming across the screen. So for me, I think, you know, things like the red dots
that we're seeing on the map. You know, unsuppressed fire. We're seeing also just small things like the blue plates that are also Yarın yayın var mı? Yarın Modern Warfare 3'ün betasını oynayacağız hep birlikte. Var. Evet var. The community that grind Warzone is their life, it is their careers. Many of them in this room right now. Hatta ben şimdi bir Modern Warfare 3'ü alıp indirmeye mi başlayayım ya? You know, we heard them talking about the unique perks that we're going to have in Warzone. Like the Shrouded is massive. Right, you drop a smoke when you get knocked. We already do that in Warzone. We throw a smoke at our teammates. Sometimes we have one. Now that it's going to be an actual perk that you can grab, huge. Also, when you start to get shot, you talk about the health now, which is great, having 150 health. Well, now when you get shot, you move faster. So not only do you have that extra health to survive and evade enemies, you also have the faster movement with MW3 that they're bringing, and a perk that even allows you to get faster, because we know there are some players, come from myself, who's a bit more competitive. You like to get, you know, a little bit more aggressive and get in those 1v4 situations. You have the ability to do that, and it's all up to the player, which is great. There is one more perk which wasn't brought up by Ted, but Irradiated, which has got something to do with how you interact with the gas, but more on that later. Panda da oralardaymış ama Panda'yı göstermediler, evet. We've seen different field upgrades, we've seen different, you know, kill streaks, the Guardian being involved. Türkiye'yi temsil eden 2 tane yayıncı var orada o zaman, değil mi? Birisi Panda, birisi de Levo dediğiniz arkadaş vardı galiba. Avrupa saati 10 diyorlar yarın. Beta çok geç değil mi? 19. Yani saat kaçta bizim saatimizde? 7'de mi? Bilmiyorum. Oynarız biraz ya. 1-2 saat oynarız. 2 saat oynarız en kötü ihtimalle. How our creators, our streamers, the community react to this, especially when you check the timeline and seeing kind of what the noise is about. And Ali, looking across Warzone right now and the way that Warzone has been pushed forward, not only in terms of the map, you know, a lot of people talking about Verdansk and how much they miss it, the nostalgia coming forward, I think, from Urzikstan really does kind of give that reminiscence of Verdansk in terms of the way it looks and feels, the openness. We also have moments and places like Superstore, etc. There are drops there for everyone who wants to get a battle in and perform at the highest level. Yeah, and I think something that's crazy about Warzone specifically is the fact that, like, it's only been a couple of years it's been around, right? And I feel like it's continuously just getting better and small changes are being made for quality of life. And like you said, this does feel very reminiscent of Verdansk, but it has all the great changes like the guns, the blue guns on the ground. And we just saw a UI change, like the gas mask actually being on your face the entire time and you can see it on your screen. I will tell you right now, I'm somebody who has really bad object permanence. I would always forget that I'd have a gas mask. So now that it's like actually on your vision as well, so like it's a great reminder. Just really small things like that can really change a game. That's something that I think community members have been asking for, the amount of times players enter gas or whatever. A few more really nice quality of life changes. No matter what your loadout is, you'll see on screen right now, if you're in the water, you have a pistol no matter what. Whatever your loadout is, whether it's 2 primary weapons or you've got a melee, whatever it may be. Sunucuya bağlantı kurulmuyor. Şu an yoğun galiba. Sunucuyla bağlantı kuramadım. Olmadı. Dude, the first time I had a circle out in the ocean in Armazra, I dropped like a 12 kill spree because no one could get close. I was running around with a gulag pistol. Abi senin kısızları izliyorum ama bayıldım çıkaramıyorum yayınlardan. Ha estağfurullah canımsın, estağfurullah canımsın. Bildik abi. Teşekkür ederim. Laze Forms. Teşekkür ederim. Estağfurullah sağ olsun. Panda sabah 7'de yayın yapacakmış. Panda sabah 7'de yayın yapacak. Vay anne. Anne takip ediyor. Çok güzel. Helal. Lale Z Formes teşekkür ederim sağ olasınız. Çok teşekkür ederim. Emeğe sağlık, bol satışlar, hayırlı kararlar. Çok teşekkür ederim. Bir mukabil hepimiz için, bütün esnaf ve çalışanlar için. Canım teşekkür ederim sağ olsun. Ben de başaramadım, alamadım o kodu, olmadı. Yarın Modern Warfare giyiyor muyuz bebeğim? Yarın Modern Warfare değil, 3'e gireceğiz. 3 oynayacağız. Panta pindi panda. Yarın beta girelim. Yarın beta'ya giriyoruz dostlar. Bilginiz olsun. Bir deneyelim bakalım ya hep birlikte. İnşallah. Ben bir ön sipariş vereyim de kod falan hak getireyim. Ön sipariş vereceğim. Bak çok merak ediyoruz. Eğleneceğiz. Güzel olacak ama sinir olacağız yine değil mi? Böyle yatanlar, pusula bekleyenler. Klasik yani. Hiç değişmeyecek. Neyse. Ben bu şöyle koşamadım bir türlü ya. Sürekli böyle hiç koşamadım yani. Bunlar daha hızlı koşuyor sanki. Bu oyun hep aynı. Evet tabii ki aynı. FIFA'da hep aynı değil mi?
Pinti Panda oradaymış şu an. Lansmandaymış iPhone. And how I can employ that to the best of my ability and the best of the situation I'm in. It's just really nice, man. The last thing we're doing is guessing in a game. Başaramadım. Efe ben de kod almayı başaramadım ben de. That may have went over a lot of people's heads when they were talking about it was the evasion in this version of Warzone is going to be way better than before. We talked about that perk. Zaman olsa da bol bol oynasak şunu. I mean, that's massive. They've had big upgrades to quality of life in terms of trying to get in fights and evade. Ben dükkanı over the last years, like we had the PRD. PlayStation'ın ön tarafa taşıyayım, şuraya taşıyayım veya şuraya. Sürekli oynayalım biz. Sürekli oynayalım. Ne dersin? Böyle 4 gün Call of Duty yayını yapalım neredeyse. Ha? Olsun, ben FIFA diyorum hala Eray. Soranlar müşteriler de FIFA diyor zaten. Sorun yok. Lütfen pusanlar değil, çabuk yorulanlar değil. Yani taktik yapanlar diyelim Keşan. Taktik yapıyor arkadaşlar. Çünkü kesin Keşan sürekli taktik yapıyor. Kim bu arkadaş? Arkadaki şeyler ne böyle? Figür falan mı? Ha yok, masa aydınlanma falan varmış. Şu an Yavurasan aynen Modern Warfare 3 oynuyorlar bebeğim aynen. You don't know where the gas is going to be, where you land changes a lot of the time. The loot that's on the ground is, you know, pretty different most of the time. It's very unpredictable in that sense, but there's those predictabilities of having a horizontal zip line now, like knowing about the rotations. It's those little small things that you can control. And something I really enjoy is the fact that I feel like obviously most people's goal early game is to get your loadout drop, right? But again, with the amount of loot, I feel like there's a lot more loot on the ground as we've been watching gameplay. But again, the gun quality of life, the attachments and stuff, maybe not try prioritizing the loadout so much as getting to a certain stronghold or getting somewhere else on the map. Çok güzel, güzel taktik. Birisi vurunca yere satacağım. Batman gibi. Güzel taktik bu. Talking about how auto-aim feels like it's been slightly reduced in this game. It's a little harder, a certain ranges to land very accurate shots. That's really nice, man. I mean, that changes the way the game plays. More health, harder to shoot. The better you are, the better you're going to play, essentially. Yeah, and you add that with that movement, I mean, there's going to be a decent skill gap, obviously, right? And I think that's phenomenal. And like you said, we're watching Swag here. These are the guys that we're going to be learning from. You know, these creators that are in here figuring things out, what's going to be the meta, what people are using. Right now, he's rocking the MCR, and he is beaming. You said he only has one attachment on here. Gonna get knocked, but I mean that thing is a laser. I mean he was beaming though. Controller nasıl böyle oynuyorlar ya? And you see him get knocked down and potentially might do here as well. No, he does manage to get his teammates. He's gonna be in the gulag. But I will say when you are down, you do also have extra health now as well. Bu yeni harita değil, bu Warzone haritası galiba. Yeni Modern Warfare 3'teki harita. Yeni oyun, öyle değil. Yeah, stop. There's aim assist. Everyone needs a drink out there. Güzel bir şey. Sırf aim assist için controller'da oynamak istiyorum. Sırf aim assist için. Ama klavye mouse'daki rahatlık, özgürlük bambaşka bir şey. I got swag. Come on, Blake. I think I got Blake. Come on, Blake. He's gonna send out. If it was a sniper, I'd pick Blake. That's my boy! There it is. That's my boy! That's my boy! He had to deal 10 bullets, deal 250 damage there. Bu da controller oynuyor. You're seeing like full plates when it comes to, you know, like the amount of 10 Kasım'da resmi olarak çıkacak oyun. Yarın betası başlıyor. Ne oldu? Ben sistem patladı sandım. I mean, this is just going to change the way the game plays. I would love to see any. I mean, this is something that more folks out there are going to know how throwing knives impact. Because we saw that was the absolute way to play Warzone. Really was the down players, throwing knife out, immediately recover that bad boy, get out and get on the next. It's still a one tap, man. I need it to be a one tap. No, I like that. You know, just running around and I'm out. Yeah, we're seeing different areas of the map. You know, they talked about, I think it was Old and Newtown. I think is what it was called. They look absolutely fantastic. O ne ya? Her şeyi boşalttın. He's out. Oh, ciao, peace. He's gone! That was incredible. That is a solo YOLO champion. That man knows pressure is nothing. Look at that. How fun was that? Dude, the night vision looks good. Low town. O zaman Gulak'ta şey de var. İlkten yukarı çıkarsan otomatik kazanıyorsun aynı zamanda. Çok güzel, mantıklı ve keyifli. Pindi Panta'yı gösterecekler ama orada çok yayıncı var şu an. 100-200 yayıncı vardır. Kaç tane yayıncı var? Bilen var mı? Tam sayısını.
colossal. 200 var mı? And you know what else I see, Miles? I see a lot 100 vardır da. of rooftops. I see a lot of rooftops for those snipers. So even though that like there are denser areas which might make it slightly more difficult, there's still plenty of opportunities for those crazy var ya pros. sağdaki. But you know what, Çıkarım Ali? oraya I can just kesin. take one of those cranes and I can fly right down to the rooftop. Kolda Seems mı like they have a oynuyor? decent amount of those placed around Mouse the map as klavye. well. We saw one on this screen right Göremedim behind ki. him. And Mouse you know, klavye, evet. obviously Galiba. rooftops, there's some Değil mi? campers who like to sit up there, but there's ways that you can get up there and take them out now pretty nicely. Yeah, and the drones as well. You can also get a drone in the sky and literally take the line right up there and try and get on a rooftop or try and counter a little bit yourself or fly away and evade, which is probably what I would be doing. So we're still within the TCL Power Hour, looking to see if any more of those sort of the bingo card moments happen. Haven't seen anyone get a breacher drone elimination out. Oh, come on. 250 mi? Crazy because it's, I mean, from our experience, especially multiplayer. Bilgi havuzu canım estağfurullah. Yeah, I mean, 250 kişi var burada. Allah bereket versin. Through the breaches drone, 3-piece, like that thing is crazy. That was me. On the I was also a on part the of bingo that card. obliterated I squad. don't know if you guys saw, but there's also somebody has to get a guardian kill. Oo, minigun bu. It's a guardian. Yeah, like an opponent Çok who's güzel. affected by the guardian. Aa, minigun. Oh, it does look like this might be a juggernaut suit. Şunu bir ateş etse de görsek. We are miniguns back. He's moving fast. Boy, schmoving. I told you. Juggernaut mı oldu Schmoving şimdi? like you've never schmooved before, COD fans in this game. Everyone's very, you know, nimble on their feet, like twinkle toes. Şu silahlı bir ateş etmeyi görelim ya. Put on even slicker shoes to improve movement, improve speed, strafe speed, how quiet you are, you name it. Dress for the occasion. COD You fans. name it. It's time to dress up and have a good time. Hadi bebeğim. I gotta say, it looks absolutely gorgeous. Just in terms of just the style. Bırak da silahla bir ateş etseydi. The way that it looks, and it's all kind of part of a bigger picture, looking a little bit like Al-Mazrah at times. We also have Verdansk as well coming through, but I think the colors are just in perfect balance, so I think it also looks stunning. Yeah, I mean, a lot of folks are like, oh, we want to go back to Verdansk, back to Verdansk. Well, you're close enough. Kazakhstan is Bu adamı çok gösteriyor ama değil mi? Oh yeah? Neden? Yeah, man. Are we back? Yeah, we're back. We're totally back. Çok mu iyi oynuyor? I really am. Like, I read all the signs. Torpilli mi? I mean, I read the bits of paper. I love all this. I really do, mate. You know what else is interesting? Obviously, like the perks are named a little bit different in this game. How you have your gear and your vest. You're going to be able to find the boots in Warzone, obviously, as well. And that is going to shake things up, right? Because that prolonged slide, obviously, in the multiplayer and the arena gameplay is going to be different. But in Warzone, I mean, you have a lot of different like areas that you have to traverse where that slide could come into play. So I think that that's going to be really interesting when these guys get their hands on it. As well as the climbing boosts. We haven't actually seen too much of that, but what that does essentially is it speeds up your mantle ability, and you really do move crazy. I mean, Peter Parker will be climbing the side of some of those buildings and terrify you, Ali. I share the same last name as him. Does that mean I am also Spider-Man? Ever been bit by a spider? Possibly. Well, maybe you might. I think we would know by now, Ali. I also beyond that, I wanted to point out the fact that who we were watching, they just did that play that we were talking about earlier, using the zip line to push a team, while another one kind of like just looks over the rest of the teammates making that push. So. Nice. Valla oyunu göster, şunları göstermeye gerek yok yani. Yanlış anlaşılmasın ama oyunu tercih ederim yani sevdiğim. Çok güzel oluyor seyretmesi. Minigun çok iyi ya. Minigun'u bir kullanamadım ama Juggernaut dışında minigun alabiliyorsak efsane. 250 kişi ya. Great to hear, you know, the greatest minds in Call of Duty esports talking about a brand new Call of Duty game. What a time to be alive, of course, here. But yeah, and there's still so much more to talk about with Warzone stuff. So much. We've got so much going on. We finally saw Night Vision Gulag. We got an Ascender overtime win. It was the moment that Ted and I have been waiting for. We've been waiting to see this thing in action. And you guys are calling it, man. The whole time you're like, this has to happen. Yeah. This has to happen. I had my bingo card at the ready. I'm ready to go. They're too good. We haven't had a chance to get to the overtime mechanic in the Gulag yet. It's wild. It's very exciting. Ben şu ön sipariş vereyim mi? Şu ön sipariş vereyim. Arkadaşlar çok sağ. Ne o? Bir şey mi kaçırdım? Birazdan bitecek maç 3-3 olmaz sanmam. Okey. Ha siz maç seyrediyorsunuz. Tamam okey. Güzel. Beşiktaş'a başarılar diliyorum bu arada. Okey. Dostlar ben bir şu Modern Warfare 3'ün bir ön siparişini vereyim. Anlaştık mı? 30 saniye rica ediyorum. Hemen çok hızlı halledeceğim. Şimdi hemen bilgisayarımızdan
You know, one of the things that the chat was talking about, you know, was about quality of life features. We've been really harping on that because it is important, and a lot of the hardcore players care about those things. We actually saw it right there, right on cue. Yeah. I swear I did not rehearse that. Tell us about the way the backpack works now. Yeah, this is a personal favorite of the team and mine. Like, we got together and we thought about what we want the backpack experience to be like for this version of Warzone. And we did like the deepest dive. Like, Şu ön sipariş vereyim aradan çıksın. Unuturum bir şey olur. Geç kalırız falan. Başlayalım hemen gece de açık bırakayım cihazı. Beta insin en azından. Bende ne kadar var? 1100 lira var. O zaman babadan bir 900 lira destek alacağız hemen. Baba senden bir 900 lira kendim atıyorum. Bir 900 lira senden kendim atıyorum. Çıkmaz mı? Yapma ya. Bir şifreyi versen belki çıkar. 400 mü? Dur bakalım. Belki çıkar. Belli olmaz. Aileden 900 lira çıkmıyor. Çok kötü. And I think a lot of people are going to be very happy about that. Just because, you know, I mean, ease of management. You don't want to do the inventory management sometimes when you're in combat. You don't have time to stop, pick up your ammo again, and so I think the tamam 750 var. 750 gönderiyorum ben. Ben bulurum sağdan sonra. Really interesting tweaks to the UI as well. We obviously added the cash, SWAT cash widget in the live game, which I think has been really useful. I'm bad at math. I love it. And we're seeing your two armor plates back to blue. That's a big one for me. I love that. It's the little things. Şu Modern Warfare şu ben halledeyim. Baba 750 var. Ben sana yarın gönderirim zaten. Ben kredi kartından çektim. Baba diyor benim ödemelerim var. Tamam anladım, sorun yok. Hallederiz. Ben hemen şunu yazayım buraya. But we also have a lot to offer, all different types of players. And I'm curious, Ted, if you can tell us what other maps we can expect once Urzikstan launches later this year. So obviously on launch day, they're going to get the brand new big map experience of Urzikstan. Alongside it, we'll have Bundle. Bundle? We'll have a Sheikah. Tamam, we'll okay. Buradan. And we'll also have Plunder. Because we know. I love Plunder. 750 var, 750 komple çekiyorum. I always lose, but I love it. It's all about that money, Alex. Yeah, it's literally getting that money. Straight cash, homie. No, that is awesome. So more experiences, more different, more variety. Yes. Baba bir kod daha gelecek. Many different players, and they all play for so many different reasons. It was like, what can be şunu halledin de yayındayken. On day one? It was like, that's the package. Awesome. So we got a really interesting preview there of maps and modes coming to Warzone when Season 1 launches later this year. And that includes, as you said, Bondel and Ashika Island staying put for Resurgence. Plunder Day 1, obviously the new big map. 2 liran kaldı. O yarın ben sana göndereceğim. I'm curious. Kredi kartından çektim. Many of the people behind me are here today. Sorun olmaz. Tamam, okeydir. Şimdi bizde ne kadar olur şimdi bakalım bir. So all year long we've had a great partnership with Treyarch. I think since we launched in season 3 Reloaded. 1880 lira, 120 lira ihtiyaç var. Bir de annede 100 lira vardı galiba. Vay arkadaş ya, bir oyun için. We just want some time to kind of digest that initial feedback and that initial. Let the map live. Let it breathe. Let everything breathe. Şimdi bakalım bir dakika. Exactly. So we're excited to say that in early 2024. 101 lira annede var. Onu da gönderelim. We're going to bring a brand new ranked experience into Warzone. Para transfer, tanışıldık. I was going to try. I was going to try to pull a Stephanie and see what else I could get at. Maybe I really like to dig in I'm sure a lot of people are over the moon about that. Yeah, I was actually catching up with TV yesterday, and he was telling me like how much like ranked Warzone has like helped, you know, to like really give him more things to do in the game, right? Because you know when you're a competitive guy, you just like to get sweaty and play some ranked games. Like my buddies and I, who I play with back home in the UK,
like when we play, it's like just that constant. 1983 lira. Modern Warfare ne kadar? 1900 lira mı? Öyle oyunlar artık öyle baba. Modern Warfare ne kadar dijitalde? 1900 miydi? 1980 miydi? 1980 lira oldu şimdi. Burada PSN hesabımıza giriyoruz. Bilgisayardan PlayStation halletmeye gerek yok herhalde değil mi? Ama PlayStation cüzdanımda 600 liram vardı bu arada. Hepsini cüzdanıma atamayacağım böyle. Şöyle yapacağız. PlayStation ama yok ben buradan alıyorum. PSN hesabı. I love some rooftop gameplay, and I'm getting a good taste of it here. Bilgisayardan direkt alıyoruz. I referenced your vibes on the broadcast earlier. I don't know if you did. Back in the good. It's locked and loaded, I think. Is it locked and loaded? I can't tell. Buradan bağlantı kurulamadı. Bir dakika ben PlayStation'ı alıyormuşum. Sad face. It's one of my 1980 lira var. 1980'de yırttık. 1990 ise 10 lira eksik kaldı demek. Kaçmış? Kaç? Kaç vermiş? 1900 abi sen mi oynuyorsun? 1999 mu Steam? 1980 liram var ya. Call of Duty Activision'da bir indirim yapar herhalde diye düşünüyorum. Bir dakika bakayım PlayStation'da ne kadar? Bir saniye bakacağım. That is awesome stuff. But I Hemen also, PlayStation açıyorum. Bir saniye. You know, with so much that has been shared, I can't help but feel like maybe there's just one more thing. There's always one more. Is there one more thing? I knew I was on the money with this stuff. There had to be one more thing. There's always one more thing. What do we have? PlayStation açılsın. Şu ön siparişimizi verelim. Sonra aradan çıksın. Ne güzel. Başka ülkelerde hiç almayı denememiştim bu arada. Denemedim zaten. Yeah, I mean, first of all, this is amazing. You know, to have this opportunity and for me to speak on behalf of Raven and the whole Warzone team. Şu ön siparişi vermeye çalışıyorum bir saniye. I've said it already. You know, our goal is to make 2024 Comic 2024'te ne geliyormuş? When we sat down and thought about it, it's like how do we deliver that to our players? Best year of Warzone. We're delivering it to them in an encrypted message. Yes. So it's next true. year we'll be adding hemen PlayStation başına geç. 10 dakika şu aranızda takıp tamam takım işleri. Fortune's Keep will return in early 2024, but that's not it, Ted. I see something else hiding here. Okey, şimdi sesim pek gelmeyebilir yayına ama biz şu ön siparişimizi halledelim. We have Rebirth Island. Wow. Rebirth Island back in Call of Duty in the Resurgence rotation. Coming later after Fortune's Keep, later in the year, so early in 2024. Early next year, we'll have Fortune's Keep. Just following, we'll have Rebirth Island. And I'd love to just give such a big shout out to our partners and friends at Home Studios and Beanox, because without them, those maps would not be possible. So big kudos to those guys. I am hype. I think the community is hype. We know they have been itching. 1999 liraymış ya. Speaking of Rebirth Island, I think we're going to hear some exciting stuff coming up next. Yeah, I'm over the moon. That seems exciting. It's a mic drop. Yeah, I just can't drop the headset. I know you can't drop the mic. Does this flip? Can I flip? No, we still have one more thing to do. A few more things to do. But oh wow. Well, firstly, you know, I want to thank you for that. But first, before we do anything else, let's actually do one last check-in on the TCL Power Hour. See how many challenges were completed. Okay, so a little. We're still at 3. We're still at 3. Wait. 4? Okay. The buyback on the buyback on the train. There is, of course, the buy station on the train, almost like that movable POI. I'm shocked we didn't get a breacher drone elimination. That just seemed like a gimme. Yeah, it really did. And the big game bounty, you'd have thought like someone would hear it. No. But you know what? It's all new gameplay. This is the first time everybody's They're all discovering it for the first time. They're learning it for the first time, and so are the folks at home, and so more to come. Yeah, that's right. Well, of course, we want to thank you all for playing along. And as a reminder, for each challenge completed during the TCL Power Hour, a winner will be randomly selected. So what, I counted 4? I think it was 4 spots. There was 4, yeah. So there you go. Look at that there. And that's going to be picked from all eligible entries for a total of up to 9 winners. Now, of course, to enter, make sure you tweet using the hashtags CODNEXT as well as hashtag TCLXCOD Sweepstakes. Once again, TCLXCOD Sweepstakes. It's very, very important to include that hashtag. Good luck to everyone, and I hope you get yourself an awesome TCL TV. But that, of course, was an amazing first look
at Urzikstan and what players can expect from Warzone in the future. Ted, before you go, I just want to thank you so much. You know, what I told Kevin Miles earlier, 1990 diyordu, aldık. Oldu yani enteresan bir şekilde. Cüzdandan çekti herhalde. Eksik kısmı cüzdandan çekmiş olabilir. Hayır yok, ben yayını konuşuyorum değil mi? Baba diyor, bana mı diyorsun? Yayındayız, yayında. Okey, İban'ı yok estağfurullah, hallettik, tamam. Direkt 1999'muş. Cüzdanda 600 lira vardı zaten, herhalde oradan eksik olan kısmı çekti. Belki de. Tamam, güzel, bereket versin. Belki de parayı cüzdandan toplamı çekiyor belki de. O da olabilir. Cüzdanda 600 vardı çünkü. Tamam, okey, gönderdik. Ön sipariş verdim. Download etmeye başlayacak mı Modern Warfare? Ön sipariş verildi. Çok şükür bitti. Aradan çıktı ya. Babaya 1000 lira borçlandık bu arada. İstanbul, Bakırköy, Zeytinlik Mahallesi, Cumhuriyet Sokak 13 numara. Bekir. Açık adresi verdim. Bir oyun için bu paralar yani... Herkes bu paraları veriyor yani. Biz daha ucuz vermeyeceğiz. Sağ olsun dostlar. Modern Warfare 3 siparişi verildi. Ön siparişi. Yarın beta'da buluşuyoruz o zaman. Süper. Oh be, aradan çıkarttık ya. Çok şükür. Bereket versin. Eksik varsa cüzdan alır otomatik. Tamam, cüzdanda 600 vardı. Oradan aldı herhalde. Oradan hallettik valla. Bereket versin. İyi hallettik. PlayStation 4 aldık. Alış satışta karımızı oyuna verdik. Vay be. Önceden de böyle miydi ya? Biz al sat yaptığımızda bir kere oyunu mu alıyorduk? Bilmiyorum, hatırlamıyorum. Gerçekten hatırlamıyorum. Koltuk efsaneymiş ama. It's a Little Caesars hot seat. You were a little bit worried if you were going to actually be able to sit in it. If you were to fit it, if it had been tested, you asked me. But how's it feel? It feels comfortable, ergonomic, and stylish all in one. Yarın beta'ya gidiyorum, bebeğim, indirdim. Dostlar, beta'yı indirin, ön sipariş ya pahalı biliyorum ama yani eninde sonunda alacağım. Yapacak bir şey yok. Onun için ben sipariş verdim. Beta gelecek arkadaşlar da birlikte inşallah oynayabiliriz. Hep birlikte girebilirsek, bilmiyorum. Çünkü daha önce Modern Warfare'de bir sürü bug vardı. Giremiyorduk bir türlü. Maç başlamıyordu, şu olmuyordu, bu olmuyordu ama oldu nihayetinde. Abi sana 600 tane almış. Karttan belki de olabilir. Herkes gösterdiler. Bir panda göstermediler var ya. So, again, you were day one, Warzone OG. You played every map, including all the small things. We heard the teases of Fortress Keep, Rebirth Island. If you were to tell the people at home, though, like, Modern Warfare 3 için beta kod almak için bir link paylaştırırsa oradan kod alabilirsiniz, deneyebilirsiniz. Ben denedim, olmadı. 6 kişi birine yüksek ihtimal. Keridansı inşallah 12, 20, 25 olur inşallah. Yine 6 ile ya dışarıda arkadaş bırakmak istemiyoruz. Değil mi? Çok keyifli oluyor. Hep birlikte, amaç hep birlikte girmek. Fair enough. Final points, what are like your biggest overall takeaways, especially from the competitive side? I know there's people wanting to say, let me get into ranked, let me get back up to those statuses again. Where are you feeling the biggest differences? Spikerler hep böyle abi, hiç konuşturmuyorlar karşı tarafı. I mean, from the mechanics we've got so far, I feel like a lot of the competitive players, pro players, they're going to love it. Onların söylemesi gereken şeyler var ya, onları söylüyorlar sürekli. And how to improve the movement on the map, but just off the base, it's so much smoother, nicer. You get around the map much quicker. Nicer. Fair enough. Tommy, thanks so much for stopping by. Enjoy the rest of the stream. And Punch, hey, with that, we're going to go back up to Miles and Lottie to give us their thoughts on, of course, what they saw with Warzone. But before we come back, we also have the Warzone mobile team. But of course, first, before we jump into all that, a quick word from our sponsors. Warzone mobil ücretsiz mi? Abi ücretsiz olduğu halde Türkiye'de tutmuyor mu oyun? Warzone ücretsiz ya. Play like a pro on the big screen with TCL Q-Class QLED TVs up to 98 inches. Movement. The official timekeeper of Bence sebebi ne biliyor Modern musun? Warfare 3. Tahmini söylüyorum bu arada, yanlış anlaşılma olmasın. Şimdi Valorant, Apex, PUBG gibi oyunların Türkiye'de böyle yayıncılara desteği var mı? Demek istediğimi anladınız mı? Yani bizi oynayın, bizle çalışın, bak güzelce yürüyelim hep birlikte. Öyle bir uygulaması var mı? Evetse
Call of Duty'nin olmadığını biliyorum. Değil mi? Call of Duty'nin yok böyle bir uygulaması. Bu çok önemli bir etken abi. Yayıncı kazanmak ister. Çok normal. Call of Duty şey diyor mu? Bizi oynayın bak kazanalım. Hep birlikte yürüyelim. Siz de kazanın biz de kazanın. Ben öyle Warzone öyle bir uygulaması olduğunu bilmiyorum yani. Activision'ın en azından. Bak PUBG var. Valorant, Apex muhtemelen vardır. Bu çok önemli bir etken bu arada. Yani önemli olan oyunun fiyatı veya güzelliği değil bir yerden sonra. Yayıncılara yatırım yapacak. Bu çok önemli. Ama Activision'ın veya Call of Duty'nin yayıncılara yatırımı böyle ciddi şekilde diğer firmalar gibi yapmadığını biliyorum. Yanlış mı? Bilal selam. Abi Activision'a mail atıyoruz, yarın destek karıştırma onu, karıştırma, dur. Onu karıştırma beni. Sadece fikir paylaşımı yapıyoruz. Kodda ön yargı yok. Yayıncılar bir patlatsa, bütün yayıncılar Call of Duty oynasa bak ne oluyor. Call of Duty oynamıyor yayıncılar belki de. Abi öncelikle yayıncıların da oynaması lazım. Yayıncıların sistemleri de efsane, değil mi? Korkunç sistemleri var yayıncıların. Başka bir durum var abi. Bizim bilmediğimiz, görmediğimiz bir şeyler var belki de. Really can't wait to get into Kazakhstan properly, but we've got plenty of stuff to still get through today. So we've got all sorts of cool goodies to give away. We've got lots of news. Belki de Türkiye biraz yatırım yapmalı. MW3, want to remind everyone again that early access to the multiplayer beta kicks off tomorrow. That is for PlayStation players. Next week for Xbox and PC players. You've seen a ton of great multiplayer content today. Play that and more over the next week. We've got tons of maps, all sorts of goodies. Get involved. It's going to be an absolute blast. Don't forget to check out the Warzone ücretsiz. Jazz 4 Warzone ücretsiz. Modern Warfare geçtim. Warzone ücretsiz. At GameStop and participating international retailers on November 10th to get a GameStop exclusive collectible steelbook while supplies last. See GameStop and participating international retail web pages for promotional offer. Dostlar biz yavaş yavaş çıkalım. Okey. Yaklaşık kaç saattir? 3 saattir yayındayız. 3 saattir ayaktayım, şikayetçi değilim. Ama saat 10. Gidelim, dinlenelim. Yarın zaten yayın yapacağız tekrar. Donismus burada bir link paylaştı. Linkten beta kodu alabiliyorsunuz. Ben ön sipariş verdim. PlayStation'da beta kod açılacak. Belki biraz daha fazla oynayıp daha fazla yayın yapmak adına PlayStation'ı buraya taşıyıp burada hem dükkan hem çünkü içeride oynayamayacağım ama burada uzun yayın belki açabiliriz. Bilginiz olsun. Plan. Sadece plan yapıyorum ama yaptığımız çoğu plan uygulayamıyoruz ama sadece bir sesli düşünüyorum. Bilginiz olsun. Belki bir cumartesi, pazar böyle ama pazar evde oynarım kesinlikle eğer oynayacaksam. Ama uzun bir Modern Warfare beta testini hep birlikte yaparız. Ön sipariş veren arkadaşlar katılsın. Kaçın arkadaşlar. Kodu tekrar Donismus bir link paylaştı. Oradan bir bakın, oradan beta kodu ücretsiz alabiliyorsunuz platformu seçerek. Ben de dedim olmadı bende çünkü sunucu belki de yoğun ama bir deneyin en azından aramıza katılırsınız onun için. Anlaştık mı? Tamam bir ara dükkana uğrasam fotoğraf... Yok canım estağfurullah Bekir ne demek bebeğim? Dükkan olsa bakalım herkes gelip fotoğraf falan... Yani estağfurullah haddime değil. Haddime değil ama hala utanıyorum fotoğraf çekirken. İstediğiniz zaman uğrayabilirsiniz dostlar. Hiç problem yok. Çok hızlı hallederim işlemleri. Böyle ayaküstü 1-2 dakika hemen hallederim bilginiz olsun. Okey o zaman abi ben Rock ismim Asus Rock. Asus Rock. Hatırlıyorum seni ama isim değiştirince hatırlaması gerçekten çok zor oluyor. Bilgin olsun canımsın. Dostlar o zaman ben müsaade istiyorum. Okey mi? Yavaş yavaş kaçalım. Babayı da fazla bekletmeyeyim burada. O zaman ön sipariş verdim. Yarın Modern Warfare 3 gündüz yayını yapar mıyız? Çünkü Modern Warfare 3 saatini bilmiyorum ama bakarız zaten. Bir de pandayı gösterseler şurada tam olacak. Yani. Neyse o zaman ben müsaade istiyorum dostlar. Kaçıyorum. Şöyle çocuk ortalığı dağıtma. Tamam. O zaman ben müsaade istiyorum dostlar. Anlaştık mı? 3,5 saat yayın. Allah bereket versin. Like'ımız kaç? 500'e geçmiş. Yeterdi artık. Modern Warfare ön siparişimizi verdik. PlayStation 4 Slim'imizi de aldık. Allah bereket versin. O zaman yarın tekrar eğer Modern Warfare akşamsa
Gündüz kısa bir yayın yaparız. Sonra akşam oyunumuza döneriz. Anlaştık mı? Modern Warfare'dan devam edeceğiz. O zaman ben müsaade istiyorum dostlar. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 1, 0. Hayırlı akşamlar, sevgiler, saygılar. Allah'a emanet. Kendinize çok 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 dikkat edin. Geleceğim belli zaten. Geleceği belli canım. Geleceği belli. Yürüyüşünü anlıyorum ben zaten. Kendinize dikkat edin dostlar. Yarın akşam saat 8'de PlayStation Beta'sı açılacak. Akşam 8'de evden mi yapsak acaba ya? Belki evden daha tatlı olur. Şimdi dükkanda o kadar saat yerine erken çıkıp, bir saat erken çıkıp eve gitmek daha mantıklı geliyor bana. Dur bakalım, onu düşünelim. Anlaştık. O zaman dostlar kendinize iyi bakın. Hayırlı akşamlar, sevgiler, saygılar. Allah'a emanet. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bu arada lansman devam ediyor. Bilginiz olsun. Anlaştık mı? Ben sadece çıkıyorum. Görüşürüz. Kaçtım dostlar. Hadi görüşürüz. Geç şöyle.